değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Güreşin kalbi Koza TV'den herkese mutlu günler. Baş altı boyu birinci tur musabakası. Kocaeli Sahanın Kartepe Hergelici İbrahimler Meydanı. Pehlivan almıyor. Bu alanda başta Kartepe Belediye Başkanımız Şu anda başaltı boyu pehlivanları dizildiler Sayın Mustafa ve Kocaeli salamatlanacaklar. Birazdan da baş pehlivanlar paçalarını bağlayarak baş altı boyu bir dönem Osmanlı birinci İmparatorluğu'nun kudretli baş pehlivanı Hergelici İbrahim adına İllallah tertip edilen hak bir güreşlerde torbalı güreş tutacaklar. baş altı boyunun birinci turuna hep birlikte Yaklaşık bir aydır sizlerden ayrıldık değerli güreş severler. Değerli güreş severler iner meydanımıza. Bu doğrultuda esas yenileme işlemleri nihayete erdi. Mustafa Aslan'la beraber Başkanı Sayın Ebu Bekir ile değerli büyüğümüz Sayın Gökhan Arıç çok değerli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'a, Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer'e, Koza TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz'a göstermiş oldukları üstün çabadan dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. An itibariyle Ekin Türk TV ortak canlı yayın ayında ve saat 15.00'da da Lider Haber TV'de ortak canlı yayın ayında birlikte olacağız. Koza TV, Lider Haber TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ayıyla güreşin kalbi atmaya başlayacak değerli güreş severler. Hafta içerisinde Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Sayın Ali Yıldırım Sezer, tarihi Edirne Kırkpınar'da Büyükorta'da final yapan iki önemli ismi karşılama töreninde bulundu ve biz de oradaydık. Ve şimdi değerli Rütbe Fatih Bedir'e rica ediyorum o görüntülerle başlayalım. Daha sonra baş pehlivanların kura çekimle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Son çare yapılmıştır. Yağlı güreşte 662. tarih Edirne Kırkpınar'da Büyükorta'da final yapan Kocaelili iki yiğidi, Gölcüklü iki yiğidi şu anda makamında ağırlıyor. İşte Ataspor'umuz güreşe vermiş olduğu değerle tüm Türkiye'nin gönlünü kazanan Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Yunus Emre Akman'ı öncelikle çiçekle başarısını ve ödüllerini de takdim edecek. Tarih Edirne Kırkpınar'da göğsümüzü kapartan gençlerimiz Hüseyin Soğukoğlu da Sayın Ali Yıldırım Sezer ödüllerini takdim ediyorlar. Evet, şu anda işte Kocaeli Gölcük'ün gururları bir aradalar. Sayın Ali Yıldırım Sezer hepsini kabul etti makamında. Değerli güreş severler, Koza TV ekranlarında izliyorsunuz. Gerçekten Gölcük'e büyük bir gurur yaşattınız. Ben öncelikle Gölcük'te güreşin banisi olan Rüstem Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Benim başta ona güreşin sevdirilmesi ve teknik heyetin de aslında şu an görev yapan teknik heyetin de yetiştirilmesinde çok büyük emekleri var. Ondan sonra bizim çok kıymetli bir teknik heyetimiz var. Yusuf Hocam, ondan sonra yine Yusuf Pehlivan'ın uzakta kaldı. Rıfat Pehlivan'ın, ondan sonra Osman Özgün, Kırkpınar'da uzun yıllar o çimlerde ter döken Osman Hocam. Kuvvetli bir teknik kadromuz var. Bu kadro netice itibariyle baktığımız zaman bugün bize gerçekten büyük bir mutluluk yaşattı. Yunus Emre Akman'la Hüseyin Soğukoğlu bundan sonra inşallah baş altında güreşecekler. Bu Gölcük açısından büyük bir gurur. Ben Allah'ın izniyle baş altında da fazla durmayacaklarını, Allah nasip ederse baş pehlivan olacaklarını düşünüyorum. Baş pehlivanlarımız zaten daha önceden vardı. Gölcüklü Osman Özgün baş pehlivanımız, yine Yıldıra yakın. Hüseyin Soğukoğlu ile Yunus Emre Akman'ın da inşallah baş pehlivan olmasıyla daha güzel bir ekip takım İnşallah Gölcük açısından oluşacak. Enes Özbek, Enes de büyük bir başarı gösterdi. Küçük orta büyük boya yükseldi. O da gelecek vaat eden inşallah ileride büyük işler başaracak olan bir yağlı güreşçimiz. Ben hem başta
pehlivanlarımıza, yağlı güreşçilerimize, sonra teknik heyetimize, güreş severlerimiz olmasa bu iş olmaz. Yani tarihi Kırkpınar güreşlerine ve diğer güreşlere Gölcük'ten çok sayıda güreş sever katılıyor. Güreşleri izliyorlar. Özellikle bu güreşçilerimizi de motive ediyor. Onlara da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Teknik kadromuz gerçekten çok büyük bir iş çıkardı, başarı sağladı. Onlara teşekkür ediyorum. Sevgili genç kardeşlerim, sizlere de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Gölcük'ün gururu oldunuz. Şimdi bu diğer spor dallarında da başarılar sağlanıyor. Bunlar da çok önemli. Ama yağlı güreş, ata güreşimiz. Dolayısıyla bu bizim bir yerde geleneksel sporların ve bir geleneğimizin de yaşatılması anlamına geliyor. Bu itibarla da çok önemli. Özellikle bazı vilayetler bu konuda temayüz etmiş durumda. Özellikle son yıllarda. Ön kayıt yaptırmayan başpehlivanlarımız Serkan Sertürk, Mustafa Taş, İbrahim Çorman. Lütfen cephane hakemine gelip ön kayıtlarınızı yaptırınız. Evet, başpehlivanlarımız, ön kayıtlarını yaptırmayan başpehlivanlarımız. Serkan Sertürk. Lütfen cephane hakemine gelip ön kaydınızı yaptırınız. Başpehlivan Serkan Sertürk. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, ayak boyu güreşlerinde 3. tur. 3. turda bir çift pehlivan güreş yapıyor, diğerleri tur atlıyor. Bilgilerinize arz olur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet saygıdeğer misafirler, küçük orta büyük boyda 2. tur. 2. turda bir çift pehlivan güreş yapıyor, diğerleri tur atlıyor. Bilgilerinize arz olun. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler. Kocaeli Kartepe Ergelici İbrahim Er Meydanı'nda başaltı boyu pehlivanları kapışıyorlar. Ve birazdan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Yusufcan Zeybek başta olmak üzere Orhan Okulu burada, İsmail Balaban burada, Ali Gürbüz burada, Cengizhan Şimşek burada değerli güreş severler. Ve birbirinden önemli
Tarih Edirne Kırkpınar'da altın kemer kuşanmış baş pehlivanlarımız burada kol balayıp güreş tutacaklar değerli güreş severler. Tekrar ediyorum, yaklaşık bir aydır sizden ayrıydık. Değerli güreş severler, lisans yenileme prosedürlerimiz nihayet tamamlandı. Ve bizlere bu konuda çok büyük destekleri olan Rütük Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'e Atasporumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Koza TV adına tabii ki de. Ve yine Antalya Milletvekilimiz Sayın Orhan Sümer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın ve Koza TV YouTube Grubu Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz'ın büyük çaba ve gayretleriyle siz çok değerli güreş severlerimize tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güreşin kalbi atmaya devam ediyor an itibariyle. Girişte de söylemiş olduğum gibi Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla birlikteyiz. Saat 15.00'da da Lider Haber TV ile de ortak canlı yayın ağıyla bugünkü Kocaeli Kartepe Ergelici İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerinde ortak canlı yayın ağıyla tüm dünyaya güreşlerimizi anlatıp aktaracağız değerli güreş severler. Ancak evet değerli gönül severler, saygıdeğer misafirlerimiz, küçük orta, küçük boy, ikinci tur musabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara ikinci turda hep birlikte diyelim maşallah, Allah darma versin. Avcılar. Baş pehlivanlar, koçiler, birinci tur kurallarınızı çekmek üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Gençlik Büyük Boy pehlivanları salınmak üzere 3. tur, evet, salınmak üzere meydanda yerlerinizi alınız.
Evet değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler. Baş pehlivanlar ilk tur kuralları için anons edildi ve alt boylarda da baş altında da mücadele devam ederken bir canlı yayın konuğum var. Bilal Öz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda ve Atasporumuz Güreş neredeyse mutlaka gelip izliyor. Notlarını alıyor. Atasporumuzun değer ve saygınlığı arttırma noktasında da omuz veriyor. Öncelikle hoş geldin değerli büyüğüm. Hoş bulduk Recep Bey, teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda hakikaten çok büyük iş yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yağlı girişimizi sadece Türkiye değil, dünyanın tanıtımında da çok ciddi hakikaten vazife icra ediyorsunuz. Ben bu gayretleriniz için sizlere ait etmek istiyorum. Şimdi bunu duymak bizim için hakikaten bir gurur, bir onur. Çünkü 8 yıldır ben burada güreşler anlatırken çok zor şartlarda da güreşler anlatırdık ama bu yıl her şey çok farklı. Olmaz denilenler olmaya başladı. Hayal denilenler birer birer gerçek olmaya başladı. Ben 36 yıl bu camiada olan bir eski pehlivan ve birey olarak şunun altını çizmek isterim ki Sayın İbrahim Türk İş Başkanımızın gelmesiyle birçok şey çok farklı yönde evrilmeye başladı, olumlu yönde. Dolayısıyla bize bakış olan açıları çok daha değişmeye başladı. Güreş yapan çok değerli organizasyonlar arkadaşlarımız bizlere özellikle canlı yayın kabinlerinde kolaylık, kameraman açıları için kolaylık sağlıyorlar. Bu Sayın Federasyon Başkanımızın bize göstermiş olduğu aslında ehemmiyetin yansıması. Dolayısıyla İbrahim Türk İş Başkanımıza ben yayın kurulu üyesi olarak yayın kurulu başkanımız Sayın Üstü Kaptan adına da tüm güreş camiası adına gönülden şükranlarımı sunmak isterim Sayın Bilal Öz. Eyvallah. Şimdi Sayın Başkan'la benim çok uzun bir yolculuğum var. Çocukluğumuzdan beri birbirimizi tanıyan. Üniversitede birlikte olmuş, aynı yurtta kalmış, aynı odayı paylaşmış biri olarak uzun yıllar sonra tekrar birlikte olduk. Kendisi sonuç odaklı, kurumsal bir yapı içerisinden gelmiş, kalite odaklı, başarı odaklı birisi. Dolayısıyla aldığı görevi en ince noktasına kadar, en ayrıntısına kadar mükemmel olsun fikriyle hareket eden birisi. Dolayısıyla biz göreve geldiğimizde yağlı güreşte hakikaten kurumsal bir anlayış yoktu. Sadece Güreş Federasyonu'nda bir yandan olarak görüyordu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kurulmasıyla birlikte yağlı güreş olsun, kara gücek güreşi olsun, şalvar güreşi olsun, kuşak güreşi olsun, ava güreşi olsun bir kimlik altına bürünmeye çalıştı. Yağlı güreşinde kurumsal bir anlayışı hakikaten aksi takdirde sürdürülebilir bir imkansızdı. Uzun yıllar bizim kültürümüzde olan, geleneğimizde olan bir sporumuz ön plana çıkartılması gerekiyordu. Sayın Başkan da bunun için gayret sarf ediyor. Bu yıl özellikle ilk müsabakalarının ilk sisteminin devreye alınmasıyla güreşlerdeki kalite düzeyi geçmiş yıllara göre hakikaten ciddi manada bunu gözlemliyoruz. Seyircilerimizden, gerek bu işin duayenlerinden, gerek sizlerden uzun yıllar içerisinde yer almış, gerek pehlivanlarımızdan, gerek hocalarımızdan bu geri dönüşleri alıyoruz. Bu da bize hakikaten bir güç veriyor, yaptığımız iş oluyor. Bizim yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da daha güzel günler inşallah, daha iyi şeyler yakalayacağımıza da inanıyoruz. Hemen Kırkpınar'a gelmek istiyorum. İlk kez ev sahipliği yapıldı. Türkiye Gençlik Güreşler Federasyonu çatısı altında. Neredeyse sıfır hatasız bir Kırkpınar'ı geride bıraktık. Büyük mücadelelere sahne aldı. Yönetim kurulu üyesi olarak Kırkpınar'ı bir değerlendirmenizi istesem. Şimdi ben geçmiş yıllarda Kırkpınar'a gelmedim ama televizyondan izlediğim kadarıyla. Hocam! Geçen yıl ilk defa Kırkpınar'a geldim. Büyük orta pehlivanlarının bağlama saati gelmiştir. Mukayesede Büyük orta pehlivanlarının bağlama saati gelmiştir. farklılık söz konusuydu. Bu yıl özellikle güreşlerde saha standartları, sahaya giriş çıkış, sahada kimlerin olacağı, nasıl yer alacağı, nasıl yerleşeceği yönünde
Başkanın hakikaten talimatları var, bu konuda da taviz vermiyor ve bu şeyi de farkında, bütün seyirci olsun, sizler olsun, bütün camia farkında. Kırkpınar'da da bu yıl özellikle bunu gördük hakikaten. Yönetim anlamında, hakemlerimizin yönetimi anlamında, kulenin yönetimi anlamında hakikaten bir sıkıntı olmadan, bir problem yaşamadan güzel bir Kırkpınar atlattık. İnşallah bundan sonra daha organize bir şekilde hataları da daha minimize edecek şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Evet, Tarihi Edirne Kırkpınar'da muazzam organizasyona ev sahipliği yapıldı. Edirne Belediye Başkanımıza da buradan bir teşekkürü, bir borç biliyoruz. Sizin de eklemek istediğiniz var mı yönetim kurulu üyesi olarak? Şimdi şöyle oldu, geçmişte bugüne kadar Kırkpınar'ın organizasyonuyla ilgili Güreş Federasyonu çok müdahale olmadığı yönünde bilgimiz oldu. Bu yıl Sayın Başkan en az 3 defa organizasyon toplantılarına katıldı ve yapılması gerekenleri ciddi şekilde ortaya koydu. Bunun sonuçlarını da zaten müsabakalarda gördük. Sizler de gördünüz. Son olarak efendim alınan kurallar çerçevesinde önümüzdeki yıl 32 başpehlivan Kırkpınar'da görüşecek. Bu yılki o sahadaki hengameyi de gördük. Seneye daha kalifikasyonlu, daha sınırlı sayıda ve elit başpehlivanların katılacağı bir organizasyonun tadını herhalde güreş severlerimiz almıştır. Bunun baş mimarlarının, üst akıllarından biri de hiç kuşkusuz Sayın İbrahim Türkiş. Bu anlamdaki güreş severlerimizin dönüşleri nasıl oldu size efendim? Şimdi muhakkak gelecek sene canlı olarak daha güzel şahit olacaklardır. Şunu söyleyeyim, ilk güreşlerindeki müsabaka kalitesini zaten herkes gösterdi. Dolayısıyla Kırkpınar bir olimpiyat. Şimdi olimpiyatların gözlemlediğinizde seçme sporcular oralarda mücadele ediyorlar. Kırkpınar'da yağlı güreşin olimpiyatı. Yani Kırkpınar'da da seçme insanlar, sporcular. Şöyle bir tartışma söz konusu. Ya yağlı güreş geleneksel olduğu için bu ruha biraz aykırı gibi bu kalifikasyonlar. Ama oysa ki küçük nüanslardaki o talimatlanma ve değişiklikler çok da dokusunu bozmadan bu büyük bir ivme kazandırılabilir. Dolayısıyla bu hengamenin dışında elit başpehlivanların katılır oluyor olması Kırkpınar'da ayrıca bir değer ortaya katacak çarpışma nezdinde. Ben böyle düşünenlerdenim. Uzun yıllar güreşmiş bir eski pehlivan olarak. Şimdi şöyle Recep Bey, bu sene 2500'e yakın bir pehlivan katıldı biliyorsunuz. Her sene giderek sayı artıyor ve bunun yapılabilirliği, sürdürülebilirliği imkansız hale geliyor. Zaman skalasında. Zaman skalasında olsun, bütçe skalasında olsun. Şimdi bir de alan skalasında da düşünmek lazım. Yani Kırkpınar'ın alanı o kadar pehlivanı bu zaman zarfında Kaldıramıyor. Sahanın genişletilmesiyle ilgili bir takım Yenilenmesiyle ya da var, evet. sıkıntılar Çünkü var. orası Özellikle Anıtlar sit Kurumu'nda bölgesi. Evet. sit alanı olduğu için çok fazla müdahil de olunamıyor. Dolayısıyla orada kaliteyi arttıracak bir takım önlemlerin alınması gerekiyordu. Buna yönelik yapılan çalışmalardı bunlar. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Ben Bilal Öz. teşekkür ederim. Ben bu arada Furkan Öz'e de bir selam yollamak isterim Kendisi mahdumuna. tatildeydi, bugün dönüş yapıyor, iletirim. Çünkü o gençlerimizin geleneksel ruhu hissetmeleri, burada olmaları. Ben şu cümleyi çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız söylemiş olduğu, nasıl ki bir ağacı köklerinden keserseniz ayakta kalamazsa, bir gençliği ve bir nesli de geleneklerinden kopartırsanız ayakta kalamaz. Eyvallah. Gençlerimizi bu sahalara çekmek durumundayız. Dolayısıyla Furkan Öz'ü de sahalarda görmek bizi mutlu ediyor. Değerli mahdumumuzu ve gençlerimizin de, çocuklarımızın da, annelerin de, kadınların da bu er meydanda bu ruhu yakalamaları noktasında olmalarını arzu ediyoruz. Seka Park'ta sizinle tanışınca, böyle röportaj yapınca hakikaten ilgisi daha çok arttı. İnşallah Bursa güreşlerinde sizinle tekrar birlikte olacak. İnşallah. Bu arada Sayın Başkanımız İbrahim Türkiş geçen yıl Tarihi Edirne Kırkpınar'a balayına gelen bir çiftimizi bu yıl kaç güreşlerinde biz zeyne aldık, meyveleri vardı, kucaklarında evlatları vardı. Evet. Ve onları ilk kez bir federasyon başkanı bu aileyi, siz madem balayında Kırkpınar'a gelecek kadar Kırkpınar'ı seviyorsanız ben sizi burada ağırlamaktan onur duyarım dedi ve onları ailece Kırkpınar'a davet etti. Bu bir ilk. Sayın Başkanımız özelinde bu insani
ve vicdani değerler doğrultusunda yapmış olduğu örnek davranışı son olarak nasıl tanımlarsın? Bu şekilde veda edelim. Ben kendisine hassasiyetini biliyorum. Bu konulara hakikaten çok önem veren birisi. Bunun yayılarak atacağına da inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Bilal. Değerli güreş severler, canlı yayın konumuz Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Özdü samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Bilal abiye ver. Bilal. Bu arada İsmail Helvacıoğlu iyi yayınlar diliyor. Özlemişiz diyor. Selamlar, saygılar değerli güreş sevdalıma, güreş aşığıma İsmail Helvacıoğlu'na. Mehmet Başçı iyi yayınlar diliyor. Ramazan Seren Balıkesir'den iyi yayınlar diliyor. Değerli dostuma selamlar yolluyorum. Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya portalı. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı ve Yağlı Güreş Pehlivanlar sosyal medya portalı şu anda Koza TV ve 2 Türk TV ortak canlı yayın ağının ekranlara getirmiş olduğu Kocaeli Kartepe Hergelici İbrahim Yağlı Pehlivan güreşlerini canlı olarak sizlere sunuyorlar. Hüsamettin Özkan değerli büyüğüm Kocaeli Körfez'den iyi yayınlar diliyor. Tam 40 yıl önce Atasporumuz güreşi Körfez'in eski ilçelerinden Hereke'de, Tütün Çiftlik'te güreşler tertip ederlerdi. Yani yarım asırdan beri güreşimizin içerisinde. Yapma yolunda projeleri Evet şu anda kura çekimi için hazırlıklar başladı. büyüyen, değişen Kartepe'mizin değişmeyen belediye başkanı. Atasporu sevdalısı, Atasporu gönüllüsü. Bugün meydanımızda Abi, işte gördüğünüz Kura çekimi masasını ekranlara getirelim Fatih abi. İkiye bölerek. bugün Allah'ın izniyle az sonra burada bol sağlıklı olan güreşlerimizin tertip komitesi başkanı, değerli başkanım Sayın Mustafa Kocaman'ı başpehlivanlık kurallarına nezaret etmek üzere meydanına davetlerimi arz ederim. Yine AK Parti ilçe başkanımız Sayın Bu arada Fatih Tatü değerli hocam iyi yayınlar diliyor. Mehmet Tutal Seydişehir Belediye Başkanı Kırşanan Haftası muazzam bir organizasyona imza atmıştı. Başkan Yardımcılarımız Sayın Değerli güreş severler, Orhan Akgüz Bey'i, Murat Balaban Bey'i, Omay Organizasyon ve Zembil Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tatü hocam Sayın Faruk Sarman, ve yine Gaziantep Şahin Bey Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerini Türkiye koordine etmişti. Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Alparslan Aslan Bey, Kendisine Atasporumuz adına Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz selamlar, saygılar yolluyoruz. Mehmet Ahmazoğlu, Gaziantep Şahin Bey Belediyesi Başkanı, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşi 23. etapına ev sahipliği yapmıştı. Halil Ejderoğlu Bey, Yine önümüzdeki hafta Ordu Aybastı Er Meydanı'nda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etapında baş pehlivanlarımız kıran kırana kapışmaya tutuşacaklar. her meydanda davetlerimi arz ederim. Evet, Tarihi Kırkpınar 2023 yılı Başbakan birincisi Yusuf Can Zeybek kurasını çekmeye Evet, kura çekimine 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek davet edildi. Değerli güreş severler, ilk kurayı Yusuf Can Zeybek çekecek. Sayın Murat Soyer Bey'i her meydanda davetlerimi arz ederim. Önce burası değil. Önce halk sonra burası. Evet, Tarihi Kırkpınar 2023 Başbakan birincisi Yusuf Can Zeybek alkışlarınızla kuralları
kuralını çekmeye geliyor. Abdülbaki Yüksel Pehlivan. Tarih Kırkpınar Tebrikleri geliyoruz. 2023 yıllık baş pehlivanlık finalisti İsmail Balaban kurasını çekmeye geliyor. ...35 numara Yusuf Can Zeybek. İsmail Balaban Antalya geliyor kurasını çekmeye. Ardından Hüseyin Gümüşoğlan geliyor Kocaeli Karamürsel. Üç numara İsmail Balaban. Hüseyin Fatih abi Gümüşoğlan monitör geliyor, kapandı, açamıyoruz arkadaşlar Kocaeli birlikte. Karamürsel. Ardından Orhan Okulu geliyor Antalya. 19 numara Hüseyin Gümüşoğlan. Ardından Kürşat Şevki Korkmaz geliyor Antalya. Numara Orhan Okulu. Kürşat Şevki Korkmaz kurasını çekmeye geliyor. Sana haber. Ardından Cengizhan Şimşek geliyor Antalya. Cengizhan Şimşek'in ardından Mustafa Batu Antalya geliyor. Kürşat Şevki Korkmaz 25 numara. Bu arada eski Kocaeli Spor Kaptanı, bir eski milli futbolcumuz Murat Doğansoy iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Bana baksana hala, bana da baksana. 9 numara Cengizhan Şimşek. Mustafa Batu Pehlivan kurası. Kolay gelsin. Kürşat Şevki Korkmaz, değerli kadim dostum. Mustafa Taş geliyor. Atınç Korkmaz'ın mahtumu bu yıl çok büyük başarıya imza attı. Çeyrek finale kadar güreşti. Geldi bize iyi yayınlar diledi Kürşat Şevki Korkmaz. Mustafa Taş geliyor Sinop. Mustafa Batu 15 numara. Mustafa Taş Pehlivan'ın kurası 33 numara. Balıkesir Gönen'den Demirci Ümit Akın iyi yayınlar diliyor. Yıldıray Akın. Teşekkür ediyorum değerli büyüklerime. İbrahim Palas Gönen'de çok güzel organizasyona imza attı. Kırkpınar öncesi. Turgut Pehlivan'ın kurası 7 numara Semih Turgut. Nedim Gürel çekiyor. Yıldıray Akın geliyor ardından. Nedim Gürel. ...29 numara Nedim Gürel. Yıldıray Akın geliyor. Ardından Ertuğrul Dağdeviren geliyor. Balıkesir Susurluk. Ardından Faruk Akkoyun geliyor Kocaeli. 21 numara Yıldıray Akın. Ertuğrul Dağdeviren Pehlivan'ın kurası. Sandalye alalım. 27 numara Ertuğrul Dağdeviren. Faruk Akkoyun geliyor Kocaeli. Numara Faruk Akkoyun. Menderes Saltık da birazdan kurasını çekecek. Antalya. Ardından Recep Çakır geliyor Antalya. Ardından Kocaeli'den Mustafa Arslan geliyor. Şali Kurt,
24 numara Şahali Kurt. Recep Çakır kurasını çekiyor. Recep Çakır. 23 numara Kocaeli'den Mustafa Arslan geliyor. Ali Bakın geliyor Karamürsel'den. Mustafa Arslan 16 numara. Erkan Ertan geliyor Karamürsel. Ali Bakın'ın kurası 30 numara Erkan Ertan kurasını çekiyor. 19 Temmuz Salih Doruk Çarşamba geliyor, günü Antalya. değerli güreş severler, Erkan Ertan, 14 Samsun. numara. Kaan Kaya geliyor Karamürsel. Salih Doruk 12 numara. Menderes Saltık geliyor Manisa. 4. Yöresel Ürünleri Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Samsun Alatan Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından tertip edilen güreşlerde olacağız değerli güreş severler. 1 numara Gökhan Arıcı kurası Yusuf çekiyor. Cazeybek, Orhan Ahmet Okumlu, geliyor, Fatih Atlı, Hendek. İsmail Koç, Özkan Yılmaz, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Mustafa Kali, İsmail Balaban, Mehmet Eşileşi, Recep Kara olmak üzere birçok baş pehlivan kol bağlayıp güreş tutacak değerli güreş severler. 8 numara Ali Güngörek'in geliyor Karamürsel. 19 Temmuz Çarşamba günü Süleyman Aykırı 39 numara. Alaşam Ziraat Odası Samsun'da. 20 numara Güngörek'in. Okan Acar geliyor Antalya. Çiçeği burunda başpehlivan Enes Doğan geliyor Antalya. Okan Acar 4 numara. Hasan Cengiz geliyor Antalya Korkuteli. Enes Doğan 13 numara. Mustafa Doğan Özkaya geliyor Çorum. Hasan Cengiz 36 numara. Mustafa Kemal Karaboğa geliyor Antalya. Mustafa Doğan Özkaya 11 numara. Turan Balaban geliyor Antalya. Mustafa Kemal Karaboğa 2 numara. Ali İhsan Batmaz geliyor Antalya. Turan Balaban 32 numara Ali İhsan Batmaz kurası çekiyor. Serdar Yıldırım geliyor Sakarya. Ali İhsan Batmaz 22 numara. Ramazan Bircan geliyor Antalya. Serdar Yıldırım 38 numara. Osman Özgün geliyor Kocaeli Gölcük. Ramazan Bircan 28 numara. Evet, kura çekimi Osman Özgün devam kurası ediyor. çekiyor. Buraları çekmeyen başlayalım. Böyle gelsin. Osman Özgün 34. Serkan Söktürk geliyor Antalya. Evet, Buraları çekmeyen başlayalım. değerli güreş İbrahim severler. Çoraman geliyor Antalya. şu anda Serkan canlı yayın Söktürk. kurası başladı. Canlı yayın konuğum var. Kura çekimi de ekranlara getirebiliriz. Enes Doğan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın abicim, çok teşekkür ederim. Kırkpınar'da zirvedeydin ve artık baş pehlivansın. Ne hissediyorsun? Vallahi abi çok değişik bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yani Allah emeklerimize karşılığını verdi. Baş pehlivanlığa çıktık. Hayallerimizin, dualarımızın olduğu yere çıktık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Evet, Kırkpınar'da yarı finalde Sayın İbrahim Türkiş'i gittiniz. Orada dediniz ki biz dördümüz başa çıkmak istiyoruz. Böyle bir talep buldu ve hemen karşılık buldu. Oradaki o samimiyeti anlatır mısın? Öncelikle İbrahim Türküş Başkanıma çok teşekkür ederim ilk dördü aldığı için. Çünkü şimdi orada iki gündür emek veriyoruz. Arkadaşlarımız olsun, Yunus Emre Yaman, Bekir Eryücel, Osman Kan olsun. Hepimiz de yani güreş saatlerimiz yani çok uzun sürdü. Hepimiz de hak ettik. Allah razı olsun, İbrahim Türküş Başkanımız da bize ilk dördü kabul etti. Çok teşekkür ederim orada. Yani çok sevindik ya. Peki, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Şu anda ilk fotoğrafını çektirebilirsin baş pehlivanlarla. Hayırlı olsun, başarılar. Evet değerli güreş severler. Enes Doğan baş pehlivan olarak artık kol balığı güreş tutacak. Protokolümüze teşekkür ediyoruz. Yerlerine uğurluyoruz. Sadece başkanım siz kalıyorsunuz. Baş pehlivanlar bozmuyoruz. Baş pehlivanları bozmuyoruz. Evet, sadece başkanımız kalıyor. Başkanım yine aynı şekilde oturuyoruz.
Topçu ile, Cengizhan Şimşek, Serkan Sertürk ile, Mustafa Doğan Özkaya, Salih Doru ile, Enes Doğan Erkan Ertan ile, Mustafa Batu, Mustafa Arslan ile, Orhan Okulu İsmail Erkal ile, Hüseyin Gümüşalan, Ali Güngör Ekin ile, Yıldıray 39 baş pehlivan var değerli güreş severler. 39 baş pehlivan. Kürşat Şevki Korkmaz, Gökhan Arıcı ile, Ertuğrul Dağdeviren, Ramazan Bircan ile, Nedim Günel, Arif Akın ile, Kaan Kaya, Turan Balaban ile, Mustafa Taş, Osman Özgül ile, Yusuf Can Zeybek, Hasan Cengiz ile, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım ile şeklindedir. Evet. Süleyman Evet, birazdan bayrak töreni olacak. Bugün önemli bir gündeyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeyiz. Rengini şehit kanına Şimdi sözü cazgırlarımıza bırakalım ve bu görsel şölenin tadına varalım. İnmeyeceksin. Senin gölgende doğduk, senin gölgende öleceğiz. Senin destanını okuduk, senin destanını yazacağız. Seni yere indirenlerin oyununu bozacağız. Ezan sesi dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek. Dünya bunu böyle bilecek. Evet, video serisi devam ediyor. 15 Temmuz'un anısına şimdi kısa bir video seremonimiz vardır. Ondan sonra bayrak şovumuz başlayacaktır. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o asırlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka alıyor yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç. Abi alsana abi. Kadar. Yok, ekranda yok. Şu anda LED ekranı görüntüye alabiliriz değerli yönetmenim. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız için. Bayrağa bak, bu bayrağı kan bulaştırdılar, bu bayrağı bak. Her bir karışıma şehitler verdiğimiz kutsal vatanımız için. Bu vatan için, Allah için bizim mücadelemiz var. Her bir ferdi dünyaya bedel milletimiz için. Hep birlikte bir destan yazdık. Ölümdeki millet için şehadete koştu. Top, tüfek ne ki vatan aşkına tek yürek oldu. Göğsü iman dolu kahramanlarımızla hainlere geceyi dar ettik. O gece her birimiz birer kahramandık. O gece bir destan yazdık. Bu destan asla unutulmaz. Bu millet hainlere asla göz yummaz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanınızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyundurup kuramayacaksınız. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإيمان. الحمد لله الإسلام. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım, cümlemize iman selameti, Kur'an-ı Kerim hidayeti nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa Peygamber'e, yeryüzünü şereflendiğimiz bütün kutlu nebilere salat ve selam ediyoruz, sen ulaştır ya Rabbi. Mustafa abi. Ya Rabbel Alem.
Alemin 7. seneyi devriyesi olan hain darbe gecesinin yıl dönümünü bu gece idrak edeceğiz. Dolayısıyla senin yardımınla, senin bizlere bahşettiğin kolaylıklarla zalimlere, hainlere fırsat vermedik. Kıyamete kadar bu hainlere, bu zalimlere sen fırsat verme ya Rabbi. O gecede hayatlarını kaybeden kardeşlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. O gecede efendim yaralanan ve gazi ünvanına ulaşan kardeşlerimize de acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ezan-ı Muhammed okunduğu zaman huzur bulduğumuz bu topraklara fitne tohumu ekmek isteyenlere, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere, zalimlere, hainlere sen fırsat verme ya Rabbi. Dua edin, kabul edeyim dediğin müjdene sığındık, kapına geldik. Rahmetinden, mağfiretinden payımızı almak istiyoruz. Lütfen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimiz için 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyeti için El Fatiha, Tema'as salavat. Cenab-ı Allah ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Değerli hocamıza da teşekkür ediyoruz. Alalım müzikte. Ölümü öldürmüş milletiz biz. Mazlumu güldürmüş milletiz biz. Çanakkale'de, İnönü'de, Dumlupınar'da 15 Temmuz'da olduğu gibi tüm dünyaya kafa tutan Müslüman, münevver, Türkoğlu, Türk'üz biz. Türklere Anadolu'nun kapısını açan, ordusuyla beraber önünde savaşan, dağlara, taşlara, destanlar katıyan, halkımızın sorunu, Türkoğlu, Türk'üm. Şanlı bayrağımızı ayakta alkışlayalım. Rengini şehit kanından almış, göklerde dalgalanan ay yıldızı, al bayrağımızı ayakta alkışlıyoruz. Cenab-ı Allah bu aziz, bu necip millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bir daha 15 Temmuz gecesini yaşatmasın. Minarelerde mezarımız, göklerden şanlı bayrağımız inmesin. Bir çağ açıp bir çağ kapatan, gemileri karadan yürütüp ezberler bozan, din İslam'a sancaktarlık yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu, Türkoğlu, Türk'üm. Düşmanlar diyor ki yaşamaz bu vatan. Hileye, oyuna, ihanete, kahpeliğe gelmez bu vatan. Yüce Türk milletinin yüreğini kabartmasınlar. Hain FETÖ'cülere, sarmış PKK'ya asla kalmaz bu vatan. 19 Mayıs 1919'da İstiklal Savaşı'nın direniş ateşini Samsun'dan yakan, İzmir'de düşmanı denize atan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Aziz kabirde yatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. Bizler anaların, koca Yusufların, Kurt Törenlerin, Kenan İçoran'ın torunlarıyız. Bizler bu sahalarda sabaha kadar güneş tutup halk sırtında şehit düşen akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu meydanlarda güneş yapan Müslüman, münevver, Türk gençliğine. Ne mutlu, ne mutlu Türk'üm diye.
sıralamasına göre sıraya geçelim. Haydi aslanlar, koç yiğitler. Abi ne haber? İyi sağ ol. Baba ne zaman gideceğiz? Baba ne zaman gideceğiz? Ne bileyim ben İbrahim Hocam. Yağlarımızı alalım, başkanlara yağlayalım. Yağ görevimizi Evet değerli güreş severler, muazzam bir yağları alın. atmosfer vardı az önce. Tüylerimiz diken diken oldu. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bu ülkenin Necip milleti bir avuç paralel örgütü yapılanmasında Evet, başkanlarım sizi bekliyorum. nasıl tokatı şamarı yedilerse, Haydi arkadaşlar. cesaret ediyorlarsa yine denesinler. 85 milyon topyekün, hani hep diyorlardı ya, Z kuşağı nasıl tokat yediler, o Z kuşağını siz damarlarındaki asil kanda ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde can vermek için adeta kalpleri hep bir topyekün atıyor. Bunu zaten herkes gördü, test etti. Her ele emperyalist ve siyonistler. Kimse bir daha tevessül etmez o tokattan sonra. Bu güreşleri bırakıp geleyim mi? Amca o beni çek bırak. Milleti bırakayım mı burada? Tamam bir bakayım dur öyle abi. Evet, baş pehlivanlarımız şu anda yağlanıyorlar. Eşleşmeleri Cazgır Sebahattin'e oradan salavatlayacak birazdan. Haydi arkadaşlar. Vakitler oluyor arkadaşlar. Değerli misafirlerimiz, yemek ikramlarımız başlamıştır. Kardeşkan değerli vatandaşlarımız, yemekleri alabilirler. Değerli başpehlivanlarımız, yağ görevimiz hemen başpehlivanlarımızı yağlayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü değerli Ercan Gençdoğan, hoş geldin hocam. Teşekkür ediyorum. Muazzam bir atmosfer var. Kocaeli sporun başkenti, hiç kuşkusuz spor kenti. Dolayısıyla bu yükü de omuzlayanlardan birisin. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'ın ve Spor Daire Başkanım Sayın Şemsettin Yıldırım'ın destekleriyle şu anki atmosferi bir değerlendirir misin? Kulüp Başkanımız Ali Yeşildağ, Genel Sekreterimiz Eren Öztürk, güreşi sevenlerin bir araya gelmesi hareket kazandı, ivme kazandı güreş. Tabii bunun yanında Kâspor'da 36 tane branş var. O branşların hepsinde de milli takıma sporcu yetiştiriyoruz. Hatta şu anda da Hamit Altın hocamızla birlikte U13 ve U11 Türkiye Şampiyonası için Ankara'dalar. Ve iyi gidiyor. Şu ana kadar 4 tane tercih yapan sporcularımız var. Bugün de burada yine Kartepe'de her meydanda buluştuk. Buranın her sene hava şartları çok iyi oluyor abi ve güzel güreşler oluyor. Şu anda hava çok sıcak. Kocaeli Büyükşehir'i temsil eden kaç baş pehlivan, başaltı ve toplamda kaç güreşimiz? 5 tane baş pehlivan. Normalde 5 tane baş pehlivanımız var. Ama biliyorsun Recep abi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tanju Gemci kardeşimiz. Ameliyat oldu ertesi gün. Ona acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da sahaya geri dönecek ve sistem daha iyi olacağına inanıyoruz. Onun dışında 4 tane baş pehlivanımız, 6 tane baş altı, 4 tane büyük orta ve küçük orta büyüğe kadar 50'ye yakın sporcumuz burada yarışacak, mücadele edecek. Allah yardımcıları olsun diyorum. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. İnşallah sonunda da burada birinci olan sporcumuz yine bizim Kâspor'un olursa daha mutlu olacağız inşallah. Büyük orta pehlivanları kurallarınızı Evet, kura çekimi de başladı. Misafirlerimiz 17. Kartepe Pehlivan güreşleri başpehlivanlık 1. turnuvalarını yapacak pehlivanlarımız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Muhittin Böcek Bey'in pehlivanı. Ve aynı zamanda bugün Kumlucalı Manisa Turgutlu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Böcek Arkadaşım. Yanımızda Kartı Belediye Sayın Aydın Sağlık Arkadaşım. Mustafa Kemal Antalya'da faaliyet gösteren Gönül İşaretleri sahibi Sayın Ali Amaya'dan birleşiyor. Yine bu noktada arkadaşlar muhtarımız Sayın İsmail Eken'den birleşiyor. Okan Acar, Antalya Korkuteli. 2017 yılları Tarih Kırklar başlıyor. 2023 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına birleşiyor. Yine bu konuda Antep'in Askuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı adına birleşiyor. Faruk Akkoyun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına İbrahim Çodaman Antalya Eyvallah Sakarya Belediye Başkanımız Sayın bugün Kadın Sayılar İddianın Ahmet Kavakçı Sakarya Yolana Suç Belediye Başkanımız Sayın Kur'an Çambay Abdülkemal'li Başkanım Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Serkan Sertürk Antalya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek bugün meydanımızda Antalya'da faaliyet gösteren Ağların sahibi Çekizar Şimşek Antalya Salih Ekmek meydanına Başbakanı oyuncu final yaparak birinci oldu. Baş ve olarak güreşmeye kazandı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Ustalar'la birleşiyor. Yine burada Peygamber Davisi Kocaeli Körfez Karayakuplu Köyü Muhtarı Sayın Yusuf Korucuoğlu'na birleşiyor. Enes Doğan Antalya Eyvallah Murat kasabası. Kocaeli Koyunlusal Belediye Başkanı Sayın İsmail Yusuf Erkan Erkan Altın Kemerli Başvuruyonlar Diyarı Karan aynı zamanda bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey'e birleşiyor. Aynı zamanda Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Çeşit İnşaat, Çeşit Otomotivleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çeşit Kanadına birleşiyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Mecid Antalya Belediye Özkanlar Yağlı Güreş Spor Kulübü adına birleşiyor. Yine bugün burada Karakçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selami Karakçı'na birleşiyor. Salih Doruk Antalya Korkuteli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükak Başkanı Mustafa Aslan Kocaeli Gölcük Antalya
Kumlu, Antalya, Buradan bir ayran. Otur buradayız. Adam gelecek. Hoş geldin. Koyduk el koyduk. El koyduk. Ali Yıldırım Sezer Bey adına meşhur. Yine bugün burada pehlivanlardan abisi, değerli iş adamı Gölcüklü, Asr-ı İslami değeri Sayın Emre Ömer adına meşhur. Yıldırım Yakın, Kocaeli, Gölcük. Antalya, Döşevaldı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına meşhur. Yine bugün burada Birsoy Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı, Birsoy Enerjilerinin sahibi Peygamber Dostu Sayın Osman Birsoy adına meşhur. Ali İhsan Abbas, Kötüdürü Bozova. Antalya, Mehmet Osman Yağlı Kulesi Fotoğrafı adına meşhur. Yine bugün burada Kocaeli, Antepe, AK Parti Başkanımız Sayın Sadık Yılmaz adına meşhur. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya, Seni. Maşukiye Mahalle Muhtarımız Sayın Hakim Ömer adına meşhur. Gökhan Arıcı Kararüzel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına meşhur. Bugün burada Sarıdayılar Gıda Yönetim Kurulu Başkanlarından meşhur. Ertuğrul Dağdevren, Balıkesir. Kocaeli, Körfez, Karayakumlu Köyü Muhtarımız Konuşma adına meşhur. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Sayın Gökhan Yavaş Kocaeli Gölcük. Manevi abim dediği Sayın Karayakumlu Köyü Muhtarı Yusuf Konuşuğlu adına meşhur. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın yine Antalya Serikyalı Pehlivan Güneşleri Güneş Ahmet değerli abimiz Belediyenin Otomatik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına meşhur. Tarih-i Kulat Sanayisi'de tüm vakitlerini altın kemer boyuna taktı. Yusuf Can Zeyrek, Antalya Tureller. Ankara Büyükşehir Belediyesi spor kulübü yaşıyor. Bugün her meydanımızda Gölcük, Habib
iş adamı. Emre Dönmez adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Osman Özgür, Kocaeli Gölcük Halıdere. Tayyip Kırkpınar 2022 yılı baş pehlivanlık birincisi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mümkün Böceğin pehlivanı. Bugün meydanımızda kuyumculuklar adına güreş yapıyor. Mustafa Taş Silo. Kardemir Dernek Başkanı Hüseyin Türkan adına güreşiyor. Kaan Kaya, Karaözel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Aynı zamanda Kartepe'li Az Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı adına güreşiyor. Turan Araban, Antalya Helmalı Alçay. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek pehlivanı. Şah Ali Kurt, Antalya. Dağlı Ramazan Çakır adına güreşiyor. Aynı zamanda bugün burada çok değerli kardeş çabuklarımız Sayın İsmail Eker adına güreşiyor. Recep Çakır, Antalya Korkuteli, İmre Orköy'ü. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreşiyor. Ali Gürbüz, Antalya Korkuteli. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız aynı zamanda Sakarya Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Kurulu Başkanımız Sayın Gülen Soykan Bey'in pehlivanı. Genç iddialı baş pehlivan. Serdar Yıldırım, Sakarya Akyazı Karapüçük. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'nun pehlivanı. Bugün er meydanımızda Kartepe'de faaliyet gösteren Sayın Sarı Dayılar Gıda adına güreş yapıyor. Süleyman Aykırı, Sakarya Hendek. Çok değerli güreşçiler. Gördüğünüz gibi 39 baş pehlivanımız birinci tur kurasını çektiler. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek baş pehlivanlarımızı Kırkpınar haftasında sizleri buraya ayağınıza getirdi. İlk önce ben sizlerden baş pehlivanlarımıza bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden güreşçilerden. 39 yiğit çıktı meydane. Biri birinden merdane. Biri erre, biri cerre. Birimiz üstadımız Hazreti Hamza Kumur'a. Avrupa'da yıkıldılar. Kaptan kapana hükmetli parmaksız kocarak. Ona bile kalmadı bu meydan. Pehlivanlar sizlere de kalmaz bu meydan. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Baş pehlivanlık birinci turla. Dualarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam etsin. Başlatın pehlivanları kurallarınızı çekmek üzere çok acele cetvel hakemlere gidelim. Evet değerli güreş severler, Allah nidalarıyla baş pehlivanlarımız salavatlandılar. Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Yusufcan Zeybek, kıran kırana mücadeleler var birazdan. Değerli güreş severler yine her meydanımıza Bir Soy Elektrik, Bir Soy Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivanların abisi değerli büyüğümüz Osman Bey. Bu arada Yörük İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın iyi yayınlar pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Serikli elektrik mühendisi Seyit Yıldırım ve Ömercan Yörük Arafat Gümüş'le birlikte izliyorlarmış. Selam, saygı ve hürmetler yolluyoruz. Kırkpınar öncesi genç bir güreşçi kardeşimize kısmet hediye etti. Değerli büyüğüm Ali Aydın, Yörük İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Bir ay önce de başka bir gencimize yine kısmet yaptırmıştı. Pehlivanlarımıza
tam tabirde kullanmak istemiyorum ama çay bile, köfte ekmek bile söylemekten hicap duyanlar sadece popülaritesinden faydalanmak isteyenlere atfen duyurulur. Ali Aydın böyle bir güreş sevdalısı, böyle bir güreş aşığı. Sağ olsun bizi de kırmadılar. Kocaeli Karamürsel'de uzun yıllar basında görev yapmış değerli büyüğüm Süleyman abim iyi yayınlar diliyor. Antalya Kemer'den Tuncer abim iyi yayınlar diliyor. Gönen'den Canberk iyi yayınlar demiş. Türkiye'nin her neresindesiniz, hangi köyünde, hangi il ya da ilçesinde, Avrupa'nın hangi ülkesinde, dünyanın hangi ülkesindesiniz bizlere mesaj yollayın. Güreşler arasında yer vermeye çalışacağız. İsmail Balaban ekranlarda. Ali Gürbüz. Antalya Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı. Serdar Yıldırım'la zorlu bir eşleşme, çok zorlu. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, Yiner meydanımıza kılıç makineleri yönetimi Sarı Fırtına İsmail Balaban Kırkpınar'da finale kadar kıran kırana güreşler yaptı. Mehmet Mahalle Muhtarı Sayın Tarakçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selami Tarakçı. Okan Acar'la kapışacak, zorlu bir mücadele onu bekliyor. Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adımgüzel'le beraber her meydanında teşrif ettiler. Ve mücadeleler başladı. Sağ alt köşede Cengizhan Şimşek, Serkan Sertürk. Değerli güreş severler, sol alt köşede Serdar Yıldırım, Ali Gürbüz kapışması. Sağ üst köşede İsmail Balaban, Okan Acar. Kura çekmek üzere çok acele Ve sol üst köşede de Paşa'nın aslanı Orhan Okulu. Kuranızı çekmek üzere çok acele kulenin altında bulunan cedvel hakemliğine gelir. Kadrajdan solda kaldı Orhan Okulu sol üst köşede. Sol üst kadrajda Yusufcan Zeybek olacak değerli güreş severler. 2023 yılı Türkiye'nin baş pehlivanı. Paşa'nın aslanı Orhan Okulu da az önce kadraja girdi çıktı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal avukat göz bebeği hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamada kazanıp kaybetmek çok da önemli değil. Atasporumuzun yiğitli timsal olarak temsil edilen bizlerin için çok çok önemlidir mesajını verdi. Ve bağrına bastı Orhan Okulu'yu. Sayın Ümit Uysal avukat, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı. İnsani ve vicdani değerler bu olsa gerek. İsmail Balaban, Okan Acar mücadelesi ekranlarda.
Bu arada Muratpaşa Belediyesi'ne değerli basında emektarımız Emre iyi yayınlar diliyor. Muratpaşa'da basında ne kadar büyük işlere imza attığını bilmeyen yok. Bu kadar emek ve çaba ve gayretinden dolayı herkesin adına seni tebrik ediyorum. Suat Fitos iyi yayınlar diliyor. Değerli güreş sevdalısı, güreş Haşim Karamüsel'den. Berber Suat Fitos. Pehlivanları derece yapan pehlivanı Çırpınar'dan sonra bir yıl boyunca ücretsiz tıraş ediyor. İşte bakın güreş seven herkes sorumluluk alıyor. Lokantacı lokantada yemeğini gösteriyor. Otelci otelinde, kampçı kampında, berberi de tıraş ediyor bir yıl boyunca. Suat Fitos da onlardan biri. Sol üst köşe Cengiz Han Şimşek, Serkan Sertürk. Sol alt köşe Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım. Sağ alt köşe Orhan Okulu, İsmail Erkal. Sağ üst köşe İsmail Balaban, Okan Acar. Serdar Yıldırım sol alt köşede Ali Gürbüz'ü. Orhan Okulu bu arada paça kazıkta Şak'ı yakaladı. Şak'ı yakaladı, sürüyor. Net bir galibiyetle Paşa'nın aslında Orhan Okulu ikinci turda. Evet. Baş pehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu İsmail Erkal'ı mağlup ederek dolu dizgin devam ediyor. Cino Murat iyi yayınlar diliyor Karamürsel'den. Yusuf Can Zeybek, Hasan Cengiz mücadelesi de evet Yusuf Can Zeybek, Hasan Cengiz mücadelesi ekranlarda. Sağ alt köşede Yusuf Can Zeybek, Hasan Cengiz. Sağ üst köşede İsmail Balaban, Okan Acar. Yerde mücadele devam ediyor sağ üst köşede. Sol üst köşede Cengiz Han Şimşek, Serkan Sertürk kapışması. Serdar Yıldırım sol alt köşede Ali Gürbüz'ü bekliyor. Çayırda. Çorum Osmancı güreş ağamız Sayın Selman Erdoğan tüm pehlivanlarımıza Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Teşekkür ediyoruz Selman Erdoğan'a, değerli Osmancık güreş ağamıza. İsmail Balaban ikinci turda değerli güreş severler. baş pehlivanlık güreşlerinde Erkan Ertan'a pasif güreşinden dolayı Hüseyin Gümüşalan, Ali Güngörek'in mücadelesi ekranlarda. Bu arada Antalya döşem altından mühendis Seyit Yıldırım diyor ki bir pehlivanımız kısmeti yoksa ben hemen yaptırmak istiyorum diyor. Notumuzu aldık. Seyit Yıldırım elektrik mühendisi. Seyit Yıldırım'a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Bu arada Cazgır Salih Bozan da yanımda. Ali Aydın'a da selam ve hürmetlerimi yollar mısın abi demiş. Ömer Can Yürü'ye de kucak dolusu sevgiler yolluyor. Bugün burada baş cazgır yardımcılığı yapıyor Salih Bozan. Değerli kardeşim emin adımlarla ilerliyor. Her zaman yanındayız.
Sağ üst köşede Hüseyin Gümüşalan, Ali Güngörekin. Sol üst köşede Cengizhan Şimşek, Serkan Sertürk. Sağ alt köşede Yusufcan Zeybek, Hasan Cengiz kapışması. İç kazık ters bacada sağ alt köşede Yusufcan Zeybek. Hasan Cengiz'i mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı değerli güreş severler. Baş pehlivanlı güreşlerinde Yusufcan Zeybek galip. Bu arada Hüseyin Gümüşalan da adını ikinci tura yazdırdı. Son çağrı yapılıyor. Er meydandaki yerlerinizi Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım bu turun ilk turun en zorlu ve sert kapışması değerli güreş severler. Serdar Yıldırım'dan çekinmeyen yok. Hüseyin Gümüşalan ikinci turda sağ üst köşede. Galip geldi Ali Güngörekin'e. Baş pehlivanlı güreşleriyle Hüseyin Gümüşalan galip. Ali Gürbüz ve Serdar Yıldırım kapışması. Ümmenlere Saltık galip. küçük orta küçük boy pehlivanları. Er meydandaki yerlerinizi alınız. Baş pehlivanlık güreşlerinde Gökhan Arıcıbaş pehlivana pasif güreşliğinden dolayı kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Bilgilerinize arz olunur. Baş pehlivanlık güreşlerinde Nedim Gürel galip. Evet, sağ üst köşede Ertuğrul Dağdevir'e Ramazan Bircan mücadelesi. Sol alt köşede bütün herkesin gözü bu mücadelede. Serdar Yıldırım, Ali Gürbüz. Baş pehlivanlık güreşlerinde İbrahim Çoraman baş pehlivana açık güreşliğinden dolayı kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Aslan galip. Sol alt köşede Serdar Yıldırım, Ali Gürbüz kapışması. Her an bastırabilir Ali Gürbüz. Toparlanmak istiyor künde pozisyonunda. Bakalım bloke edebilecek mi? Bastırdı. Şimdi Ali Gürbüz bakalım neler yapacak. Pasif güreşliğinden dolayı kule hakem heyetimiz Serdar Yıldırım, Ali Gürbüz kapışması. bilgilerinize arz olunur. Burası Kocaeli Kartepe Ergelik İbrahim Er Meydanı. Ayak boyu galipleri. Er meydandaki yerlerinizi alınız. Sağ üst köşede Ertuğrul Dağdeviren. Sol üst köşede Serkan Sertürk, Cengizhan Şimşek. Sağ alt köşede Kaan Kaya, Turan Balaban. Sol alt köşede Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım kapışması. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ramazan Bircan baş pehlivana pasif güreşliğinden dolayı kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Bilgilerinize arz olunur. Açık söyleyeyim, benim gözüm sol alt köşede. Ali Gürbüz bakalım neler yapacak genç baş pehlivan Serdar Yıldırım. Altından kurtulmak istedi, bakalım çıkabilecek mi? Bir kez daha künde pozisyonunda. Ali Gürbüz kündemi atacak kılçıkta mı? Toparlandı, sarmadan yaydırmak istiyor. Kalkabilecek mi bakalım? Ali Gürbüz çift sarmada. Künede de bakalım iç kepçeyi alabilecek mi? Toparlanmak istiyor Serdar Yıldırım. Boynu boyunca uzandı. Gerdanlamada şu anda Ali Gürbüz. Sağdan sarma, sağdan gerdanlama arıyor. İç kazığa doğru yönelmek istiyor. Bu arada Ertuğrul Dağdeviren sağ üst köşede Ramazan Bircan mücadelesi benim anlatım kabinime kadar geldiler. Pehlivanları gelmediğiniz takdirde sarı kart ile cezalandırılırsınız. Hadi usta sen bir savaşırsın. Hadi. Bursa Orhan Gazi'den Berber Hasan iyi yayınlar diliyor. İç kazığa doğru yöneldi sol alt köşede Ali Gürbüz. 4 müsabakayı da anlatmak arzusundayım ama Ali Gürbüz'ün güreşi her an her şey olabilir.
Sağ alt köşede Turan Balaban Kaan Kaya mücadelesi. Ali Gürbüz, evet. Ali Gürbüz klasiği değerli güreş severler. Sarmadan sağ ayak kepçesine dolandı ve oradan kepçeledi. Elini öpüyor Serdar Yıldırım. Ustası büyüğü Ali Gürbüz'ün. Başpehlivanlık güreşlerinde İbrahim Çoraman başpehlivana Kaan Kaya Turan Balaban'a galip değerli güreş severler. tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Uzak kadrajda Şahli Kurt da Evet, başpehlivanlık rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Şah Ali Kurt galip. Aracılar, değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, küçük orta küçük boy, 3. tur musabakaları. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah, yiğit aslanlara hep birlikte diyelim maşallah, Allah derman versin. Mustafa Taş, Osman Özgür mücadelesi de ekranlarda. Kaan Kaya galip. Mümtaz Atabey, Yalıntaş'tan selamlar demiş. Kadir Tural, Hüsamet Demir birlikte izliyoruz, selamlar demiş. Güreşin Kalbi Koza TV ekranlarında Ekin Türk TV ortak canlı yayın. Aile birlikteyiz. Takriben 15'te de Çok acele er meydanda yerlerinizi almış. yayın ağımızı genişleteceğiz. Baş altında Burak Kaya Pehlivan, Kerem Kaya Pehlivan, Yunus Emre Akman, Yücel Şerikkan çok acele er meydanda yerlerinizi almış. Sağ üst kadrajda Ertuğrul Dağdeviren Ramazan Bircan. Sol alt köşede Mustafa Taş, Osman Özgün. Sol üst kadrajda Serkan Sertürk, Cengizhan Şimşek. Pehlivanları sıraya geçin arkadaşlar. Sağ alt kadrajda Kocaeli Gölcük Belediyesi Başpehlivanı Yıldıray Akın. Dağcılar, evet değerli güreş severler, Sağ üst köşede Ertuğrul Dağdeviren adım adım ikinci tura güreşiyor. Şu anda soldan sarma, soldan gerdanlama. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren Ramazan Bircan'a baskısının karşılığını alacak gibi gözüküyor. Toparlandı Ramazan Bircan. şah sahibi iş adamı Erkan Kalabalık adına güreş yapıyor. Çorum Osmancık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakar adına güreş yapıyor. Başpehlivanlık güreşlerinde Osman Özgün başpehlivana pasif güreşliğinden dolayı kule hakem heyetimiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Arz oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde Ramazan Bircan başpehlivana pasif güreşliğinden dolayı kule hakem heyetimiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Bilgilerinize arz oldu. Çağan Öztürk, Kocaeli Kandıra. Ömer Gül, ARS Mühendislik, Adem Arslan adına güreş yapıyor. Sol üst köşede Cengizhan Şimşek, Serkan Sertürk mücadelesi ayakta devam ediyor. Oğuz Okutan, Düzce. Muhammed Mustafa Kalgan. Sağ alt köşede Yıldıray Yakın, Ali İhsan Batmaz kapışması. Sol alt köşede Mustafa Taş, Osman Özgün mücadelesi. Ahmet Çetinkaya, Sunmaz Zeytincik'te izliyoruz. Akhisar'dan demiş. İyi yayınlar diliyor. Ertuğrul Dağdeviren sağ üst köşede en sonunda Ramazan Bircan'ın biletini kesti. Bu arada Faruk Akkoyun'da Başpehlivanlık güreşlerinde kas kanadı oyunuyla uzak kadrajda adını ikinci tura yazdırdı. Cengizhan Şimşek ve Serkan Sertürk mücadelesi ekranlarda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakar adına güreş yapıyor. Kocaeli İzmit. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara hep birlikte diyelim maşallah, Allah derman versin. Başpehlivanlık güreşlerinde Kürşat Şevki Korkmaz galip.
Evet, Kürşat Şevki Korkmaz da Deste küçük, deste büyük boy pehlivanlar her meydanda hazır. Gökhan Aracı'yı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Baş altı boyu. Sağ alt köşeyle sağ üst köşe aynı mücadele değerli yönetmenim Fatih Bedir. İki çift pehlivan güreş yapacak, diğerleri tur atlayacaktır. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanları hep birlikte maşallah, Allah derman versin. Birazdan mücadeleler biraz daha rolantiye düştüğünde önemli bir konuğum olacak. Canlı yayın konuğum. Türk yağlı güreşine yarım asırdan fazla denince herhalde tek bir isim akla geliyor. Tarih Edine Kırkpınar'ın baş cazgırı Şükrü Kayabaş ustamla birlikte röportaj yapacağız. Mustafa Taş Osman özgün mücadelesi ekranlarda. Sahanın tam ortasında da Serkan Sertürk, Cengizhan Şimşek mücadelesi devam ederken ben sözü değerli üstadıma bırakmak istiyorum. Hoş geldin. Şerefler. Hoş bulduk. Şeref Teşekkür verdin. ediyoruz. Kartepe Meydanı'ndan herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Tarihi Kırkpınar'ın ikinci haftasında Kartepe Meydanı'nda 17.si yapılan güreşlerde gerçekten belediye başkanımız Mustafa Kocaman bütün baş pehlivanları birinciden yani sonuna kadar dereceye giren 39 baş pehlivanları buraya getirdi. Kırkpınar'ı ayağınıza getirdi. Başta belediye başkanımız Mustafa Kocaman'a candan teşekkür ediyoruz. Gerçekten yağlı güreşe çok önem veriyor. Bu sene 17.si yapılıyor. Sizler de Koza TV olarak, Recep Bey olarak bizlere bu fırsatı verdiğiniz için candan teşekkür ediyorum. Ben tarihi Kırkpınar'ın şimdi yarım asırdan fazla 59 yıllık cazgırıyım. Ve 40 yıllık da baş cazgırıyım. Büyük bir çınar olarak bize gölge etmeye devam ediyorsun. Allah razı olsun. 25 yıl gümüş yıl, 50 yıl altın yıl, 75 yıl platin yıl diyorlar. Ben 60. platin yılında veda edeceğim Allah izin verirse Kırkpınar güreşlerinde. Belediye başkanımız bana söz verdi. 2024 yılında tarihi Kırkpınar'da başlamak üzere beni altın kemerle ödüllendirecekler. Başta Edirne Belediye Başkanımız Recep Büyükkan'a çiftlerden Koza TV aracıyla candan teşekkür ediyorum. Ve ağamız, efsane ağamız Seyfettin Selim bu sene 22.222.000 liraya ağırlığı aldı. Benim de büyük katkım olacak dedi senin uğurlanmanda ve kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Bey de kendisi gerçekten bana sahip çıkıyor. Diyor ki sen bu işi bıraksan da biz seni bırakmayacağız. Size diyor cazgır gözlemcisi, cazgırların hocası olarak federasyonumuzun size yer vereceğiz. Bunu da Kırkpınar'da sözünü verdi. Kendisine de böyle sizlerin huzurunda Koza TV olarak ondan teşekkür ediyorum. Muhteşem güreşler oldu. Ben neden bu kararı aldım? Bunu soruyor evet. Buyurun. Neden bu kararı aldım? Belediye başkanımız dedi ki Şükrü Kayabaş benim isteğiyle ayrılıyor. Gerçekten öyle. Yaşım 80 oldu artık. Gerçekten senin sözünden sonunu çalacağım. Kırkpınar'da görev alan cazgıların baş cazgır olma yeteneğine sahip etsin. Yani baş cazgır olmak Kırkpınar'da şerefli bir meslek. Ben bunu tahtım yıllardır 1964 yılında rahmetli Şirin Baba, Şirin Mustafa benim ustamdı. Onun sayesinde, Allah'ın sayesinde 64 yılında genç cazgır olarak göreve başladım. Benim en büyük şansım o zamanlar 3-4 cazgırla idare ediyorduk. Pehlivanları çok azdı. O zamanlar bana dedi ki 1966-67-68 yıllarında Ordulu Mustafa'nın rahmetinin altı... Bu arada çok üzüldüm sol alt köşede Mustafa Taş, İç Kazık Terspaşa'da Osman Özgür'ü hemen yenebilir ve adını ikinci tura yazdırabilir derken yendi. Evet tekrar söz sende. Güzel güreşler oluyor gerçekten Kartepe'de iddialı güreşler oluyor ve 1966, 67, 68 yıllarının ebedi altın kemerini alan baş pehlivanı o zaman cazgırken salmanın heyecanı içindeydim. Yine pehlivanlar diyarı Karamürsel'de Aykut Yaya 1976, 77, 78 yıllarında ebedi altın kemer oldu. Onu takdim etmeye mutluluğu yaşadım. Yine 82, 83, 84 yılında Denizli Hüseyin Çakal onları da takdim ettim. 90 yılında Ahmet Taşçı efsanesi başladı. Bu efsaneyi 9 yıl takdim ettim. Çünkü
98 yılından beri altın kemere Edirne'den alan çıkmadı ama o pehlivanları takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. Allah için tarihi iktidar. Evet. Evet, bu arada sağ üst köşede ve sol üst köşede iki baş pehlivanın mücadelesi var. İkili ekranla devam edebiliriz. Devam edebilir misiniz değerli üstadım? Buyurun. Şimdi 2024 yılında Allah izin verirse Kırkpınar'da güzel bir veda edeceğim. Kırkpınar'a veda edeceğim. Ondan sonra gittiğim güreşlerde seyirciyle helallaşacağım. Hangi güreşleri gitmişsem sezon sonuna kadar bunu devam ettireceğim. Her gittiğim güreşlerde de seyircimle vedalaşıp onlarla helallaşacağım. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi yani Kırkpınar'a veda ediyorum. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenim Fatih Bedir. Evet. Veda ediyorsun ama bizden ayrılmıyorsun. Bizi bırakmıyorsun. Şöyle ayrılmıyorum. Çünkü Kırkpınar'dan sonra yapılacak olan beni davet edilen güreşlere gideceğim. Orada da seyirciyle bütünleşip onlardan helallik isteyeceğim. Harika. O şekilde ayrılacağım. Her gittiğim güreşlerde de inşallah bana... Sağ üst köşede düzeltiyorum. Sağ üst köşede Yıldıray Akın ve Ali İhsan Batmaz mücadelesi sağ üst köşe. Evet. Şimdi soru şu. Cazgır gözlemcisi olarak bir duayenin olmasının avantajlarını yaşayacak mıyız? İnşallah yaşarız diyorum. Çünkü Geleneksel Güreşler Federasyonu İbrahim Türküş dedi ki bu konuda çalışmalarımız var dedi. Kırkpınar'da da bu sözü bana verdi. İnşallah faydalı olacağım. Cazgırlık yapmayacağım. O cazgırlara hocalık yapacağım. Tecrübelerimden... Bunu biraz açabilir miyiz? Ne yapacağız mesela? Tecrübelerimden mesela benim tecrübelerimden onlar faydalanacak. Hakem gözlemcisi gibi görev alacağım. Onların raporunu tutacağım. Güreşe daha faydalı olabilmek için neler yapılması gerekiyorsa Güreş Federasyonu ile birlikte yapmaya çalışacağız. Olumluları yazarken eksikleri de yazacağız. Çünkü sen bunları asla gözden kaçırmayacak tecrübede birisin. Çünkü Atasım'ın güreşi bugünlere omuzladın getirdin. Teşekkür ederim. Ben rahmetli Veli Mehmet Türkiye'nin en iyi cazgırlarından biri. Hatta hala aranıyor. Ben de onun gibi aranmak isteyeceğim. Teşekkür ediyorum. Ve gittiğim güreşlerde de inşallah o güreşi yapan belediyeler beni de plaketle uğurlarlar. İnsanlara da hatırlatıyorum. Evet. Şimdi Recep kardeşim, Koza TV olarak sizlere hayranım. Seyirciler sizleri çok met ediyor. Gerçekten dört dörtlük görevinizi yapıyorsunuz. Ben size hayırlı yayınlar diliyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Değerli üstadımla burada röportaj yapmak benim için onurdur, gururdur. Değerli güreş severler, dile kolay. Evet, bu arada Yıldıray Akın Ali İhsan Batmaz mücadelesi nihayete erdi ve Yıldıray Akın ikinci turda. Değerli ustam Şükrü Kayabaş bundan sonra her şey Atasporumuz adına diyerek cazgır gözlemcisi olarak tüm her şeyi gözlemleyecek, en iyi ulaşabilme adına sorumluluk alacak. Önemli olan faydalı olmak. Önemli olan faydalı olmak bunu. Gerçekten Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türküş bir böyle attı imzayı, aşı da tuttu biliyorsunuz. Bugüne kadar yapılan güreşlerde iddialı güreşler olaraktan oluyordu. Şu anda altından 4 tane de pehlivanımız çıktı. Bu gençler kasıpla bırakacak. Bu arada 6 Kırkpınar Başkanlar kardeşim kutluyorum. İsmail Balaban'ı kutluyorum. Ve üçüncü olan bizim Mehmet Yeşil'i kutluyorum. Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan'ı kutluyorum. Bütün pehlivanlara başarılar diliyorum. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Allah sana sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun. Evet, gördünüz. Yarım asırı aşkın bir tecrübe konuştu Şükrü Kayabaş. Bizlere ışık olmaya devam ediyor. Bizleri o gölgesi altında serinletmeye devam ediyor. Onun engin tecrübelerinden istifade edecek Türk güreşi. Sahada tek bir mücadele kaldı. Cengizhan Şimşek ve Serkan Sertürk kapışması. Akın Balıkesir Gönen'den iyi yayınlar diliyor. Düdük çaldı ve mücadeleyi ortaya çekiyor. Değerli güreş severler. Kocaeli Karamüsel'den Balıkçı Hakan Ersen iyi yayınlar diliyor.
güreş severimiz Mustafa Bayram'ı soruyor değerli yorumcum. Bugün bu organizasyonun koordine etme noktasında görevi söz konusu. Dolayısıyla bugün affını istedi. Ben bugün yalnızdım. Ama onu da arayıp sormanız bizim için çok çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. İlhan Özkola. Ali Gürbüz ikinci turda. İsmail Balaban ikinci turda. Yusufcan Zeybek ikinci turda. Orhan Okulu ikinci turda. Hülya Bayram iyi yayınlar diliyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde Serkan Sertürk ve baş pehlivana basit güreşinden dolayı Hülya Demir tarafından bir ihtar verilmiştir. Evet. Serkan Sertürk'e kule hakemleri bir ihtar verdi puanlama öncesi. Davulcular. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Deste büyük boy çeyrek final. Baki Yüksel. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Gölcük Hamidiye. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Ali Efe Sönmezgil. Pehlivanlar Diyarı Karabürsel. Abdurrahim Mutlu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Sakarya Söğütlü Güreşleri Ası İş Adamı Sayın Dinçer Özcan adına güreş yapıyor. Sakarya. Muhammed Faruk Gökçe. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakar adına güreş yapıyor. Kadir Korkmaz Kartepe güreşlerinde dev ekran var bravo demiş. Kırnali Kavaklı Belediye Başkanımız Gürel Koçbekir adına güreş yapıyor. Cenk Akpınar Sivas. Fortis Tarımların sahibi iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına güreş yapıyor. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Merin ve pehlivanı İslam Taş Sinop. Şile Şirketler Grubu sahibi iş adamı Sayın Fatih Şirin adına güreş yapıyor. Toz koparan ve ayak pehlivanları puanlama saatiniz gelmiştir. Toz koparan ve ayak pehlivanları puanlama saatiniz gelmiştir. Evkan Özmetin İzmit. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomobil'de Cengizhan Şimşek Kırkpınar'da bir tırpan Serkan Sertürk'ten. Vay 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 bu nasıl bir tırpandı? Bakalım açılma var mı? Tekrar izleyeceğiz. Vay vay vay. Tam hamle yaparken bir anda soldan tırpanladı. Cengizhan Şimşek devam diyor. Tekrar izleyeceğiz. Çok flash bir hareket yaptı. Ekranlarda görmüş olduğunuz Serkan Sertürk. Tekrar izleyeceğiz. Bir kez daha evet tekrar. Tekrar evet. Bakın. Ben olsaydım iki kulaklarım yere vururdu açık söyleyeyim. Bu tırpandan bile kurtarmış Cengizhan Şimşek. Dağlar, önemli bir anons. 9 yaşlarında bir erkek çocuğu kaybolmuştu. Murat Akif. Evet. İç kazık ters paçaya doğru yöneldi. Toparlandı Serkan Sertürk. 9 yaşında. Müthiş mücadele, müthiş. Sarışın kırmızı şapka varmış başında. Asel Karadağ tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Oraya getirin.
Teşekkür ediyoruz. Mehter Uğur. Baş pehlivanların puanlama saati gelmiştir. Baş pehlivanların puanlama saati gelmiştir. Evet, puanlama anonsunu duydunuz değerli güreş severler. Selahattin Erdoğan protokol tribünlerinde. Hadi ya. Değerli Mikail abim iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Pehlivanların kasabı Penava Kasap Tanerbaş iyi yayınlar diliyor. Gökhan Arıcı, Hüseyin Gümüşoğlan, Ekrem Yavuz yıllardır kendilerine her daim yanında oldu. Tanerbaş'a kucak dolu sevgiler yolluyorum. Az önceki tırpan muazzamdı. Hiç beklenmedik bir anda sollanan o tırpanı kimse beklemiyordu. Ama Cengiz Han Şimşek bekliyormuş demek ki. Sağ eli yere değmedi. Payanda yapabilirdi. Yavaş yavaş yükselen bir form grafiği var. Cengiz Han Şimşek'in Türkiye adı güreşinin Kara Şimşek'i. Küçük orta, küçük boy pehlivan. Vedat Laba İzmir'den iyi yayınlar demiş. Değerli yoldaşım demiş. Kucak dolu sevgiler İzmir'e. İnşallah Ali Ağa Er Meydanı'nda olacağız. Allah nasip ederse. ...7 Ekim... ...Cumartesi günü... ...MCM Özparlar... ...Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Özparlar... ...Atasporumuz güreşe kulüpler bazında... ...çok büyük katkı sağladı... ...birçok önemli isimleri kadrosuna kattı... ...ve dokunduğu... ...her pehlivan adeta ışıl ışıl... ...parıldıyor... ...Atasporumuz adına... ...camiamız adına... ...gönülden teşekkür ediyoruz... MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanı... ...Mehmet Özparlar'a... Tekrar ediyorum... ...değerli güreş severler, bir aydır... ...ayrıydık... Ancak hasret bitti. Ebubakir Şahin Retük Kurulu Başkanı'na lisansımızı yenileme noktasında sorumluluk aldılar. Teşekkür ediyoruz Ebubekir Şahin Retük Kurulu Başkanı'na ve aynı zamanda Antalya Milletvekilimiz Orhan Sümer'e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın çok değerli büyüğümüz Zeydan Karalar'a ve Koza TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Yılmaz'a çok büyük gayret sarf ettiler. Güreşin kalbi Koza TV ekranlarında yine atması noktasında sorumluluk aldılar. Değerli büyüklerime şükranlarımızı sunmak isterim camiamız adına. Umut Yüzer, genel yayın yönetmenimiz. Çok büyük işlere imza atıyor, çok. Düzeltiyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar. Çok özür diliyorum değerli güreş severler. Muhittin Böcek Başkanımız beni anıyor sanırım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza kucak dolu sevgiler. Yine Adana Milletvekilimiz Sayın Orhan Sümer'e de bir kez daha saygılarımızı yolluyoruz. Bu arada Adana'da rejide Mustafa hemen beni ikaz etti. Teşekkür ediyorum Mustafa'ya. Gelen mesajlara da yer vermek çabasındayım. Bir yandan da onları okumaya çabalıyorum ama mücadele de var ekranda. Cengiz Han Şimşek ve Serkan Sertürk mücadelesi.
Yönetmenim Fatih Bedir de bana gülücük atıyor. Allah sana kolaylık versin diyor. Teşekkür ediyorum. FBR Yapım Yönetim değerli Fatih Bedir. FBR Yapım. 8 yıldır birlikteliğimiz devam ediyor. Dile kolay. 8 yıldır birbirimizin kahrını çekiyoruz. Niçin? Siz çok değerli güreş severlerimize en iyi yeni işleri, en iyi görüntüleri ekranlara getirebilmek için kavgamız bu doğrultuda, ama daha sonra birer acı kahveyle işi tatlıya bağlıyoruz. Necati Akkarak iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme kucak dolu sevgiler yolluyorum. Zirve peyzaj. Necati Akkanat. Değerli büyüm. Antalya serik güreşlerinde bir ara ağırlık için heveslendi. Önemli değil dedi. Ben pehlivanlarımın her zaman yanındayım dedi. Necati Akkanak. Sağda tek bir mücadele kaldı. Ekranın sağında Cengizhan Şimşek, ekranın solunda Serkan Sertürk. İkisi de patlayıcı güce hakim, kopartıcı gücü hakim. Dalıp paşayı bulan sonuca mı gidecek, yoksa kol bastıran dolanıp diğer baş pehlivanını bastıracak, merak konusu. Necdet Baş iyi yayınlar diliyor. Kocaeli Karımçay Belediyesi'nden değerli dostuma kucak dolu sevgiler yolluyorum. Bir ihtarı var Serkan Sertürk'ün. Tek dalmak Kasnak'ta şu anda mücadele ayakta devam edecek. Ömer Kaşsız. Ne güzel Koza TV yine bizlerle birlikte demiş. Emek veren, çabalayan bütün büyüklere teşekkürler demiş. Tabii ki Rütük Kurulu Başkanı olmak üzere Adana Milletvekilimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yılmaz, Koza TV Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Yayın Yönetmenimiz Umut Düzer. Hepsi çok büyük emek sarf ettiler. Ayrıca Ekin Türk TV'de ortak canlı yayın ağındayız değerli güreş severler. Serkan Sertürk ikinci ihtarı her an alabilir. İkinci ihtar. Evet. Mükerrem Kıyı ikinci ihtarı verdi. Şimdi anons gelecek büyük olasılıkla. Salınmak üzere el meydanına yerlerinizi alınız. Bu arada Cemre Başdemir değerli yeğenim de Pınar Başdemir de üniversitede yüksek öğretim görüyor, inşallah gelecekte büyük hizmetler yapacak. Sertürk Başpehlivan'a asis güreşliğinden dolayı Kule Hakem Heyetimiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Birinci nefese arz olunur. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Güreşler kıran kırana heyecanlı geçiyor. Baban eski başpehlivan Mustafa Başdemir bu güreşleri koordine ediyor. Heyecanın nasıl tarif edersin? Heyecan aslında aşinayız, yani senelerdir bu güreş oluyor. Sarımeşe, Ergenci pehlivan güreşleri. Bir pehlivan kızı olarak. Evet. Yani biz alıştık heyecana. Kıran kırana geçiyor. Bakalım bu güreşte kim birinci olacak? Peki okuyorsun, hangi bölümde okuyorsun, biraz kendinden bahset. Ben spor yöneticiliği okuyorum. 3. sınıfım. Aynı zamanda yüzme antrenörlüğü yapıyorum şu anda. Seneye mezunum inşallah. Ben de bu camianın içerisindeyim. Bir spor sever olarak, bir spor bilimci olarak. Bu şekilde. Başarılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar. Değerli güreş severler, ben Pınar'ın doğduğu günü biliyorum. Benim için çok güzel. Bu arada Yankası Yanpaşa'da beline girdi. Serkan Sertürk kol bastıdan Cengizhan Şimşek bir dolanacak.
Her an puan çıkabilir değerli güreş severler. Bakın söylediğim gibi. Kalan mı kazanacak? Paşa'yı bulan mı kazanacak? Kol basıdan dönen mi puan alacak derken kol basından dönen Cengiz Han Şimşek Serkan Sertürk'ü mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Bu özel güreşin son anlarını, kırılma noktasını değerli güreş severler. Evet, tekrarı geliyor. Bakın işte buradan paçaya uzanmış Sertürk. Çok güçlü yüklendi. Düz kasla uzandı. Cengiz Han Şimşek kol bastı denedi. Olmadı. Paçada kasmakta avantajlı gözüküyordu. Elinde ellerini kavramak isterken kol bastıyla çok güçlü bir dönüş yaptı. Cengiz Han Şimşek ve adını ikinci tura yazdırdı bu zorlu mücadelede. Kazanan isim oldu. Kısa bir reklam arası veriyoruz değerli güreş severler. Daha sonra Kocaeli Kartepe Ergenici İbrahim Meydanı'nda birlikte olacağız. Koza TV, Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla. Bizden ayrılmayın. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tam bağımsız Türkiye vazgeçer mi senden? Dilere san aşkımızdan, yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda tok çıktı yollara. Şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım.
Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yutabiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yeniden belki bir şeylerimi yapabilirim. Yine ayakta kalmaya çalışırım. İyi ki de yapmışım. İşimizi de gördü, evimizi de onardık. Allah'a çok şükür. Allah dastan razı olsun. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Orhan okulu geliyor Antalya. 15 numara İsmail Balaban. Orhan okulu geliyor Antalya.
severler, baş pehlivanların ikinci tur kuralları şu anda çekimlekte. Biz sözü kura çekimi için cazgırlarımıza bırakıyoruz ama bir röportajımız var. Ekranı ikiye bölerek o röportajı ekranlara getirmek isteriz değerli yönetmenim. Destek Büyük Bank pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Gürbüz sırasını çekiyor. 18 numara Ali Gürbüz. Enes Doğan geliyor. Evet, kura çekimi başladı ve şu anda yayın konuğum, canlı yayın konuğum Kocaeli Kartepe Sarımeşe muhtarımız Sayın İsmail Eken, hoş geldin. Burada organizasyonlar ev sahipliği yapılıyor. Sayın Mustafa Kocaman aileleriyle. Sen de omuz veriyorsun, duygular nelerdir? Evet. 17. geleneksel Herkeci İbrahim Güreş severlerimize hoş geldiniz diyorum. Başkanımız Mustafa Kocaman'a çok teşekkür ediyorum. Burada Türklerinden dolayı. Yani her sene güzel olsun. Başkanımız destek veriyor. Eskiden her gün bile bir devam ediyor. Mustafa Kocaman. Nereye getirdik? Bu atmosfere bakıldığında ne hissediyorsun? Çok teşekkür ediyorum. Senin adına güreşen pehlivanlar da var. Evet, evet. Nasıl gelişti bu? Ya onlarla tanıştık, ettik. Efendime söyleyeyim. Pehlivanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Şunlar hepsine Allah kolaylık versin. Şimdi organizasyonda ben de burada olduğum için muhtarlarımızın organizasyonlardaki enerjisini görüyorum. Sen haftalardır buradaydın. Dün de kahvaltıda beraberdik. Bu sahadaydın. Bütün ayrıntıları göstermedin. Bu nasıl bir aşk? Seversen yaparsın. Yani işini seversen yaparsın. Severek de yapıyoruz. Tabii ki etkinlikler, aktiviteler, bunlar çok önemli şeyler. Başkanımız Mustafa Kocaman çok teşekkür ediyorum. Allah'a teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli severler, canlı yayınımız Kocaeli, Kartepe Sarımeşe muhtarımız İsmail Ekendi duygularını paylaştık. Gönülden teşekkür ediyorum. Emekler için de sağ ol, var ol. Evet. Evet değerli güreş severler, kura çekimi tamamlandı. Eşleşmeler yapıldı. Nazım Kızıl'a soruyoruz. Bu tur kaç tur güreşecekler? Kaç tur atlayacak? Bu turda 8 pehlivan güreşecek. Geri kalanlar tur atlayacak. 16'ya tamamlayacağız. Tamam. Bu turda bir kez daha tekrar edelim. 8 baş pehlivan güreşecek. Geri kalanı tur atlayacak. Geri kalanlar tur atlayacak. 16'ya tamamlayacağız. Önümüzdeki tur 16 kişi güreşecek. 4 çift güreş yapacak değerli güreş severler. Yani 8 baş pehlivan gelişi tur atlamıştır. İzin olduğu baş pehlivanlar her meydanda hazır olsun. Hemen ben size eşleşmeleri anons etmek istiyorum değerli güreş severler. İlk 4 çift baş pehlivanı. Süleyman Aykırı, Şahli Kurt'la, Cengizhan Şimşek, Orhan Okulu'yla dev mücadele. Yıldıra yakın Faruk Akkoyun'la Mustafa Arslan, Enes Doğan'la kapışacak değerli güreş severler. Cengizhan Şimşek, Orhan Okulu kapışmasını izleyeceksiniz. An itibariyle Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayında. Balıkesir Gönen'den sağlıkçı İbrahim abimiz iyi yayınlar diliyor. Kura numarası 8'e kadar olan baş pehlivanlarımız her meydanında hazır olmuş. Süleyman Aykırı, Şahli Kurt, Cengizhan Şimşek, Orhan Okulu, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun, Mustafa Arslan, Enes Doğan her meydanda hazır olmuş. Evet şu anda yağlanıyorlar. Tüm gözler hiç kuşkusuz
Orhan Okulu Cengizhan Şimşek kapışmasında son 16'ya kalma mücadelesinde Ali Gürbüz, İsmail Balaban tur atladı değerli güreş severler. Bir kez daha eşleşmeleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Süleyman Aykırı, Şahli Kurt'la, Cengizhan Şimşek, Orhan Ukulu'yla, Yıldır'a yakın Faruk Akkoyun'la, Mustafa Arslan, Enes Doğan'la kapışacak. Ömer Oğuzhan, değerli büyüğüm, iyi yayınlar diliyorum demiş. Pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar, 17. geleneksel Kartepe Ergeneci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri Baş Pehlivanlık Müsabakası. Evet, baş pehlivanların çeyrek final salavatlaması için sözü biz Cazgır Salih Bozan ve Sebahattin Erdoğan'a bırakıyorum. Salavatlamasında 8 baş pehlivanımız güreşecek. Ömer Oğuzhan, Tokat Reçatiyeli, değerli İstanbul'dan iş adamımız, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hem Koza TV Yönetim Kurulu Başkanı hem de Ekim Türk TV Yönetim Kurulu Başkanı değerli dostum Selahattin Bayram'a Ataspor'un yapmış oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum demiş. Süleyman Aykırı, Sakarya, Hendek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey adına güreşiyor. Yine bugün burada Kartepe'de faaliyet gösteren As Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanlığı adına güreşiyor. Şah Ali Kurt, Antalya Korkuteli. ...2015-2018 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Sarıdayılar Gıda Yönetim Kurulu Başkanlığı Sayın Mustafa Tekin adına güreşiyor. Orhan Okulu Antalya Kumluca. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey adına güreşiyor. Aydın Balık Ağları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın İnce adına güreşiyor. Cengizhan Şimşek Antalya Sirk. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer Bey'in pehlivanı. Bugün meydanımızda TEF İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü İş Adamı Şahsuvar Marul adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. Yine bugün burada Tarakçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selami Tarakçı adına güreşiyor. Faruk Akkoyun Kocaeli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. Yine bugün burada Sarıdayılar Gıda Pazarlama Emirhan Canbaz, öbür pehlivanlar niye güreşiyor demiş. Onlar direkt tur atladılar. Son 16'ya. Bu 4 çift 7'miz güreşecek. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar baş altında final yaparak tüm rakiplerini yenerek baş pehlivan olarak güreşmeye hak kazandı. Antalya
Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Kocaeli Körfez Karayakuplu Köyü Muhtarı Sayın Yusuf Korucuoğlu adına güreşiyor. Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva kasabası. Pehlivan yürürken kollarını açar, peşref çeken eller havada uçar. Bazıları... Şu cazgırımızı da ekranlara alabilirsek benim ustam olur Sebahattin Erdoğan. Yiğit olan rakibe koşa güreşir. Buna er meydanı derler yiğide pazar. Maşallah diyelim, değmesin nazar. İslam tarihi böylece yazar. Peygamber padişah başa güreşir. Allah illallah Muhammedun Resulullah. Aygazi Çiğcim baş pehlivanların ikinci turuna dualarla alkışlarla diyelim başa. Aygaziler Allah dermanlarsın. Evet, Allah nidalarıyla baş pehlivanlar salavatlandı. Son 16 için canlı yayın konuğum var, değerli öğretmenimi rica ediyorum. El mikrofonunda. Birçok sosyal medya adresleri söz konusu. Er Meydanı yiğitler, güreşin hakkını verenler ve onlar bir de var. Cemil Tekin, güreşin kalbi adeta, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şu anda yayında mısınız? Şu anda yayındaydık. Az sonra tekrar gideceğiz yine, dinlenmeye geçebildik. İkinci turu vereceğiz. Biz de Kartepe'deyiz, buradayız. Yol arkadaşın hemen söyle buradan. Evet, Yalçın Kanık, o da orada kuralları, eşleşmeleri paylaşıyordu. O da selamları var sizlere, o da burada. Aynı yolda yürüyoruz, gönülden hizmet ediyoruz. Herkese hizmet edene selam olsun diyoruz. Size de güreşin kalbi, Kozak ve yine beraberindeki kanallarda yaptığınız yayın için, yağlı güreşe verdiğiniz büyük hizmetler için teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bizler de teşekkür ediyoruz. Küsmediniz, gücenmediniz, darılmadınız, her şey Ataspor'un istediğiniz, devam ediyoruz. Biz de yanınızdayız. Evet. Sadece güreş sayfasını beğenin değerli güreş severler. Teşekkür ediyoruz. Biz pire için yorganı yakmıyoruz. Harika. Sağ olun. Teşekkür ederiz, kolaylıklar. Gerçek güreş neferleri, değerli güreş severler. Küçük orta büyük orta pehlivanları salavatlanmak üzere er meydanda yerlerinizi alınız. Orhan Okulu özel kapışma var değerli güreş severler. Cengizhan Şimşek, Orhan Okulu. Gözlerinizi dahi kırpmayın. İkinci turda izleyebileceğiniz en sert kapışma. Evet, bu arada değerli güreş severler, 25 Ağustos Cuma günü Türkiye'nin en güzel gece güreşine tanıklık edeceksiniz. Neresi mi? İstanbul'un parlayan yıldızı Şile Yağlı Pehlivan güreşlerini Güreşin Kalbi Kozak TV ekranlarında izleyeceksiniz. Şile Belediye Başkanımız çok değerli İlhan Ocaklı tarihi Kırkpınar'da kol bağlayıp güreş tutan tüm baş pehlivanlar o gün orada kol bağlayıp güreş tutturacak. 25 Ağustos Cuma akşamı, kimselere söz vermeyin. Hemen atıyorum. Tur atlayan isimleri hemen sizlere saymak isterim.
Menderes Saltık, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, Ahmet Kabakçı, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Kürşat Şevki Korkmaz, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya ve Kaan Kaya tur atladılar son 16'ya. Ve mücadeleler başladı. Küçük orada büyük boylar hemen sıraya geç. Küçük orada büyükler. FBR yapım farkıyla izliyorsunuz. Biliyorsunuz CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de tüm güçlü prodüksiyonların tek ismi FBR yapım. Fatih Bedir önderliğinde 8 yıldır soluksuz atasporumuz güreşe hizmet ediyoruz. Bize inanan, bize güvenen hem güreş severlerimiz hem çok değerli yönetici büyüklerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Her şey atasporumuz güreşler için. Sağ üst köşede Orhan Okulu, Cengiz Han Şimşek. Sağ üst köşede Orhan Okulu'nun soy ismini atlamışız. Sinan değerli rejisörüm hemen orayı düzeltecek. Mustafa Arslan, Enes Doğan sağ alt kadrajda. Yıldıray Yakın, Faruk Akkoyun sol alt kadrajda. Süleyman Aykırı, Şahri Kurt sol üst kadrajda. Teşekkür ediyorum değerli rejisörüm Sinan'a. İkinci turda çok zorlu kapışma. Orhan Okulu, Cengiz Han Şimşek. İbrahim Çalık, Zonguldak Yaraşlı Muhtarı. İyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme Yaraşlı güreşleri ileri bir tarihe alındı. Küçük orada küçük. Davulcular. Orhan Okulu sağ üst köşede hemen atak güreşine başladı Cengiz Han Şimşek karşısında. Değerli güreş severler, küçük orada küçük, küçük orada büyük boy, çeyrek final. Antalya BCM Isparlar Yağlı Güreş Spor Kulübü adına güreşiyor. Mustafa Borucu, Antalya Aksu. Salih hocam, bir dakika. Pilot paranın üstüne yatan pehlivanlar orayı boşaltın. Salih, orayı boşaltın. Antalya Döşeme Altı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada DSD Makine Yönetim Kurulu Başkanı, Köstekköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adı Güzel adına güreşiyor. Hakkı Ay, Antalya. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner adına güreşiyor. Yine bugün burada Sarıda İlargı'da Sayın Mustafa... Bu arada Ali Coşkun Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya yöneticisi değerli kardeşim iyi yayınlar diliyor. İstanbul Çatalca. Atasporumuza yapmış olduğun destek unutulmaz Ali Coşkun. Mevlüt Çolak. Ankara Gölbaşı. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Enes Doğan, Mustafa Arslan mücadelesi alt kadrajda. Ömer Oğuzhan. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri. Şile güreşlerinde Ekin Türk TV'de olacak. Recep unutma demiş. Tabii ki de. Birlikteliğimiz, ortak yayınlarımız devam edecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce adına güreşiyor. Yine bugün burada Birsoy Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Birsoy adına güreşiyor. Temel Altıtaş Sakarya. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım Bey adına güreşiyor. Yine bugün burada Maşukiye Muhtarımız Sayın Ali İbrahim Ejderoğlu adına güreşiyor. Murat Özkaplan Pehlivanlar Diyarı Karamürsel. Sağ alt kadrajda Mustafa Arslan Enes Doğan mücadelesi Sayın İsmail Yıldırım yerde devam ediyor.
Sağ üst köşede Orhan Okulu'nun baskısı söz konusu. Cengizhan Şimşek'e ve baskı sonuç aldı. Şimşek yer güreşini tercih ediyor. Davulcular, küçük orta, büyük boy, çeyrek final. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. 662. İzzet Tığlı Balıkesir'den iyi yayınlar diliyor. Küçük orta, küçük boy birincisi. Tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor İzzet Tığlı. Az kuyumculuk adına güreşiyor. Bu arada Orhan Okulu sağ üst köşede bir paça kazık arayışı içerisindeydi. Karşı bir hamle yaptı ve mücadele ayakta devam ediyor. Sanal adına güreşiyor. Gölcük Belediyesi'nin pehlivanı Enes Özbek Gölcük. Bir koltuk altı arayışı. Yalova Altınova Belediye Sağ üst Başkanımız köşede Cengizhan Şimşek Sayın paçaya Doktor uzandı. Metin Olan Bey adına Orhan güreşiyor. Okulu boyundurukla karşılık verdi. DSD Makine Yönetim Kurulu Başkanı Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel adına güreşiyor. Adi Bilgin Yalova. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan adına güreşiyor. Yine bugün burada Birsoy Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Birsoy adına güreşiyor. Furkan Güler İzmit. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Antalya Döşemeada'da faaliyet gösteren Aydın Balık Ağları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın İnce adına güreşiyor. Tolga Odabaşı, Antalya Odabaşı. Orhan Okulu Cengizhan Şimşek mücadelesi hayatta devam ediyor. İsmail Yıldırım adına güreşiyor. Yine bugün burada Bir anda iç kazık ters paçaya doğru yöneldi. Cengizhan Şimşek sağ üst köşede kurtarmak istiyor Orhan Okulu. Sırt aşağı yenilerek ikinci turda veda etti Cengizhan Şimşek son 16'da. Oğuzhan Ünal, Sarımeşe Belediye, Sarımeşe Mahalle Muhtarımız Sayın İsmail Eger adına güreşiyor. İzmit Belediyesi'nin pehlivanı İzmit. İstanbul'da faaliyet gösteren iş adamı. Bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz bakın. İç kazık ters paçada biraz bekledi, soluklandı. Toparlanmak isterken bir anda yüklendi. Ve Cengizhan Şimşek sekans ettikten sonra Orhan Okulu'yu da mağlup ederek son 16 adını yazdırdı. Allah derman versin. Mustafa Arslan, Enes Doğan kapışmasını izliyorsunuz. Yıldır'a yakın mücadelesi de hemen yanında Faruk Akkoyun'la. Evet, Fatih Bedir, değerli FBR Yapım Yönetim Kurulu Başkanı, değerli dostum, hemen üçlü ekranı sizler için hazırladı ve ekranlara getiriyor. Ekranın soluna Süleyman Aykırı, Ali Kurt, bir künde kılçık, Enes Doğan kılçık yapabilir, evet. Mustafa Arslan, Enes Doğan mücadelesine kazanan Enes Doğan oldu. Geçen yıl Kırkpınar'da çeyrek finalde inanılmaz bir karşılaşma yapmışlardı. Aynı jenerasyonun iki önemli baş pehlivanları, genç baş pehlivanları. Enes Doğan galip. Bakın, künde atmak isterken kılçık oyunuyla mağlup oldu Mustafa Arslan. Her pehlivan gelmez ise bir tartıya görmüş olduğunuz koç yiğitler Karteper Meydanı'nda güreş yapıyorlar büyük ortaya. İkinci tur müsabakaları.
Pehlivan. Bu arada Pehlivan dedi. her an bir künde kılçık gelebilir. Evet, Süleyman Aykırı da Şali Kurt'u mağlup ederek adını son 6'ya yazdırdı. Ünlü bir kişi onun için. Onun için Betonlur Pehlivan. Baş pehlivanı güreşlerinde Süleyman Aykırı galip. Balıkçım pehlivanı över döver. Pehlivan aslandır çöver. Allah'ım bu pehlivanlara daha çok kuvvet ver. Onun için. Evet, Yıldıray Akın da adını son 16'ya yazdırdı değerli güreş severler. Faruk Akkoyun'u mağlup ederek. 16 isim. Baş pehlivanın güreşlerinde Yıldıray Akın galip. İsimlerini yazdırdılar. Baş altı pehlivanları salavatlanmak üzere her meydanla. Baş altı pehlivanları. Hemen size son 16'yı anons etmek istiyorum. Süleyman Aykırı, Cengizhan Şimşek, Yıldıray Akın, Enes Doğan, Menderes Altık, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, Ahmet Kavakçı, Kaan Kaya, Mustafa Doğan Özkaya, Yusufcan Zeybek, Kürşat Şevki Korkmaz, Ali Gürbüz, Mustafa Taş, son 16. Başaltı pehlivanları. Salın, evet. Salavatlanmak üzere. Az sonra bir röportajımız olacak Yeniçer'den sonra. Başaltı pehlivanları. Salavatlanmak üzere er meydanda yerlerinizi alınız. Evet değerli güreşseverler. Baş pehlivanlarımız ikinci turda son 16'ya kaldılar. Er Meydanı, Ergeneci İbrahim Er Meydanı'ndayız. Birazdan 3. tur kuralları çekilirken yanımda canlı yayın konuğum var. Kocaeli Kartepe Maşukiye Muhtarı Sayın Halil İbrahim Erdoğdu. Hoş geldin. Ejderoğlu. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Evet, kesinlikle. Yani Kocaeli'de bu ilk değil, Kartepe'de ilk değil. Kocaeli herkes sanayi şehri olarak bilir. Ama burası bir spor aktivitesi, aynı zamanda yeşil alan, doğa. Hepsinin bir arada olduğu bir şehir burası. Kartepe özellikle herkesten ricam, buraya gelin bir bakın. Bu doğal güzellikleri yaşayalım. Güreşçilerimizle beraber buradayız. Maşukiye tabii buraya bir komşu, Sarımeşe'ye, güreşlerin yapıldığı yere. Maşukiye'mizde hem göl turizmi, dağ turizmi, kayak turizmi hepsi bir arada mevcuttur. Evet, şimdi Mustafa Kocaman'dan bahsedelim. Bu güreşleri koordine etmede çok büyük katkı sağlıyor Sayın Mustafa Kocaman Belediye Başkanımız. Özelinde neler söylemek istersiniz? Valla Mustafa Kocaman bizim belediye başkanımız. İyi ki var. Allah ondan razı olsun. Çok büyük destek veriyor hem turizme hem spora. Bu da tabii yağlı güreşler bizim atasporumuz. Burada çok özen gösteriyor kendisi. Gerçekten emek veriyor Mustafa Kocaman başkanımız. Bunun yanında tabii Tahir Büyükakın başkanımız, Büyükşehir başkanımız. Onu ismini zikretmeden geçmemiz doğru olmaz. Kendisi de sporcu kimliğiyle, Mustafa Kocaman başkanımız da sporcu kimliğiyle. Ama basketbolcu. Evet, aynı zamanda da basketbolcudur. Çok önem veriyor, gençlere çok önem veriyor. Yani onları buradan halkımız adına, sporcular adına teşekkür ediyorum hepsine. Biz de size teşekkür ediyoruz. Değerli güreşseverler, canlı yayın konuğumuz Kocaeli Kartepe Maşukiye Muhtarımız Halil İbrahim Ejderoğlu. Evet, teşekkür ediyoruz. Seni protokole uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla diyorum. Nice güreşlerde görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. Alt boylar mücadeleye devam ediyoruz. Dağcılar. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer misafirlerimiz, baş altı boyu 3. tur 16 pehlivan. Recep abi, muhtarımızı da alabilir miyiz? Muhtarımızı. Muhtar. Abi git ya.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce adına güreş yapıyor. Evet değerli güreşseverler. Sakarya. Kocaeli Kartepe Ergenici İbrahim Er Meydanı'nda çok özel bir konum var. Hayatını spora adamış. Kocaeli'nin bir dönem formasını giymiş. Hatta uzun soluklu giymiş ve çok büyük başarılara imza atmış. Ben de onu çıplak gözle izlemiş olduğum çok değerli bir futbolcumuz var. Faruk hocamız burada ama Murat Doğansoy da az önce mesaj attı takım arkadaşım. Önce ona selamlamak istiyorum. Murat abiyi çok severim, çok severim. Küçükken o arkasındaydı. Benim idollerimden biridir. Kendisini çok seviyorum. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Er meydanındayız. Dolayısıyla burada bir gelenek var 600 yıldır. Sen de uzun soluklu bir futbolcu, sporcu kariyerin söz konusuydu. Şimdi geleneklerimiz özelinde ve takımsal sporlar özelinde ne mesajlar vermek istiyorsun? Vallahi öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Güreşçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz kartımıza. İnan insan bunu seyrederken tüyleri diken diken oluyor. Öncesi ve sonrası konuşmalarıyla çok güzel bir organizasyon. Tabii Ferdi sporlar farklı. Takım oyununa göre çok farklı. Tekniği taktiğini anlamak bilmem ama gerçekten çok gurur duyuyorum. Gururla izliyorum. Burada Kocaeli'de ve Kartepe'de sağlıklı bireyler yetişme noktasında Sayın Mustafa Kocaman Başkanımız hem sizlere hem güreşte de birçok branşta da hocalarımız burada altyapılarla, tesislerle donatıyor. Dolayısıyla Mustafa Kocaman üzerinde neler söylemek istersin? Üst düzey bir sporcu olarak. Zaten beraberiz. Ben de Mustafa Kocaman'ın ekibindeyim. Spor konusunda gerçekten şu anda saha ve imkan olarak belki en iyi ilçelerden birine sahip. Özellikle futbol konusunda söyleyeyim. Birçok sahaya sahip. Kartepe sınırları içerisinde İzmit'ten daha çok yapmış. Tabii başkanımız yaz okulları düzenleyerek yüzmeden tutun işte aklınıza gelecek bütün spor branşları at binmeye kadar her şeyde her türlü imkanı sağlıyor. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Hizmetlerinden dolayı gerçekten ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Son olarak veda etmeden önce takım arkadaşın Kocaeli'nin öz evladı Yalçın abimizi kaybetti. Birkaç cümle alıyor. Yalçın abime Allah'tan rahmet diliyorum. Kocaeli Spor'da da Petrolüs'le beraberdik. O da arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Yani istenmediği şeyler yaşadı. Bir takım sıkıntılar yaşadı ama ölüm Allah'ın emri. Yapacak bir şey yok. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Senin hayranlarına şöyle ekranlar başına dönerek neler söylemek istersin? Çok üst düzey futbolcuydum. Ben de seni hayranlıkla izliyordum. Valla sporla kalsın herkes. Ben 52 yaşına geldim. Hala devam ediyorum. Master League oynuyorum. Çocuklarla uğraşıyorum. Spor çok güzel bir şey. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Real Madrid'e transfer olan yıldızımız Arda Güler hakkında neler söylemek istiyorsun? Allah yolunu açık etsin. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Gururla Real Madrid'in tweetlerine bakıyoruz. İlman şeylerine seyrediyorum. Hep takip ediyorum. Çok gurur duyuyoruz. İnşallah daha birçok gencimize vesile olur bu olay. Tek temennimiz gençlerimize şans verir. En büyük sıkıntılarımızdan biri Türk futbolunda gençlerimize şans verilmiyor, güvenmiyor. Çünkü günlük başarı beklendiği için günlük başarı geleceğe kaybettiriyor maalesef. Ve biz önümüzdeki yılları yayarsak kazanan Türk futbolu olur. Yani gençlere güvensinler, hocalarımıza güvensinler. Ama maalesef az önce dediğim gibi Türkiye'de günlük başarılar baz alındığı için biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ben son olarak buraya güreşleri izleyip gitmenizi istemiyorum. Finalde de burada inşallah altın gibi takan başkanın yanında olursun isterim. Gün boyu bekleyecek misiniz? Valla sabahtan beri buradayım. 6'da çocukların antrenmanı var. Ben bir kulübüm var. Hava sıcak diye 6'ya aldım diye güreşler var diye. Bulamayacaksın büyük olarak. Yani olmaya çalışacağım. Yardımcı hocam var. Ona bırakabilirsem kalmayı düşünüyorum. Seni görmek isteriz burada inşallah. Değerli güreş severler, alt boyları mücadeleye devam ediyoruz. Muhammed Resulullah. Başlatı boyunun 3. durumuna gelecek diyelim maşallah. Allah devam etsin. Gelecek şimdi. Baş pehlivanlar. Koçyiğitler. Evet baş pehlivanlar son 16 kura çekimi için anons edildi. Ana mı dedi be? Birazdan baş pehlivanlar son 16 kurasını çekecekler. Evet baş pehlivanlarımızın 3. kura çekimi başlıyor. Yusuf Can Zeybek giriyor. Kurasını çekmek üzere Antalya. Çok değerli baş pehlivanlarımız kura çekimlerimiz başlıyor. Ertuğrul Dağ Devren çekiyor kurasını. Evet şimdi röportaj hazırlığındayız.
ekranı ikiye bölerek kura çekimini de ekranlara getirebiliriz değerli yönetmenim. Şu anda canlı yayın bu er meydanlarında 30 yıl kol bağlayıp güreş tutmuş, kısmet giymiş, paça bağlamış. Bu bölgenin öz ve öz evladı. Burayı temsil etti uzun yıllar ve bugün de bu organizasyonun baş mimarlarından Mustafa Başçı. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Koza TV ailesi olarak siz de hoş geldiniz Recep Bey. Sağ olun. Yıllardır güreş tuttuğun yerde şimdi koordine etme noktasındasın. Ne hissediyorsun? Güreşmek mi zor, koordine etmek mi zor? Koordine etmek daha zor efendim. Çok büyük sorumluluk. Bu pelevanların buraya maddi olarak, bu pelevanların buraya kalma olarak dün akşamdan beri bir haftadır çok zorluk çektik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Öncelikle Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman Bey'e çok sonsuz teşekkür ediyorum. 17.si düzenlenmiş olan Kartepe Ergeneci İbrahim Pelevanlara en güzel şekilde de güreşler yapılıyor. Şimdi buraya bir organizasyon bakıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Güreş severlerimiz hep mesaj yolluyor. Muazzam bir güreş sahası. Tribünler muazzam. İlgi muazzam. Bunu nasıl başardı diyor. Güreş severler soruyor. Tabii ben 30 sene bu tür yağlı güreşi yaptığım için, bu işin içinde olduğum için en ufaktan en büyüğe kadar bu işin içinde olduğum için en güzel şekilde en iyisini yapmak istiyorum. Avantajlarını hissediyor değil mi? Kesinlikle bir Mustafa Başdemir olarak en güzel, en iyisini yapmak istedik. Tabii bunun yanında Sayın Kartepe Spor Müdürü Hacı Ağdaş, bunun yanında başkan yardımcıları, belediye başkanımız en güzel şekilde bu iş gönül işi, yürek işi, bu işi seveceksin. Bu yağlı güreşi seveceksin. Sevmezsen bu işi yapamazsın. Şimdi bu da var ama bir Mustafa Başdemir'in burada olma avantajı olarak Türkiye'nin en ünlü taş pehlivanları burada. Onlar da ya bu organizasyonu kim yapıyor? Biz katılalım, katılmayalım noktada tereddütleri yaşıyorlar ama burada hiç yaşamamışlar belli. Bunun avantajını da söyleyelim mi? Kesinlikle 17 senedir biz bu işin içindeyiz. Hepsi en güzel şekilde ağırlandı. Hepsi garanti edildi. Hepsi buraya gelmek için yarıştı efendim. Şimdi bu organizasyona yıllardır omuz veren eski değerli büyüklerimiz de vardı. Sen onları anlıyorsun vefa olarak. Onlara da buradan... Kesinlikle burada bu çayırda Hergeleci İbrahim kol bağlamış, Aydın Demir, rahmetli Göçmen Recep, bizim ustamız Sayın Erkan Berdan, Bülent, tabii eski Şükrü Karabalık, ondan sonra Mustafa rahmetli Hüseyin Üzülmez, Mustafa Kocaman, bunlara sonsuz şükranlarımı anıyorum buradan. Sonsuz şükranlarımı alıyorum. Üzülmez'de de Allah rahmet eylesin diliyorum. Bu işi seveceğim. Son olarak yol arkadaşlarımdan benim de yorumcum Mustafa Bayram da sana omuz veriyor. Ona neler söylemişler? Mustafa Bayram zaten bu işin profesörü. Zaten sen bizim ustamız Koza TV ailesi olarak Recep Tosun sonsuz teşekkür ediyorum. Yani şuna değerli güreş severler. Biz 30 yıldır dostuz. Az önce Cemre kızın da buradaydı. Diğer kızın da burada spor okuyor. Şimdi bir aile ortamı var. Burada çok güzel bir ortam var. Güreş severler bunu kaçırıyor. Son olarak ekranların başına güreş severlere ne mesaj vermek istiyorsun? Ya bu Kartepe Er Meydanı'nı göreceksin. Görmeden bir şey kimse bir şey diyemez. Burada yiğitler cenk yapıyor şu anda. Cenk yapıyor. Kırkpınar'ın rövanşı. Şimdi az önce sonra eşleşmeleri anons edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Mustafa Başkan. Ben teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Seyircilerime sonsuz teşekkür ederim. Evet, baş pehlivanların son 16 kapışmalarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz değerli güreş severler. Baş pehlivanlarımız hemen Kur'an numarasına göre sıraya geçelim. Haydi aslanlar. Baş pehlivanlar Koç Yiğitler. Yağ görevlisi baş pehlivanlara bir yağ getirelim. Evet değerli güreş severler, son 16 eşleşmesinde neler var neler. Yusufcan Zeybek, Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, Kaan Kaya, Menderes Saltık, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban, Yıldıray Akın, Ahmet Kavakçı, Mustafa Doğan Özkaya, Enes Doğan, Süleyman Aykır, Hüseyin Gümüşalan.
muazzam eşleşmeler söz konusu. Gözünüzü dahi kırpmayın. Kocaeli Kartepe Ergeleci İbrahim Er Meydanı'nda kıran kırana kapışmalar var. Kıran kırana. Çok acele Er Meydanı'nı boşaltalım. Er Meydanı'nda lütfen beklemeyelim arkadaşlar. Evet, görevi olmayan sivil vatandaşlar ve güneşi biten pehlivanlar acele bir şekilde Bu arada Er Meydanı'nı boşaltalım. Elif Öztürk'e buradan selamlar yolluyor arkadaşları. Kucak dolusu sevgiler yolluyoruz güreş severlerimize. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarının puanlama saati gelmiştir. Timur, şunu Mesut abi versin. Sezgin abi. Sezgin abi. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar. 17. geleneksel Ergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan güreşleri baş pehlivanlık 3. tur sınav atamasına başlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli güreş severler, vay diyorum. Son 16'da inanılmaz eşleşmeler söz konusu. Veli Demir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Manevi abim dedi, Veli Demir adına güreşiyor. 662. Tarihi Edirne Kırkpınar Sarayı içinde altın kemeri boyuna takarak 2023 yılı Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Yusuf Can Zeybek, Antalya Dilerler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey adına birleşiyor. Yine bugün burada Sarıdağ Gıda Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Tekin adına birleşiyor. Cengizhan Şimşek, Antalya Senik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına görüş yapıyor. Yine bugün burada iş adamı Sayın Aydın Sağırkaya adına görüş yapıyor. Ertuğrul Nademen Balıkesir Susurluk Ümit Dilici. Küçük orta, büyük boy pehlivanların puanlama saati. Yavaşlı Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oda adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Kartepe Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Mevlüt Agra adına görüş yapıyor. Kaan Kaya Karamürsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına geçiyor. Yine bugün burada Birsoy Enerji Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Birsoy adına geçiyor. Nedim Gürel Kocaeli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüş yapıyor. Yine bugün burada iş adamı Uçar Emeklar sahibi Sayın Osman Uçar adına görüş yapıyor. Menderes Saldık, Manisa Turgutlu. Buraya peşin çekmeye gelir o zaman. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız
Sayın Mimar Turgay Genç adına görüşüyor. Ali Gündüz, Antalya Korkuteli. ...2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüşüyor. Yine burada Azkuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı adına görüşüyor. Mustafa Taş, Sinop Duran. MCM Özkanlar Yağlı Güneş Spor Kulübü adına görüşüyor. Yine burada Tarakçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Selami Tarakçı adına görüşüyor. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya Serik. Kapandı mı? ...2013-2017 yılları Talih Kırpınar Başpehlivanı. 2023 yılı 662. Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanlık finalisti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Azkuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı adına güreşiyor. İsmail Balaban, Antalya Elmalı Akçay. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Sadık Yılmaz adına güreş yapıyor. Ahmet Kavakçı, Sakarya Hendek. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreşiyor. Yine bugün burada Dek İnşaat Ev Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivanlar Namisi Şahsuvar Mamlı adına güreşiyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına güreşiyor. 662. Talih Kırpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri baş altı şampiyonu. Yine bugün burada Kartepe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Duman adına güreşiyor. Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva Kasabası. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Kartepe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Duman adına güreşiyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Mecidözü. 2023 yılı Talih Kırpınar Saray içinde baş pehlivanlıkta 3. oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreşiyor. Kartepe'de faaliyet gösteren Azkuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı adına güreşiyor. Hüseyin Gümüşalan, Karamüsel. Büyük orta pehlivanları puanlama saatiniz gelmiştir. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu adına güreşiyor. Yine bugün burada Kartepe Muhtarlık Dernek Başkanı Hüseyin Türkör adına güreşiyor. Süleyman Aykırı, Sakarya Hendek. Evet değerli müesseseler, değerli misafirler. Birbirinden kıymetli başpehlivanlarımıza şöyle bir moral alkışı yapar mıyız? Alkışlar sizden, kıymetli başpehlivanlarımıza. Pehlivan! Bu meydan Kırklar Meydanı'dır. Kırklar Yediler Seyranı'dır. Nice koç yiğitler bu meydanlardan geçtiler. Acı, tatlı, suyun için göçtüler. Ya Muhammed, ya Ali,
Resulullah. Haydi aziz seyircim. Baş pehlivanlarımıza dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah versin. Evet, son 16'da Allah'ın iddialarıyla salavatlandı baş pehlivanlarımız. Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Yusufcan Zeybek. Bu kapışmalar an itibariyle Koza TV ekranlarında, Ekin Türk TV ekranlarında. Bu arada değerli güreş severler, 19 Temmuz Çarşamba günü bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Tanım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Samsun Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nca tertip edilecektir. Değerli hocam Hasan Ergin de koordine edecektir. Bu güreşleri Güreşin Kalbi Koza TV ekranlarından da canlı olarak izleyebilirsiniz değerli güreş severler. 19 Temmuz Çarşamba günü ve hemen akabinde Ordu Aybastı Yağlı Pehlivan Güreşleri de yine CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde değerli güreş severler önümüzdeki hafta sonu büyük kapışmalara sahne alacak. ...13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbey Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri tertip edilecek. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel himayelerinde tertip edilecek. Mehmet Boz değerli büyüğümde koordine edecek bu güreşleri. Bu bilgileri de verelim değerli güreş severler. Küçük orta, küçük boyda. Evet. İsmini yazdırmayan pehlivanlar. Cebel hakemlerine gelmiş. Tekrar ediyorum. Küçük orta, küçük boyda. İsmini ceblere yazdırmayan pehlivanlarımız Cebel hakemlerine gelmiş. Bu arada eski Çalışspor Başkanı Ali Gider tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Selamlar değerli büyüme. Büyük orta pehlivanları kura çekmek üzere Cebel hakemlerine gelmiş. Tekrar ediyorum. Büyük orta pehlivanları kuramız Cebel hakemlerine seçilmektedir. Büyük orta pehlivanlara önemli olur. Hüseyin Gümüşalan ekranlarda. Bugün Kocaeli Kartepe Er Meydanı'nda baş pehlivan birincisine 15 adet çeyrek altın ödüllendirilecek Mustafa Kocaman. Değerli belediye başkanımız 15 adet çeyrek altınla ödüllendirecek baş pehlivan birincisine. Özel ödül bu, özel. Sayın Mustafa Kocaman belediye başkanımız kesenin ağzını açtı. Yiğitlerimize dökmüş oldukları alın terini hemen kurumadan akşam ödülünü verecek. Eski basketbolcu, eski bir sporcu olma ünvanıyla Sayın Mustafa Kocaman sporcuların, pehlivanların teri soğumadan ödüllerini takdim edecek. Er meydanında hazır olsunuz. Minik bir minik iki, teşvik bir teşvik iki. Hasan Basri Koçak iyi yayınlar diliyor. Akabinde Torsoğlu ayak boyu pehlivanları Bu arada Er meydanının giriş kapısında bekleyin. çok değerli Şahin Opur Er Meydanı'nda güreşen tüm pehlivanlarımız başarı dileklerinde bulunuyor. 12 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreşte tarih edine Kırkpınar neyse Karakucak'ta da Türkiye Şampiyonası Sivas'ta olacak 12 Ağustos Cumartesi günü. İnşallah değerli büyüğüm Sayın İbrahim Türkiş ve Başkan Vekilimiz Sayın Yardımcımız Sayın Şahin Opur tıpkı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde olmuş olduğu gibi bir canlı yayın ağıyla Karakucak'ın Kırkpınar'ını inşallah Sivas'ta 12 Ağustos Cumartesi günü
tüm Türkiye ve dünyaya izletirler. Değerli büyüklerimize bu doğrultuda benim de çağrım olsun. Biz Koza TV olarak, Ekin Türk TV olarak ve Lider Haber TV olarak koşa koşa gelip yayınlarız. Yusuf Polatlı'dan, Ankara'dan iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Ve zorlu mücadeleler başladı. Cengiz Han Şimşek, Yusuf Can Zeybek. Sol üst kadrajda Ali Gürbüz, Mustafa Taş. Sağ üst kadrajda Süleyman Aykır, Hüseyin Gümüşalan. Sağ alt kadrajda Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban. Sol alt kadrajda. Pehlivanlarımıza yapılan önemli bir an olsun. Çok değerli belediye başkanımız Sayın Mustafa Kocaman bugünün baş pehlivanlık birincisine 15 adet çeyrek altın verecektir. Tam 15 adet. Başkanımızı ve baş pehlivanları şöyle coşkuyla bir alkış yapalım. Burada olacak. Jeoloji mühendisimiz Hakan Özel iyi yayınlar diliyor. Dualarımız, yüreğimiz Ali Gürbüz'e demiş Hülya Bayram. Bugün şahane güreşler oluyor demiş. Sağlıkçı İbrahim abimiz Balıkesir Gönen'den. 40 yıldır Gönen güreşlerinin şekillendiriyor değerli İbrahim abimiz. Sağ üst kadrajda Ali Gürbüz, Mustafa Taş. Sol üst kadrajda Cengiz Han Şimşek, Yusuf Can Zeybek. Sol alt kadrajda Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban. Ve sağ alt kadrajda da Süleyman Aykır, Hüseyin Gümüşalan. Bu arada Yıldıray Akın Ahmet Kavakçı'yı uzak kadrajda mağlup etti, uzak köşede. Bu bilgiyi de aktaralım. Teşvik 2, size yapılan son çağrı. Çok acele, her meydanında bilen müsabakası için yerlerinizi alın. Geç aslan maçı. Büyük Orta Pehlivanı Mert Arıcı cetvel hakemliğine. Hüseyin Gümüşalan Süleyman Aykırı'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran ikinci isim oldu Yıldıray Akın'dan sonra. İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi. Sağ alt kadraja Nedim Gürel mücadelesi eklendi. Rakibi Menderes Saltık. Davulcular, kıymetli güreş severler, saygıdeğer konuklar, 17. geleneksel Kartepe Ergeneci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri minik bir boyu final müsabakası. Sağ üst köşede yan kazıkta Mustafa Taş Ali Gürbüz mücadelesinde her an oradan bir tırpan gelebilir. Mustafa Taş özelinde
Bu arada sol üst köşede Cengiz Han şimdi günde atmak isterken Yusufcan Zeybek kılçık oyunuyla Ali Gürbüz'de. Bu arada Ali Gürbüz'de Mustafa Taş'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Yusufcan Zeybek'ten sonra Ali Gürbüz'de, Yusufcan Zeybek'te aynı anda arka arkaya galibiyetler elde ettiler. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz galip. Mustafa Erbağ mahtubu Ensar Erbağ Karamürsel. Başlatlı güreşlerinde puanlama saati gelmiştir. Minik 2 boyu final. Baş pehlivanlık güreşlerinde Yalova Altınova Belediye Evet işte Hüseyin Gümüşalan'ın kas kanadı az önce Süleyman Aykırı'ya. Enes Doğan da uzak kadrajda Mustafa Doğan Özkaya'ya mağlup etti. Erkan Uysal adına güreşiyor. İşte günde atmak isteyen Cengiz Han Şimşek'e kılçık oyunuyla karşılık verdi Yusufcan Zeybek. Murtaza Çürük iyi yayınlar diliyor. Final müsabakasını Kocaeli bölgesinden bakın Ali Gürbüz dış kepçelemiş. Dış kepçeyle Mustafa Taş'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran isim oldu. İsmail Balaban keçi dikmesi arayışı içerisinde Kürşat Şevki Korkmaz. Hemen önümüzde de Nedim Gürel mücadelesi var. Uzak kadrajda da Kaan Kaya Ertuğrul Dağdevir'e kapışması. 3 çift kaldı çayırda. Dış kasada Hüseyin Gümüşalan. Tek daldı Kürşat Şevki Korkmaz. Minik 2 boyu pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Bir kas kanadı arayışı. İsmail evet kas kanadıyla İsmail Balaban çeyrek finalde. Teşvik 1 boyu final. Salih Yıldız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kars Spor adına güreşiyor. Kocaeli Kandıra. İbrahim Balta. Gölcük İnşaatı Sayın Şaban Balta adına güreşiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kars Spor. Teşvik 2 final. Davulcular. Sağda 2 çift kaldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan bakıyoruz. Nedim Gürel. 1 boyu şampiyonu. Menderes Saltık, Ertuğrul Dağdeviren, Kaan Kaya ekranın solunda. Sayın Recep Gürkan adına güreşiyor. Yine bugün burada Sarımeşe muhtarımız Sayın İsmail Eken adına güreşiyor. Aydın Can Gümüşdağ Serhat Şehri Edirne. Hüseyin Gümüşalan'a başarılar demiş Kocaeli Karamsel Belediyesi'nden Serkan değerli kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada ekranın solunda yan kazık yan paçada Kaan Kaya, Ertuğrul Dağdeviren paçayı arıyor. Bir ters ya da dış çangal gelebilir mi? Evet. Ragıp Çoban hocam yapacak. Bilgilerinize arz olur. İç çangal ve Ertuğrul Dağdeviren de çeyrek finalde. Pehlivan. Yürümüne yalan dünya. Sana konar göçer bir gün. 7 isim belli oldu. Son isim. Bakalım Menderes Saltık mı Nedim Gürel mi olacak? Bakın tekrarını bir kez daha izliyorsun İsmail Balaban. Kürşat Şevki Korkmaz kas kanadıyla. İlk önce tam olmadı sonra ayağıyla da desteklemiş. Kas kanadı oyunuyla adını çeyrek finale yazdıran isim oldu İsmail Balaban. 7 isim belli oldu. Yusufcan Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Yıldıray Akın, Enes Doğan ve Hüseyin Gümüşalan. 8. isim. Başaltı pehlivanları. Menderes Saltık mı yoksa Nedim Gürel mi? Çok acele felaketle geldiniz. Toz Kobra, ayak, deste 1, deste 2, deste 3, küçük orta küçük, küçük orta, büyük boy pehlivanları her meydanında hazır olunuz. Toz Kobra, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta, büyük boy pehlivanları her meydanında hazır olunuz. Haydi aslanlar.
Hakkı Yiğit Alaplı'dan iyi yayınlar diliyor. Değerli büyüme selamlar yolluyoruz. Manisa Turgutlu'dan Zahim Atlı iyi yayınlar diliyor. Menderes Altı'ya başarı dileklerinde bulunmuş. Temel Duru buranın birincisi belli demiş. Acaba kim, ben merak ediyorum. İsmail Balaban var, Yusuf Can Zeybek var, Hüseyin Gümüşalan var. Var da var. Bir öngörünü alabiliriz. Temel Duru. Büyük ortalar çok acele meydanına. Minik 2, teşvik 2 boyunda. Müsabakaların biten pehlivanlar. Madalya töreni için kürsünün yanında hazır bekleyin. Tekrar ediyorum. Minik 2, teşvik 2 boyunda. Dereceye giren pehlivanlar. Madalya töreni için kürsünün yanında hazır bekleyin. Moskova, ayak, Nesli Küçük. Metin büyük oldu. Kocaeli Gölcük'ten selamlar demiş. İzmir Garamcı köyünden David David. Evet, bu arada Nedim Gürel de adını çeyrek final yazdıran son isim oldu. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Yenisinin tekrarından sonra. Şu an Er Meydanı'nda bulunan sivil vatandaşlar. Er Meydanı'nda bulunan Bulduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tam bağımsız Türkiye vazgeçer mi senden? Dilere san aşkımızdan, yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda tok çıktı yollara. Şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli.
Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın. Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Yeniden belki bir şeylerimi yapabilirim. Yine ayakta kalmaya çalışırım. İyi ki de yapmışım. İşimizi de gördü, evimizi de onardık. Allah'a çok şükür. Allah dastan razı olsun. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz. Yutabiliriz. Konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle
zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Kocaeli Kartepe Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Avra, hoş geldin değerli. Hoş bulduk. Büyük kral mücadeleler var. Bir pehlivan torunu olarak, eski bir güreşçi olarak ne hissediyorsun Mevlüt Avra? Evet, biliyorsunuz ki bugün Ergeci İbrahim Yağlı Pehlivan Er Meydanı'ndayız. Burası dualı bir şehir. Tabii burada bugün baş pehlivanlarımız Kırkpınar'dan sonra hepsi burada. İlk kez rövanşa çıkıyorlar. Evet, Kırkpınar'dan sonra ilk kez rövanşa çıkıyorlar. Güzel bir ortam var. Tüm pehlivanlarımıza buradan başarılar diliyoruz. İnşallah güzel güreşler geçiyor. Bu güreşlerde tabii ki Kartepe tek güreşlere değil, aslında baktığımızda Kartepe gerçekten spora hizmet eden bir ilçemiz. Ama en yakından bilenlerden birisi. Evet, siz de çok iyi biliyorsunuz ki Kocaeli'nin spor kenti ve başkenti Kocaeli'de tüm organizasyonları yapan ilçelerden bir tanesi de Kartepe. Bugün Er Meydanı'ndayız. Bugün baş pehlivanlarımız inşallah burada birisi baş pehlivan olacak ama bizim için önemli olan tüm pehlivanların burada olması Kırkpınar'dan sonra. Geleneklerimizin burada devam etmiş olması. Tabii şimdi örf ve geleneklerimizin meydanında bu Kartepe'de çok pehlivanlar vardı. Bir tanesi İbrahim Ergeci'ydi. Bu meydanın, bu güreşin, bu atasporumuzun burada tanıtılması, bu meydanlarda, bu bulunduğumuz meydanda geçmiş yıllarda güreş yapması, bu meydanı doğal anlamda bu güreşe kazandıran geçmiş olan bu meydanın o güreşin devam etmesini şu andaki mevcut belediye başkanı çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kocaman özelinde neler söylemek istersin? Birçok spor branşlarını desteklerken sen amatör spor kulüpler başkanı olarak hep birebir temaslardasın. Geleneklerimize de sıkı sıkı bağlılığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Mustafa Kocaman özelinde Mevlüt Avra neler söylüyorsun? Evet abi, şimdi şöyle aslında tek güreşte yokuz. Biraz çarşıya geniş bakarsak Kartepe tüm branşlarda gerek futbol gerek diğer spor branşlarında bizim daha geçmişte dediğimiz gibi tüm ilçelere lokomotif olmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz bu sene 3 ayımızda dop dolu bir sezon geçiyoruz. Spor şöleni yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi güreşler. Bugünden sonra diğer farklı branşlarda organizasyonlar yapacağız. Tabii bu Kartepe Belediye Başkanımız sporu seven bir belediye başkanımız. Sporun içinden gelen bir belediye başkanımız. Sporu seven bir ilçenin belediye başkanı. Biz de böyle bir belediye başkanımız burada olduğu sürece tüm branşlarda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bundan bahsederken bir de üst akıl var. Kim o? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın. Sporun başkenti olma noktasında tüm ilçeleri ve tüm ilçe belediye başkanlarına ben arkanızdayım mesajını veriyor. Sen de sporun tam kalbinde olan biri olarak Ayrıca Spor Daire Başkanımız Kocaeli'de Şemsettin Yıldırım gibi bir değer var. Dolayısıyla bu armağanlama özelinde bu bir şans olarak değerlendiriyoruz. Çünkü birçok isimle çalışmış biri olarak. Tabii şimdi az önce dedik ya, bu iş bir sevda işi. Sporun başkenti kelimesi çok önemli bir kelime. Hemen bakarlar değil mi? CV'ye bakalım doğru mu değil mi? Lisanslı sporculara bakarlar. Organizasyona bakarlar. Yani bunu böyle utopi konuşamayız. Gerçeklere dayalı belgelerle konuşuyoruz. Şimdi belediye başkanımızın çok güzel bir özelliği var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Bütün yaptığımız programlarımızı sadece biz kağıtlarından yaptırtmıyoruz. Bugün dünya şampiyonlarını organizasyonu yapıyoruz. Dün judo'nun turnuvası vardı. Bugün yelken turnuvası var. Bugün Kocaeli'nde az önce dediğim gibi başkenti, Kocaeli'nin başkenti öyle kolay değil, sporun başkenti olmak. Tahir Başkanımızın talimatlarıyla Gençlik Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın önderliğinde yaptığımız Kocaeli'nde çok büyük organizasyonlar var. Siz de yakından takip ediyorsunuz mücadelelerini alabiliriz farklı ya da yeni sene devam edeceğiz. Evet. Siz de biliyorsunuz ki biz her gün her hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ayrı ayrı organizasyonumuz var. Yeri geliyor bir günde uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. Bunun en büyük kaynağı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın spora sevdiği, spora hizmet etme noktasında talimatları kesindir. Bugün Kocaeli'nde 20.000 tane lisanslı sporcu yetiştiriyor bu Kocaeli. Ki dünya şampiyonlarımız var, Türkiye şampiyonlarımız var, Avrupa şampiyonlarımız var. Bizim her dalda bir tane
şampiyonlarımız var. Geçen hafta mesela Kocaeli'nde belediye başkanımızı başarılı sporcularla buluşturduk. Bunların içinde Eray Şamdan'ından tutun diğer branşlarda Türkiye şampiyonu olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş sporcularımızla buluştu. Bu kaynağı yaratan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız hizmeti yarattığı zaman inanın ki meyvelerini topluyorsunuz. Böyle büyük bir ilçede, böyle büyük bir ilin belediye başkanı spor hizmet etme noktasında çalışmalarını var yüzünde gösterirken tabii ilçe belediye başkanlarımız da bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Biz sivil toplum kuruluşlarıyla Kartepe Belediye'mizle birlikte ortak projelerimizde bizim 3 ayımızda her hafta bir projemiz var Kartepe'de. Kartepe'de bugün güreş var. Güreşlerden sonra mesela Türkiye'de ilk defa yapıyoruz. 50 yaş turnuvası var. Türkiye'de tekiz. Nedir bu 50 yaş? Amatör ve profesyonel oynamış büyüklerimizi 50 yaşından sonra sahaya getirdik. Bu sene 3.'sünü düzenliyoruz. Türkiye'de tek bu. Örnektir. Mesela buna Tahir Büyükakın Başkanımız çok önem gösteriyor. Geliyor maçlarında oynuyor. Bizzat kendisinin talimatları da bu konuda var. Geliyor oynuyor. Biz bir sporun başkentinde şu sloganımız vardı. Mutlu şehir Kocaeli'nin spor ilçesi Kartepe. Biz bunu geliştirdik. Turizm var, sanayi var, tarım var ama bunun yanında en önemlisi sporu da Allah'ın izniyle Kartepe Belediye Başkanımızın destekleriyle Kartepe Kulüpleri Birliği kulüplerimizle birlikte belediyemizde ortak projelerimizde inşallah gelecek yılları daha çok üstüne katarak Kartepe'de sporu ön plana çıkartma noktasında çabalarımız var. Biz Türkiye'ye değil Avrupa'ya sporcular yetiştirmemiz lazım. İnşallah Kartepe ve Kocaeli hem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle hem ilçe belediye başkanımızın destekleri inşallah bu mücadeleleri bu spor organizasyonları bunlar var olduğu sürece Kartepe'mizde ve Kocaeli'mizde göstereceğiz. Tabii bunun arkasında planlar var. Gençlik Spor Daire Başkanı Semsettin Yıldırım'ın çok büyük emekleri var. Her sporcularımız, her kulüp başkanlarımızda yaptığımız istişarelerde belediye başkanımızın talimatlarıyla bütün spor dallarına destek veriyor. Spor Şube Müdürümüz Alparslan Aslan keza öyle. Güreşin içinden gelmiş, güreşe destek, amatör spora destek. Yani dediğim gibi Kocaeli birlik, beraberlik içinde olduğu zaman, ilçelerinle beraber olduğu zaman gördüğünüz gibi Kocaeli'nin her spor dalında başarılara imza atmak elimizde değil. İnşallah gelecek sezonlarda yeni projelerle inşallah Türk gençliğine geleceğimize sporcular yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bu arada değerli güreş severler Mevlüt Avra 10 parmağında 10 marifet var. Yeni görevinde hayırlı olsun. Onu da buradan deklar edelim. Omuzunda yük ağırlaştı ama her şey gençlerimizin sportif anlamda yükselebilmesi için hayırlı olsun yeni görevin bu arada. Teşekkür. Yani şöyle biz hiçbir büyüğümüzden görev istemedik. Görev verilir, tebliğ edilir. Biz de elimizden geldiğince bu görevleri yerine layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Verilen görevi biz kendimize değil. İlk önce bulunduğumuz kurumun temsil ettiğimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve arka planda olan devletimizin kurumunu en iyi şekilde teslim etmek için, çalışmak için sürdüreceğiz. Tabii görevler zordur, iyidir, kötüdür, hiç ona bakmıyoruz. Allah, Cenab-ı Allah bize nasip etsin ki kötü işlerde kullanılmaması noktasında Allah'ımızdan her zaman duacıyız. Hiçbir işimiz kötü olmaması için çalışmalar sürdüreceğiz. İnşallah yeni görevimizde de Rabbim bizleri mahcup etmesin. Tabii bugün 15 Temmuz. Evet, son olarak oradan da birkaç cümle alalım. 15 Temmuz, evet bugün bayrağımızı, sancağımızı, ezanımızı, dinimizi, ırkımızı bugün bu meydanlarda, bu Türk bayrakları, ezanların minarelerden okunması için, geleceğimizin ve geçmişin teminatları için bugün canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Kimse inanmasın ki bu vatan kimsenin elinde değil. Bu vatan, bu insanlar, bu halk olduğu sürece inşallah başımızda bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekibiyle, Türk halkıyla birlikte her zaman bizim Türk insanının, Türk milletinin ne kadar cefakar, ne kadar fedakar olduğunu 15 Temmuz'da gördük. Hain FETÖ terör örgütünü de hiçbir zaman bunlara yem etmediğimizi dünya bizi gördü. İnşallah bugün 7. senesini kutlayacağız. Ama dediğim gibi az önce bu vatan boş değil, bu gençlik boş değil.
İnşallah bir daha bu ülkemize, bu vatanımıza inşallah böyle bir daha darbeler yaşatmasın. İnşallah 85 milyon topyekün karşılarında olacağız. Teşekkür ediyorum Mevlüt Ben Avra. teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalarda bulundun. Yüreğine sağlık. Buradan selam yollamak istediklerim var mı? Ben oğluna bir selam yollamak istiyorum. Tabii oğlum Hasan Ara, tüm aileme, Kartepe'de kulüp başkanlarımıza, emekli olan tüm kulüp başkanlarımıza, spora hizmet eden Kartepe'li hemşirelerimize, Kartepe Belediye Başkanımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanımız, koşumu müdürlerimize, Kartepe Belediyesi'nin çok değerli başkan yardımcıları, çalışma ekiplerine buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Koz ailesine de bu sporları bizlere yansıttığı için her yere güreşlere gidemiyoruz ama güreşler olduğu zaman ilk açacağımız televizyon kanalı Koza TV, Koza TV yönetimine ve siz değerli Recep abimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir güreşlerde de tekrardan buluşmak dileğiyle. İnşallah gün sonunda bakalım kim baş pelemana uzanacak. Ayrıca baş peleman birincisine 15 tane çeyrek altın başkanımız Mustafa Kocaman ödüllendirilecek. Bu da motivasyon oluyor. Senin de bu konudaki katkılarını biliyorum ben. Başkanımıza hep dirsek temasındasın. Yüreğine sağlık Mevlüt Avra. Çok sağ ol, teşekkür var ol. ediyorum. Evet, alt boyları mücadeleyle devam ediyoruz değerli güreş severler. Teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye Güreşler Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Özel. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Teşvik 2 boyu kürsüye. Bana tebrik ettiklerin haberim bile yok. Başkan dedi ki 40 lira bütçesini bir sürpriz. Evet, teşvik 2. Kürsüye çıkalım arkadaşlar. Madalyaları vermek üzere. Kartepe İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürümüz Sayın Erol Arutan Bey'e kürsüye davetlerini arz ederim. Bravolar. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Baş altı boyu çeyrek final müsabakaları. Refik Önen. Kocaeli. Bu arada başaltı boyununda çeyrek final salavatlaması yapılmakta. Kocaeli. Çeyrek final. Metin Alparslan Temizce. Sakarya Büyükşehir Belediye Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu adına güreş yapıyor. Sakarya Hendek. Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına güreş yapıyor. Mert Altın Karamürsel. Salih. Teşvik boyunda dereceye giren planlara çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Kartepe Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Mevlüt Avra adına görüş yapıyor. Erdal Duman Kocaeli. Tozkoparan boyunda dereceye giren pehlivanlar kürsüye geliyor. Ya Kaytazdere Belediyesi adına. Dilerseniz bir kez daha ben size çeyrek finali anons etmek istiyorum. Çeyrek finali kalan baş pehlivanları Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren, Nedim Gürel, Ali Gürbüz, Kürşat İsmail Balaban, Yıldıray Akın, Enes Doğan ve Hüseyin Gümüşalan birazdan çeyrek final kurallarını çekecekler. Polis memurumuz Sayın Okan Göcan adına güreş yapıyor. Emirhan Ergin, Balıkesir, Bigaliç. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Saral Grup Boru Dağıtım firması sahibi adamı Muharrem Saral adına güreş yapıyor. Yunus Emre Akman, Kocaeli Gölcük. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Çeyrek finale giden yiğit aslanlara hep birlikte diyelim maşallah. Allah darman versin. Evet, başaltı boyu da salavatlandı. Çeyrek finalde Canlı yayına alalım mı? Canlı yayına.
Recep Çampınar Almanya'dan iyi yayınlar demiş. Kucak dolu sevgiler gurbetçilerimize. Ersin Bakar'a, İlker Tüfekçi iyi yayınlar diliyor. Sami Tokmak, Muğla Köyceğiz'den iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz değerli büyüğümüze. Tekirdağ'dan Serhat Yavuz, pehlivanlarımıza Allah derman versin dileklerinde bulunuyorlar. İyi yayınlar diliyorum demiş. 15 Temmuz Milli İradenin Direniş Yıl Dönümünde Şehit Müdürüm Zafer Koyuncu ve tüm şehitlerimize ve gazilerimize dua istiyorum demiş. Atasporunu ilgiyle izliyorum. Bu sıcakta görev yapan tüm güreş sevdalarına, yağcısından pehlivanına kadar gizli kahramanlara selam olsun demiş. Yusufcan Zeybi de tebrik ediyorum demiş. Seyfetli senin de başarılar demiş. Özel Harekat'tan Şahin Acar. Değerli komutanıma, özel harekatçı komutanıma selamlar, saygılar yolluyorum. Yaklaşık 10 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı Özel Koruma bölümündeydi Şahin Acar. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için bugüne kadar hain terör örgütüne, paralel yapılara şehit verdiğimiz tüm Mehmetçimize, vatandaşlarımıza, halkımıza, güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine bu hevesli olan paralel yapılara günü geldiğinde de nasıl karşılık verildiğini tüm dünyaya gösterdik. 85 milyon topyekün tek yürek halinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, ay yıldızlı al bayrağımız için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için, Türk milleti için, Necip Türk milleti için hep birlikte olduk. Bundan sonra da olacağız. Evet, kura çekimi için baş pehlivanlar şu anda anons ediliyor. Evet, Yusufcan Zeybek. İlk kurayı Yusufcan Zeybek çekecek. Oğlum Yusuf Hoca'nın yanına git, Yusuf Hoca'nın. Karışma sen çocuğun işine. Yusuf Can Zeybek. 3 numara. Evet, 3 numara Yusuf Can Zeybek. İsmail Balaban bakalım kaç numara çekecek? İsmail Balaban. 1 numara. 1 numara İsmail Balaban. Antalya Havalimanı'ndan Ömer Yıldırım değerli kardeşim iyi yayınlar diliyor. Suat Ayaz eski kurum amirim. Karamüsel İSU Şube Müdürlüğü'nde 8 yıl görev yapmış olduğum Suat Ayaz iyi yayınlar diliyor. Tüm pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor değerli Suat abim. Suat Ayaz. 8 numara. 8 numara. Ertuğrul Dağdeviren. Bakalım. Hüseyin Gümüşalan. 6 numara. Enes Doğan Antalya. Enes Doğan. 5 numara. Ali Gürbüz Antalya kurasını çekiyor. Ali Gürbüz. 7 numara. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük kurasını çekiyor. Yıldıray Akın. 2 numara. Nedim Gürel Kocaeli Gölcük. Nedim Gürel 4 numara. Baş pehlivanlarımız hemen Kur'an numarasını sıraya geçelim. Gelin baş pehlivanlar. Haydi koç yiğitler. Baş pehlivanlık 3. tur, 4. tur eşleşmeleri. İsmail Balaban Yıldıray Akın, Yusuf Can Zeybek, Nedim Gürel, Enes Doğan, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren.
küçük orta büyük boyda puanlama saati gelmiştir. Deste büyük boyda puanlama saati gelmiştir. Değerli müesseseler, saygıdeğer konuklar, 17. Geleneksel Kartepe Hergeleci İbrahim Başpehlivanlık 4. tur sıralamasına başlıyoruz. Değerli müesseseler, Tarihi Kırkpınar'da 2013-2017 yıllarında başpehlivan birincisi oldu. Bu yılda Tarihi Kırkpınar'da başpehlivanlıkta final yaptığı ikinci oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin pehlivanı. Bugün Er meydanımızda Kartepe'de faaliyet gösteren at kuyumculuğu sahibi Sayın Halil İbrahim Ejderoğlu adına güreş yapıyor. İsmail Balaban, Antalya Elmalı. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreşiyor. Aynı zamanda bugün burada Dev İnşaatları Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvar Marul adına güreşiyor. Yıldır'a yakın Kocaeli Gölcük. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekbey adına güreşiyor. Aynı zamanda Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Veli Demir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Antalya burada. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyük Akın Bey pehlivanı. Yine bugün meydanımızda Kartepe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Muhammed Duman adına güreş yapıyor. Nedim Güven, Kocaeli Gölcük. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal adına güreşiyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar baş altı şampiyonu. Yine bugün burada milli güreşi Başpehlivanlarımız salavatlanırken birazdan huzur peşlemine çıkacaklar ve ben de bir röportaj hazırlığı içerisinde olacağım. Çok kısa da olsa. Küçük orta küçük boyda puanlama saati gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyük Akın Bey pehlivanı. Bugün meydanımızda Kartepe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhammed Duman adına güreş yapıyor. Bölgemizin genç iddialı pehlivanı Hüseyin Gümüşalan Başpehlivanlar Diyarı Karamürse. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç adına güreşiyor. Ali Gürbüz Antalya Kodudeli Sıvardır Köyü. Değerli üreticiler, yağlı güreş yaptıran Kertemli Birliği Başkanı. Yine Balıkesir Bu turda Hüseyin Gümüşalan ve Ali Gürbüz mücadelesini izleyeceksiniz değerli Bugün güreşçiler. meydanımızda Sarı Dayılar Gıda Pazarlama Ticaret Ürünler Şirketi'nin başkanı Sayın Çok özür dilerim. Evet, Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz Kırkpınar rövanşını izleyeceksiniz. Ertuğrul Dağdeviren Balıkesir Usulü Ümitli Köyü. Evet değerli müesseseler, saygıdeğer konuklar, ustalarımdan aldığım dibi görünmeyen suya dalamam. Siz de başpehlivanlara şöyle çeyrek finalde bir alkış yapmazsanız ben de başpehlivanları salamam. Pehlivan! Pehlivan! Bizler adaların, Koca Yusufların, Kurtdere'lerin, Kel Ali Çorabı torunlarıyız. Bizler bu sahalarda sabah
şehit düşen akıcıların torunlarıyız. Ne mutlu bu meydanlarda güreş yapan Müslüman, münevver Türk gençliğine. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah illallah Muhammed Resulullah. Haydi seyircim, kurban olurum o güzel ellerinize, baş pehlivanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi maşallah, Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanların çeyrek finalde Allah nidalarıyla salavatlandı. Onlar huzur peşrevindeyken bir canlı yayın konuğum var. Kocaeli Gölcük'te bir iş adamı, aslında bir güreş sevdalısı Muharrem Saral. Tarihi Kırkpınar'da Büyükorda'da final yapan iki pehlivanı ve onların dışında da iki pehlivan, yani 4 pehlivanı kendi imkanlarıyla sigortalı ve sigortalı bir maaş ödüyor. Böyle bir güreş sevdalısı Muharrem Saral. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu sevgiyi nasıl açıklar, nasıl tanımlayalım, nasıl ekranlara başladık güreş severler anlayalım. Güneşe olan merakımız, sevgimiz, gençlerin bir şeyler yaptığı zaman duyduğumuz gurur, onur. Bizim kardeşlerimiz, gençler bir yerlerde isimleri okunduğu zaman, başarılara geldiği zaman gurur duyuyoruz. O gurur bize yetiyor. O gururun verdiği heyecanla, hevesle biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı belediyeler bile ya pehlivanlar bana yük oluyor, ağır geliyor diye işten çıkarttılar ama sen kendi imkanlarına, ataspor olan sevginden dolayı 4 tane pehlivanı istihdam ediyorsun. Dolayısıyla bu Türkiye'de örnek olma noktasına ben seni canlı yayına aldım aslında. Bunun sevgiyle ya da maddi noktasında nasıl bir ikilem yaşanır da ne tavsiyede bulunalım, ne öngörüde bulunalım? Buyurun. Maddiyat burada çok geride kalıyor. Yani önemli olan dediğim gibi gençlere bu işi aşılamak, teşviklemek. Yeter ki onlar yani kötü yollara, farklı yollara gideceğine böyle sporla, atasporumuzla ilgilensinler, burada bir yerlere gelsinler. Biz bunun peşindeyiz. Gerisi teferruat kalıyor. 2 tane gencimiz final yaptılar Kırkpınar'da. Hüseyin Soğukoğlu ve Yunus Emre Yaman. Sen ne hissettin o anda? Gururlandın mı, duygulandın mı? Neler hissediyorsun? Tabii ki gururlanmaz olur muyuz? Yani desteklediğimiz, sevdiğimiz bizim kardeşlerimiz, gençlerimiz finalde Gölcük Belediyesi adına güreşen iki pehlivan başaltı boyuna çıkmak için final yaptılar. Biz de haliyle gururlanmaz olur muyuz? Yani çok onur duyduk, gurur duyduk. Son olarak Ali Yıldırım sözlerden bahsetmiyor olmaz. Ona da buradan ekranları başındaki güreşlerler adına Ali Yıldırım Sezer Başkanımızın yeri bizde apayrı. Yani güreşe verdiği destek için kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Gençlerimize her türlü imkanları sağlamaya, sunmaya çalışıyor. O da elinden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyor. O olmasa Gölcük'ün gençleri güreşe bu kadar belki yönelmezdi. Bu kadar istihdam olmazdı. Kendisinin desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Ekranları başı güreş severler merak ediyorlardır. Son olarak böyle veda edeceğiz. Muharrem Saral kim? Muharrem Saral, Kocaeli'nin Gölcük ilinde doğmuş, ilçesinde doğmuş. Bir garip köy çocuğu. Yani çalıştık, bir yerlere geldik, bir şeylere sahip olmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Şimdi de gençlere destek olmaya çalışıyoruz. Çok sağ ol. Naif yüreğine, samimiyetten dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet değerli güreş severler. Atasporumuz güreşin yanında, gençlerimizin yanında, genç bir iş adamı kardeşimiz. Her şey para değil, her şey başarı da değil ama sağlıklı birey olsunlar diye onlara omuz veriyor, destek veriyor. Gönülden teşekkür ediyorum Muharrem Saral'a. Evet, baş pehlivanların destek ve mücadelesizleri başarılı bırakıyoruz. Nasıl gidiyor? Ve mücadeleler başladı. Evet yorumlarınızı alalım. Çeyrek final özelinde. Yusufcan Zeybek mi Nedim? Gürel mi? Ali Gürbüz mü? Ertuğrul Dağdeviren mi? İsmail Balaban mı? Yıldıray Akın mı? Enes Doğan mı? Hüseyin Gümüşalan mı? Yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayın. Koza TV ve Ekip Türk TV ortak canlı yayın
Ağayla birlikteyiz. Mesajlarınızı yollayın, yer verelim. Çeyrek final özelinde. Sol alt köşede Enes Doğan Hüseyin Gümüşalan mücadelesi. Yan kazık yan paçada bir göğüs çaprazı arayışı içerisindeydi. Sol alt kadrajda Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan. Biri Tarihi Kırkpınar'ın baş pehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan. Diğeri başaltı boyunun birincisi Enes Doğan kapışması sol alt kadrajda. Sol üst kadrajda İsmail Balaban Yıldır'a yakın. Sağ üst kadrajda evet bir anda Hüseyin Gümüşalan bastırdı. Soldan iç kazığa yöneldi. Sağ alt köşede de Kırkpınar'ın rövanşını istiyorsunuz. Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren. Yapma bunları bana ya. Bravo Duran. Yeter. Kurban oluruz. Sol alt kadrajda Hüseyin Gümüşalan dış kasnaktan yaydırdı. Yıldız ile Hilal'e görmüş olduğunuz 4 mücadelenin 3'ü ayakta, biri yerde. toz koparan ayak boyu finaline yenen birinci, yenilen ise ikinci olacak. Bakalım gelip talih kuşu hangi kehrimanın başına konacak. Toz koparan boyu Birçok güreş severimiz mesaj yolluyor. Yine güreşin kalbinde Koza TV'de güreş izlemek. Başkanımız Doçan Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Tabii ki bu doğrultuda Başkanımız Sayın Mevlüt Rütük Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'e gönülden teşekkür ediyoruz. Yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, Adana Milletvekilimiz Sayın Orhan Sümer, Koza TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ve Koza TV Genel Yayın Yönetmeni Umut Yüzer çok büyük çaba sarf ettiler. Ve yine güreşin kalbinde Koza TV ekranlarında birlikteyiz. Değerli güreş severler, bir aylık bir ayrılıktan sonra yine yeniden birlikteyiz ve Hüseyin Gümüşalan Enes Doğan mücadelesi son alt köşede ayakta devam ediyor. Sağ üst köşede Yusuf Can Zeybek Nedim Gürel mücadelesi yerde devam ediyor. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döğüncü adına güreş yapıyor. Ferhat Koçak İstanbul. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Finale giden yiğit aslanlara Sol alt kadrajda Hüseyin Gümüşalan tekrar bastırdı Enes Doğan'ı. Güreş yerde devam ediyor. Ali Gürbüz Ertuğrul Dağdeviren mücadelesi sağ alt kadrajda. Sol üst kadrajda İsmail Balaban bir ters çangal Yıldıray yakına toparlandı. Henüz yenişi yok, toparlandı. Bekar. Sivil arkadaşlar, görevi olmayan sahada bulunmasın. Sağ olun. Evet. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, destek gücü final. Sol alt kadrajda ve sol üst kadrajda her an yeni çıkabilir, her an. Sağ üst kadrajda günde pozisyonda Nedim Gürel, kılçık oyunuyla Yusufcan Zeybek yarı finalde. Yine bugün burada günde kılçık, kazanan Yusufcan Zeybek. Bayram güreşi adına görüşeceğiz. Yusufcan Zeybek galip. Berkay Ok. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Kocaeli Belediyeler İzmir. Destek küçük boy final müsabakasını. Bunlara kaç para vereceğiz? Sakarya bölgesi haberlerimizde. Yılmaz Yıldız Ezan-ı Muhammed okunuyor ve mücadeleler hepsi durdu. Bundan önce puanlama güreşlerinde Ezan-ı Muhammed okununa devam ederdi ama
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş, normal güreşte Panama arasında fark yok. Ezan-ı Muhammed dünya yer küresi üzerinde okunduğunda hangi spor dalı olursa olsun hele hele güreşse kalır der. Müsabakalar kaldığı yerden devam eder der. İbrahim Türkiş İslami çerçevedeki bu yapmış olduğu atılım ona ileriki yıllarda inşallah uhrevi anlamda karşılığını bulacaktır. Sebu abi. Allah Allah. Evet değerli misafirler, değerli misafirler. Şu anda Başkanımız Mustafa Kocaman'ın misafirleri olarak Kartepe Meydanı'nda geçmiş dönem Benan Özel ille de Ali Gürbüz diyoruz demiş. Sayın Şemsettin Ceylan Bey her meydanımızda şeref verseler kendilerine Tertip Komite Başkanı Sayın Mustafa Kocaman'a hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bursa'dan Erdal Ugun değerli meslektaşım iyi yayınlar diliyor. Şu anda çeyrek final mücadeleleri daha yeni, henüz galip gelen, adını yarı final yazdıran sadece Yusufcan Zeybek bir isim var. Üç çift var çayırda. Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Ertuğrul Tarıvan, İsmail Balaban, Yıldıray'a yakın kapışması. Hem bugün Türkiye'nin en iddialı başlarından burada Bakın Nedim Gürel künde pozisyonundayken kılçıkla karşılık verdi. Yusufcan Zeybek yarı finale adını yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Bir alkış yapar mıyız? Alkış lütfen ellerini yükseltiyor musun? Başkanım alkışlar size. Evet, Ezan-ı Muhammed okundu. Müsabakaları başladı. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Evet, mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor. Hepinize bir maşallah Allah devam etsin. Yemek bıraktırdım ben sana. Bu arada Hüseyin Gümüşalan en sağ kadrajda dış kazık yan paçada Enes Doğan'a baskı uyguluyor. Ali Gürbüz de künde pozisyonunda orta kadrajda. Ertuğrul Dağdeviren'e İsmail Balaban Yıldıray'a yakın mücadelesi ayakta devam ediyor. Bir künde kılçık gelebilir değerli güreş severler. Künde pozisyonunda bakalım Ertuğrul Dağdeviren kılçık mı yapacak Ali Gürbüz? Künde mi atacak? Kırkpınar rövanşını izliyorsunuz. Dış kazık yan paçada. Künde pozisyonunda Ali Gürbüz. Bir künde toparlanmak istiyor. Kılçıkta kaldı. Henüz açılma yok. Bir kez daha devam diyor çayır hakemi. Hüseyin Gümüşalan'da dış kazık yan paçada. Deline girdi. Kol bastıdan toparlanmak istiyor. Ali Gürbüz güreş yerde devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan iç kazıkta. Üçlü ekranda kalabiliriz değerli yönetmenim. Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren iç paça yan kazıktan toparlandı. Sağdan sarmayı taktı. İç paçaya da elini attı. İki güreş devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan ekranın en sağında. İç kazık iç paçaya uzandı. Toparlandı Enes Doğan. Büyük orta boyunda yarı final müsabakası yapacak pehlivanlar. Evet, Ertuğrul Dağdeviren Ali Gürbüz'ü mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ikinci isim oldu değerli güreş severler. Ertuğrul Dağdeviren galip.
Başaltı pehlivanları kurallarını çekmek üzere. Hemen ikili de Hüseyin Gümüşalan mücadelesi yerde devam ediyor. Bakın işte sağ eliyle kepçelemiş, sağ ayağıyla da Ali Gürbüz'ün yaptığı oyunu Ertuğrul Dağdeviren Ali Gürbüz'e yapmış. İki mücadele kaldı çayırda. Hüseyin Gümüşalan iç kazık ters paçada. Enes Doğan şu ana kadar iyi müdafaa yaptı. Kıran kırana, çata çat bir mücadele var çayırda. Burası Kocaeli Kartepe Ergelici İbrahim Er Meydanı. Büyük orta boyunda yarım final müsabakası yapacak pehlivanlar her meydanın yerlerine alınır. Ertuğrul Dağdeviren ve Yusufcan Zeybek iki yarı finalist belli oldu. Faruk Oğuz çok acele ermedi. Evet, sol kadrajda bakıyoruz. İsmail Balaban da Yıldıray Yakın'ı mağlup ederek elini kaldırdı çayır hakemi. Bakalım Kule. Tekrarını bir kez daha alalım. Çünkü Kule hakemleri bizim LED ekrandan da karar veriyorlar. Tekrarını bir kez daha LED ekrandan bakın tek daldı, bir anda budadı. Arka arkaya atakları söz konusu. Oldukça soru işareti. Bir kez daha tekrar alalım. Kule hakemleri VAR'dan takip ederken ayrıca bizim LED ekrandan da takip ediyorlar. Baş altı pehlivanları salavatlanmak üzere her meydanda yerlerinizi alınız. Evet değerli güreşlerler, saygıdeğer misafirlerimiz. Baş pehlivan Bir kez daha tekrarını alabilirsek. Evet, Kule bizim görüntümüzü takip etti ve İsmail Balaban'ın yarı finale kaldığının anonsunu yaptırdı. Üçüncü yarı finalist İsmail Balaban oldu. Yusufcan Zeybek ve Ertuğrul Dağdeviren'den sonra Bursa Dürdane Köyü'nden Halil Doğru iyi yayınlar diliyor. Yiğitlerimize Allah devam versin dileklerinde bulunuyor. Çelik kondisyon adına güreş yapıyor. Kocaeli Derince. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Ersan Mühendislik Sayın Türker Ceyhan adına güreş yapıyor. Turhan Özgür Dış kazık yan paçada yükleniyor Hüseyin Gümüşalan Enes Doğan'a. Biri başaltı birincisi, biri Kırkpınar'ın baş pehlivan üçüncüsü. İç kazığa doğru yöneldi Hüseyin Gümüşalan soldan. Yarı finale giden yiğit aslanlara tebrik edelim maşallah, Allah devam versin. İç paçayı da yakaladı. İç kazık ters paçada yükleniyor, yine kaçırdı. Bu kez septirme yaptı, yine kaçırdı. Devam diyor. Oğlum ne yapıyorsun yavrum? İyi, sen ne yapıyorsun? Müthiş bir mücadele var çayırda. Son yarı finalist. Baş altında yarı final müsabakası yapacak pehlivanlar er meydanda. Hüseyin Gümüşalan mı, Enes Doğan mı? Eskiden. Yok en iyi bekleyeceğim sonra kaldı. Yaz dur Ercan. Baş altı boyunda yarı final müsabakası yapacak pehlivanlar er meydanda.
içinde biraz suyu döküyorum. Neyle ama? Neceyle mi? Racing'de dert verdiniz değil mi adamı? Şerse büyük oylar. Dereceye giren pehlivanlar acil olarak kürsünün yanına geliyor. Şurada mı Recep abi? Kocaeli Kartepe Ergelici İbrahim Er Meydanı'nda çeyrek final kapışmaları devam ediyor. Bir çift kaldı çayırda. Hüseyin Gümüşalan ve Enes Doğan kapışması. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Maç altı boyu yarı final müsabakaları. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Gümüşalan yine bugün burada. Hoşaf Ahmet abimiz iyi yayınlar diliyor pehlivanlarımıza. Başarılar demiş değerli büyüğüm. Eski basketbolcu, milli basketbolcu. Akçakoca'dan. Aslen Karamüselli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük adına görüşüyor. Yine bugün burada Cesavatların Sayın İş Adamı Sayın Sayın Kahraman adına görüşüyor. Erdal Doğan Kocaeli. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına görüşüyor. Kerem Kahya Kocaeli. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Sezer adına görüşüyor. Refik Önal Kocaeli Gölcük. Allah Allah İllallah Muhammed Resulullah yarın yere giden başkası pehlivanlara hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah Allah devam etsin. Rufel Mehmet popstarlar gitti demiş. Katılmıyorum. Yarı finale bakar mı? Yusufcan Zeybek, İsmail Balaban. Bu yılın Kırkpınar finalistleri. Ertuğrul Dağ deviren geçen yıl tarihi Kırkpınar'ın baş pehlivan üçüncüsü. İlk üç yarı finalist. Eğer Hüseyin Gümüşalan'da yarı finale kalarsa bu yılın baş pehlivan üçüncüsü. Hızır Çelik iyi yayınlar diliyor. Taceddin Aslan da bizleri izliyorlarmış. İyi yayınlar diliyor. Selamlar demiş. Hızır Çelik. Teşekkür ediyoruz. Taceddin Aslan'a da. Tarih Edirne Kırkpınar Başaltı birincisi Enes Doğan. Tarih Edirne Kırkpınar Başpehlivan üçüncüsü Gümüşalan kapışması. An itibariyle. Abi. Ne oldu? Geçen söyle ona da. Bak varlarım istediği yerde çalışsın. Bağlıyı çok seviyorum. Çorabını giyiyor tarihi Kırkpınar'da. Ayakları soyulmuş Hüseyin Gümüşalan'ın. Abi gönder, tepsi gönder. Selim İnce Enes Doğan'a başarılar demiş. Ordu üyeden Halil Demir pehlivanlara başarı dileklerinde bulunuyor. Geçelim arkadaşlar destek büyük oylar. Küçük orta büyük boyda. Yarı final müsabakası, final müsabakası yapacak pehlivanlar, her meydanlar. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Ömer Oğuzhan, Tokat Reşadiye'den değerli büyüğüm. Bayağı zorladı demiş Enes Doğan. Hüseyin Gümüşalan evet. Gençler dolu dizgin geliyor.
Manisa Soma'dan, Kömür Diyarı'ndan baba ve oğul izliyoruz demiş. Dede Mustafa Kurt, oğul Kamil Kurt, torun Mustafa Kurt. Hepinize kucak dolu sevgiler. Bu arada bir süplex arayışında Enes Doğan 2 metre boyunda Hüseyin Gümüşalan'a süplex atmak istedi. Denemesi bile, cesareti bile bambaşka Enes Doğan'ın. İşte gençler böyle. Şanlı bayrağımızın yıldız hilaliyle görmüş olduğunuz koç yiğitler güreş yapacaklar. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boyun hilaliyle yenen birinci, yenilen işte ikinci olacak. Bakalım gelip tarih kuşu hangi memnunluk başarılı olacak. Küçük orta küçük boyun final. İstanbul Satansever Başkanımız Sayın Mesut Öner adına görüşüyor. Güreşlerdeyim abi. Engin Adam İstanbul Satanca. Adana'dan Hasan Basri Daman değerli hocam iyi yayınlar diliyor. Adana güreşinde bir döneme imza atmış, birçok şampiyonları yetiştirmiş değerli hocam. Hasan Basri Daman. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar da kendisine çok güvenip çok inanan değerli büyüklerimizden. Yan kazıktan yaydırdı ve ilk kez güreşi yere indirdi Enes Doğan Hüseyin Gümüşalan karşısında. Abi. Buradan çıkıyorsun bak o tarafa almadı. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendi adına güreş yapıyor. Oğuzhan Ünal Kocaeli İzmir. 662. tarihi Kırkpınar güreşlerinde 320 pehlivan içerisinde rakiplerini birer dönerek küçük boyda şampiyon oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yavru Güreş Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. İhsan Derin, Balıkesir Bigadiç. Allah Allah, İllallah, Muhammedun Resulullah. İleri giden büyük aslanlara alkışlarla diyelim maşallah, Allah razı versin. Ve mücadele ayakta devam ediyor. İstanbul Şile güreşlerini soruyor güreş severlerimiz. 25 Ağustos Cuma günü. İlhan Ocaklı himayelerine tertip edilecek. Ümmet Kocak, Hüseyin Gümüşalan Enes Doğan mücadelesinde bir vay vay çıkar mı demiş. Enes Doğan başaltı birincisi olarak Tarih Edine Kırkpınar'ın baş pehlivan üçüncüsü yenerse artık vay vayın dışında olur açık söyleyeyim. Kendi kariyeri adına büyük bir adım atmış olur. Bütün pehlivanlara gözdağı vermiş olur Enes Doğan. Bana daha önce geldi ya. Bilmiyorum çok sormadım onu soracağım. Ömer Ünal mesaj yollamış. Kırkpınar'ı hafızalarda kalan güreşler hangileri demiş. Benim aklıma ilk gelen Orhan Okulu Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil, Serhat Gökmen, Ali Gürbüz, Özkan Yılmaz, Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş kapışmaları hakikaten heyecanı çok yüksek kapışmalardı. Daha çok var da aklıma gözümü kapattığımda aklıma ilk gelenler bunlar.
Günün karşılaşması Hüseyin Gümüşalan ve Enes Doğan kapışması. Tarih Edirne Kırkpınar'ın bu yıl başpehlivanlıkta kürsüde yer bulmuş iki önemli ismi. Biri başpehlivan üçüncüsü, biri başaltı birincisi. Bu kapışma bekleniyordu açıkça söyleyeyim. 5 dakika sonra puanlama anonsu gelecek. Hasan Cağalcı Deniz'den iyi yayınlar demiş. Birazdan puanlama anonsu gelecek. Puanlamanın o son anları nefes kesecek, nefes. Altın puanla başlayacak. Tabii Hüseyin Gümüşalan'ın bilmeyen yok, soldan budama ve göğüs çaprazına. Bugüne kadar kimse direnemedi. Bakalım Enes Doğan direnecek mi? O da kasnaklardan, koltuk altından, sağlı sollu, özellikle Hüseyin Gümüşalan'ın sol koltuk altından geçişler arayacak. Son dakikaları nefes kesecek, nefes. Konya Karapınar'dan selamlar demiş. Lütfü Barutçu. Eşim Seher Çetin'le birlikte izliyorum demiş. Saadettin Çetin. Nereden mesaj yolladığını yazmamışsın. Keşke yazsaydın. Ailece güreşi izleyenler beni çok mutlu ediyor. Hafta sonu oturup ailece atasporumuz, geleneğimiz olan güreşi izlemeleri bu demek oluyor ki siz de birlikte çocuklarınız da izleyecek ve bu geleneğin, Türk'ün en güçlü geleneksel spor olduğunu öğrenecekler. Gençlerimize gerçek kahramanlarımızı izletin. Batman, Spiderman, Hulk. Bunlar emperyalist ve siyonistlerin uydurma kahramanları. Çünkü Batılarda kahraman yok. Bizim Ulubatlı aslanlarımız, Köroğullarımız, Gaddar Kelalişolar, Koca Yusuflarımız, Kurtdereli Mehmetlerimiz, Tahakküller, Rıza Kayaklerimiz, Ahmet Taşçılarımız, Ari Gürbüz, Orhan Okullu, Recep Karalarımız var. Bizim gerçek kahramanlarımız var. Saadettin Çetin, Çanakkale Lapseki'den. Benim annem de Gelibolulu, hemşeriyiz. Saadettin Çetin. Bilal Üç Kardeş, Enes Doğan ufak tefek ama maşallah çok güzel güreşiyor demiş. Tarih Kırkpınar'ın başaltı birincisi. Trakya'dan bir Elmalı olarak Enes Doğan'a başarılar demiş. Muhammed Uysallar. Evet, sanırım son su bez molasındalar. Ve puanlama anonsu her an gelebilir. Gökhan Kaya. Artık Yusuf Canımız da bir kahraman olacak inşallah.
Kısmet değil, her yiğidimiz bir kahraman aslında ama başarı skalasında altın kemer kuşananlar, altın kemerin ebedi sahibi olanlar, dünya minderlerini kasıp kavuranlar, onlar bizim gerçek kahramanlarımız. Belediye başkanı cenazesine oradan çıktık. Ordu'dan İbrahim Avcı iyi yayınlar, pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Giderken beni alın ha. Enes Doğan çok canlar yakar demiş Bursa'dan. İsmail Dinler. Kesinlikle. Başkanlarımızın dikkatine, Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman, bugün er meydanımızda başpehlivan birincisi olacak başpehlivanımızda tam 15 çeyrek altın ikramı vardır. Başpehlivanlar, paçaları sıkı bağlayın, 15 tane çeyrek altın başpehlivan birincisine başpehlivanlarımıza duyurulur. Mettar Vur. Evet, bu anlama anonsu geldi. Ben de sizler gibi merakla bekliyorum. 34 Sakarya Zonguldak 41-43 plakalara sahibi. Yolu kapatmışsınız. 34 Sakarya Zonguldak 41-43 plakalara sahibi. Lütfen aracınızın başına.
Evet değerli güreş severler, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek ve Ertuğrul Dağdivren'e sonra 4. yarı finalist, bakalım kim olacak? Evet, düdük çaldı ve mücadele başladı. Hüseyin Gümüşalan soldan budamayı arayacak. Enes Doğan da Hüseyin Gümüşalan'ın sol eli kasnaktan, Hüseyin Gümüşalan'ın da sol koltuk altından geçiş arayacak. Bakalım. Stratejisi gereği, taktiği gereği kim sonuca ulaşacak ve yarı finale çıkacak? Başpehlivan Sultan Zeybek. Kura seçimi için her meydanda bekleniyor. Kumluca'dan Sait Öztürk iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarınıza başarı dileklerinde bulunuyor. Küçük oda, küçük oylar. Derece gelen pehlivanlara teşekkür ediyorum. Başarılarınızı almayı diliyoruz. Başkan yardımcımız Sayın Murat Gülüzer'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Karşılıklı ataklar söz konusu. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek. Çok acele kura çekimi için er meydanda. Sağlıkçılar, sağlık ürünlerimiz. Hüseyin Gümüşalan mı, Enes Doğan mı? Yarı finale bakalım kim kalacak. Sağdan sert girelense. Bu arada ekranı ikiye bölerek yarı final kurasını da ekranlara getirebiliriz. 1 numara Yusuf Can Zeybek. Yusuf Can Zeybek 1 numaralı kurayı çekti. Ertuğrul Dağdeviren 3 numara. 3 numara Ertuğrul Dağdeviren. İki çekerse Kırkpınar finali rövanşı. İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, Yusuf Can Zeybek, ekranın sağında görmüş olduğunuz 2 numara Hüseyin Gümüşoğlu. Hüseyin Gümüşalan ya da Enes Doğan. Hüseyin Gümüşoğlu, Enes Doğan maçının galibi 2 numaradır. Siz değerli güreş severlere önemli duyurulur. Evet 3 numara. Evet, İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren eşleşmesi 3 ve 4. Ertuğrul Dağdeviren 4 numara. Bir göğüs çaprazı budama. Sporda büyük boy bağlama zaten gelmiş.
budama göğüs çaprazından arayışta uzak kaldı. Sağlı sollu hamleleri söz konusu Hüseyin Gümüşalan'ın. Şu ana kadar çok iyi kapattı Enes Doğan o açıkları. Bursa'dan kamyoncu Halil abimiz iyi yayınlar diliyor. Kolay gelsin demiş. Torunu Mehmet Uslu'yla birlikte izliyoruz demiş Bursa Keles'ten. Selamlar Halil abimize. Ekran kapanıyor. 20 saniyem var. 18. Heyecan yaşatıyor bize filmlerdeki gibi. 5-4-3. Bu arada üzerine atladı. Her an puan alabilir. En üst tam hakime söz konusu değil. Hüseyin Gümüşalan belinde toparlandı. Mücadele ayakta devam ediyor. Bir budama daha. Enes Doğan bugün kariyeri adına çok önemli bir karşılaşmaya çıktı değerli güreş severler. Dış kasnakta, iç kasnakta artık yavaş yavaş koltuk altı arayışlarına girebilir. Enes Doğan yandan paça ve kasnakta ayağını taktı, beline girdi. Her an bastırabilir. Bir kez daha budamak istedi, kaçırdı. Vay vay vay. Bahçelere gül lazım, güle, bülbül lazım. Böyle can siparişine güreşen baş pehlivanlarımıza el öpülüsü aldık şöyle kocaman alkışla. Yan kazıktan çekti, bir anda kol bastıdan sürdü. Enes Doğan, vay vay vay. Enes Doğan, Enes Doğan, Enes Doğan. Bir yıldız gibi doğdu adeta. Kocaeli Kartepe Ergelici İbrahim Er Meydanı'nda ve bu haftanın büyük sürprizine imza attı. Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. Sol kasnaktan rakibini yanına kadar yaklaştıran Hüseyin Gümüşalan'a bir alnına kol bastıran hücum etti kontra hücumla. Enes Doğan kariyerinin ilk büyük galibiyetini elde etti. Kocaeli Kartepe Ergelici İbrahim Er Meydanı'nda. Baş pehlivanlar yarı final müsabakalarınızı yapmak üzere. Her meydandaki yerlerinizi alınız. Baş pehlivanlar. Buraya, Berkay gel lan buraya. Ben parseli ver de bakayım dedim. Yarın beraber gidelim bakalım. Evet değerli güreş severler, az önce çeyrek finalde Enes çok yoruldun ama soluklanmanı bekleyeceğim. Kıran kırana bir mücadele vardı. Tarihi Edirne'nin 2023 yılında bu yıl baş pehlivan üçüncüsüyle baş altın birincisinin kapışması vardı. Enes Doğan, tebrik ediyorum öncelikle. Kıran kırana güreştin, yoruldun ama soluklanmanı da bekledim kariyerin adına. Belki de en büyük sıçramayı yaptın Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek. Neler söyleyeceksin? Bir soluklan, yudumlan. Duyguların nelerdir? Kemal Yılmaz hocama döneceğim. Allah'a binlerce şükürler olsun. İlk önce Allah başa çıkmamı nasip etti. Şimdi ustalarım, abilerim Kırkpınar'da derece yaptı. Onlarla maç yapmayı nasip etti. Onları Allah'a şükürler olsun galip geldim bugün. Hocam Kemal Yılmaz'a, eniştem Hasan Cengiz'e, ekip arkadaşlarıma, Muratpaşa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerim
bu kadar. Peki yarı final özelinde seni çağırıyorlar. Allah derman versin. Kemal hocam. Sabır dedin ona. Hep sabırlı olmasını şöyle ekrana doğru dönelim. Bu baş pehlivanlıkta herhalde en önemli bir ilk kural sabretmek değil mi? Ya kesinlikle. Buradan Kırkpınar'da da kendisini tebrik ediyorum. İnşallah yani bizim hedefimiz altın kemer almak. Aynı Orhan Okulu'da olduğu gibi. Tabii ki Orhan Okulu da biz bir söz vermiştik Muratpaşa Belediye Başkanı. Hem başaltı hem baş birinci sıraya da karşılayacağız diye. Nasip olmadı. Tabii ki bu işlerin her şey önce nasip. Enes eline geleni yaptı, şampiyon oldu. Orhan Okulu da yaptı ama tabii ki bu güreş hatalar sporu, yani bireysel bir spor. Bir hata yapacak, birileri kazanacak. Kesinlikle Orhan Okulu da hala gönüllerin şampiyonudur. Hala aynı performans sezona devam edecek. Bunu ek olarak ben bir paylaşım yaptım. Aslanları ikiledik diye. Allah'ın izniyle Paşa'nın aslanı şu anda 2 tane. İnşallah ikisiyle beraber Murat Paşa, Antalya daha güzel şeyler yapacağız. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Enes'in bu galibiyeti diğer üst düzey baş pehlivanlara bir korku verir mi? Endişe verir mi? Ya kesinlikle yani aynı şekilde ben olsam ben de öyle düşünüyorum. Ya da Orhan'la güreş rakip olsa Orhan da düşünür, işte Ali de düşünür. Tabii ki hepsine karşı bir tedirginlik yaratmıştır yani. Sonuçta inatçı bir çocuk. İyi de pehlivan zaten. Allah'ın izniyle hedefimiz var. Önümüzde lig güreşleri var. Önümüzdeki hafta Alaçam, arkasından da Ordu Büyükşehir güreşleri. Orada da Enes Doğan'ı, Orhan Okulu'yu, Hasan Cengiz'i izleyeceğiz. Allah'ın izniyle dediğim gibi kemer nasip olmadı ama böyle güzel bir çocuğu başa çıkarmak nasip oldu. İnşallah devamı gelecek Allah'ın izniyle. Başkanımıza bir selam yollamak ister misin? Buradan başkanım Ümit Uysal'a çok selam gönderiyorum. Bize aile ortamında bir ekip oluşturdu sağ olsun. İnşallah biz ona bu sene yapamadık ama önümüzdeki sene kemeri getireceğiz Allah'ın izniyle. Buradan kendisine çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız Özcan Bey'e, Ahmet Bey'e hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi Kırkpınar'da buruk bir sevinç yaşadık ama önümüze bakıyoruz yani lig güreşleri, elmalı güreşi, kurtlere güreşi. İnşallah güzel şeyler başaracağız. İnşallah değerli güreş severler Kemal Yılmaz hocam Enes Doğan özelinde de duygularını paylaştı, planlamalarını paylaştı. Baş pehlivanların yarı final salavatlamasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Şimdi şu ana kadar yapılan güreşlerden memnunsanız bir alkış istiyorum, alkış. Yok artık top sende. Var da hazırlayana kadar olsun. Her meydanda yerlerine alsınlar. Küçük orta büyük boyda dereceye getiren pehlivanlar her meydanını terk etmeyin. Madalya törenimiz vardır. Evet. Şimdi Enes Doğan özelinde bugün hakikaten çok güzel güreşler yaptı. Şimdi de yarı finalde kapışacak. Evet, hemen sıraya geçelim. Şimdi baş pehlivanlık yarı final müsabakası öncesi Kartepe'nin çalışkan, sempatik, güler yüzlü belediye başkanımız Mustafa Kocaman'ı her meydana davet ediyorum ve Mustafa Kocaman baş pehlivanlar yarı Hüseyin Tokat, Bursa Kabul Baba Dernek Başkanı Enes Doğan maşallah var çok iyi demiş. Sene Bursa Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba Er Meydanı'nda kendisini özellikle davet edeceğiz demiş. Duymayanlar duysun, görmeyenler görsün. Kartepe çalışıyor bizim büyük başkan. Başkanıma alkış yok mu? Evet. Seni görmeyen gözler utansın. Seni duymayan kulaklar utansın. Seni yazmayan kalemler utansın. Seni göstermeyen ekranlar utansın. Seni konuşmayan diller utansın. Seni alkışlamayan eller utansın. Hizmetine devam et. Tarih seni ömür boyu yaşasın. Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman, başpehlivanlarımıza Ordu'dan Fatih Damga, iyi yayınlar, yarı final bizleri bekliyor çok güzel demiş. Kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Önümüzdeki hafta Fatih Damga'ya misafiriz inşallah.
Ordu'ya, Korgan'a. Maşallah başkanım da baş pehlivan gibi zaten. Tebrikler kendisine, evet. Giyinmesini gilenene geçiyor. Evet, Mustafa Kocaman hakikaten eski bir basketbolcu, sporcu. Kartepe Belediye Başkanımız. Belediye başkanımız. Çok güzel yakışı başkanım. Sayın Mustafa Kocaman. Final öncesinde röportaj alacağız kendisini inşallah. Tarihi Gürpınar'ın 2023 yılı baş pehlivan birincisi rakiplerini birer yendiği altın kemeri boynuna taktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey'in pehlivanı. Yine bugün meydanımızda Sirik güreşleri ağımız Veli Demir Otomotiv'in sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Yusuf Can Zeybek, Antalya Sirik gibi. ...2023 yılı... ...Tarihi Kırkpınar... ...baş altında final yaparak... ...baş pehlivanlık boyunda güreşmeye hak kazandı. Antalya... ...Muratpaşa Belediye Başkanımız... ...Avukat Ümit Uysal adına güreşiyor. Aynı zamanda... Filikeli İş Adamı Erdoğan İnşaatleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. Tarihi Kırkpınar baş altı birincisi Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva kasabası. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. Aynı zamanda Sarıdayılar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Tekin adına güreşiyor. Ertuğrul Dağdevren Balıkesir. 2013-2017 yılları Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey adına güreşiyor. Yine bugün burada Kartepe'li Askuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı adına güreşiyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar baş pehlivanlık finalisti İsmail Balaban, Antalya Elmalı Alçay. Yarı final müsabakasını Kocaeli bölgesinden Kadir İlgen ve yine Kocaeli bölgesinden Mehmet Tekdemir hocam yapacaktır. İlgi ve bilgilerinize arz olunuz. Değerli güreşseverler, şu ana kadar yapılan güreşlerden memnunsanız Allah rızası için bir alkış yapın. Bir de baş pehlivanımıza bir alkış yapın. Eğilde kulak ver ceddine, Türkiye kefen kimin haddine, Avrupa'dan Çin Seddi'ne, Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Havanın yaprağı çoktur, üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti, sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Bizler Koca Yusufların, Kenarı Çalar'ın, Kurtderelilerin, Adı Halillerin torunlarıyız. Bizler er meydanlarında sabaha kadar güreş tutup şehit düşen akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güreş yapan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan oldum, dinmedim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, inmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türkoğlu, Türk'üm ben. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz manevi gücümüz. Fatihler, Kanuniler, Mustafa Kemal'ler özümüz. Askeriz bu vatana. Çünkü Türkoğlu Türk'üz. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yarı finale giden baş pehlivanlara dualarla, alkışlarla diye maşallah. Allah fermanız. Evet, yarı final özelinde Allah nidalarıyla baş pehlivanlar salavatlandı.
anons ediyorum. Başkanım Mustafa Kocaman Bey ilk ağzını açtı. Birinci olan başkanımıza 15 adet çeyrek altın dedi. Bir daha alkışlıyoruz Sayın Başkanım. Alkışlar Mustafa Kocaman için. Teşekkür ediyoruz. Ertuğrul Dağdeviren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın gözbebeği rakibi İsmail Balaban'la kapışacak. Yarı finalde evet Mustafa Kocaman Küçük orta büyük boyda derece giren pehlivanlar. Kartepe Belediye Başkanı. Küçük orta büyük boyda derece giren pehlivanlar. Yine bugün ekmek çıktı. Küçük orta büyük boy. Birinci, ikinci, üçüncüleri. Evet arkadaşlar. Kürsünün yanında bekleniyorsunuz. Kıymetli dinleyiciler, saygıdeğer konuklar, şu an meydanımızda Kocaeli Derince Belediye Başkanımız, değerli büyüğümüz, Sayın Başkanımız Zeki Aygün her meydanında teşrif etmiştir. Kendilerine dergi komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz başkanımızı. Ve mücadeleler başladı. Burası Kocaeli Kartepe Hergelici İbrahim Er Meydanı değerli güreş severler. Bakalım yarı finalde nasıl bir karşılaşmalar bizleri bekliyor. Açık söyleyeyim ekranın sonunda Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan karşısında bir adım daha finale daha yakın diyebiliriz. Hem Enes Doğan çok yorgun hem de Yusuf Can Zeybek çok formda bu yıl. Enes Doğan, ekranın sağında Hüseyin Gümüşalan, İsmail, düzeltiyorum, ekranın sağında Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban kapışması var değerli yönetmenim. Evet, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban kapışması. Gel bakalım buraya. Evde uğraştıracaksın.
19 Temmuz Çarşamba günü Samsun Alaçam Geyikoşan yağlı pehlivan güreşlerinde olacağız. Ziraat Odası'nın tertip etmiş olduğu hafta sonunda Ordu Aybastı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Ordu Aybastı yağlı pehlivan güreşlerinde bakalım zirvede yerini kim alacak? Orhan Okulu'nun puan skalasındaki uzak ara üstünlüğü söz konusu. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşileşil sıralama. Tabii ki Yusufcan Zeybek'in Kırkpınar'da baş pehlivanlığıyla bu puan skalası yerler mutlaka değişecek önümüzdeki hafta pazar günü. İsmail Balaban'ın da form grafiği göz önünde bulundurursak önümüzdeki hafta Ordu Aybastı'da birçok şey değişebilir. Evet, Yusufcan Zeybek Enes Doğan mücadelesi güreş alanının dışına taştı ve şimdi ortaya doğru çekiyor çayır hakemi. Yarı final özelinde neler söylemek istersiniz değerli güreş severler? Yorumlarınızı, mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Evet, Yusufcan Zeybek ekranın solunda Enes Doğan'ı bastırdı. Değerli misafirler, organizasyonumuza gelen telgrafı okuyorum sizlere. Sayın Avukat Mustafa Kocaman, Belediye Başkanım. İsmail Balaban Kasnaklar'da ekranın sağında. 15 Temmuz Anma programından dolayı nazik davetinize katılamıyorum. Güreşçilerimize başarılar diler. Selam ve sevgilerimi sunarım. Saffet Sancaklı, Kocaeli Milletvekili. Ekranın sonunda Yusufcan Zeybek rakibi Enes Doğan'ı bastırdı. Oyun arayışı içerisinde dış kazıkta. Hakan Çoban İskenderun'dan pehlivanınıza başarı dileklerinde bulunmuş. Atak Arataş hocam iyi yayınlar diliyor. Pehlivanların temposu oldukça memnuniyet verici demiş değerli üstadım Atak Arataş. Türk güreşinin 50 yıllık çınarı. Bu arada dış kazıktan yaydırdı Yusufcan Zeybek. Adım adım finale doğru güreşiyor. Yusufcan Zeybek. Büyük Ordu Pehlivanların final müsabakası için her meydanda yerlerinizi alınız. Büyük ortalar. Künde pozisyonunda dış çangalda atabilir. Evet.
künde pozisyonundayken dış çangalla net bir galibiyetle Yusufcan Zeybek ilk finalist oldu. Enes Doğan buraya kadarmış. Ama bugün yapmış olduğu mücadele büyük takdir topladı ve güreşsever kitleni de oldukça genişlettin Enes Doğan. Tebrik ediyoruz. Bir anda işte burada künde atmak istedi ama dış kazıktan iç çangalla Yusufcan Zeybek net bir galibiyetle ilk finalist oldu. Muhammed Hocam başarılar. Volkan Fidan pehlivanlarımızı beğenerek izliyoruz demiş. Güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı yöneticisi Salih Kaya. Tüm pehlivanlarımıza Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Kadir Tosuz, İsmail Balaban, Yusufcan Zeybek Kırkpınar final rövanşını izleyebilir miyiz demiş. Muhtemel. Tabii buna Ertuğrul Dağdiviren müsaade edecek mi bakalım. Değerli güreşseverler, güreşlerimizin tertip kabine başkanı, değerli başkanım Sayın Mustafa Kocaman, bugün gördüğünüz tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanı Yusufcan Zeybek başta olmak üzere başpehlivan gecesi İsmail Balaban, üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan, Kırkpınar'ın en iddialı pehlivanlarına bugün burada kol bağlattı. Siz değerli güreşseverleri de en güzel şekilde burada aldık. Ben başkanımı konuşmalarını yapmak üzere coşkulu alkışlarınızla kürsüye davetlerimi arz ediyorum. Buyurun başkanım. Ben bu alkışları başkanıma az buldum. Şöyle candan coşkulu bir alkış yapar mıyız? Çok teşekkür ederim. Evet, Mustafa Kocaman da konuşmalarını yapmak üzere şu anda. Çok değerli başkanlarım, muhtarlarım, meclis üyelerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşehrilerim, değerli yağlı güreş severler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten çok özel bir günde bir aradayız. Öncelikle ben sporcu arkadaşlarıma, güreşçi arkadaşlarıma, organizasyonda emeği geçen herkese, hakem heyetine, cazgır arkadaşlarıma, Şükrü abime, onun ekibine, herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün 17.sini düzenliyoruz. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, Kartepe'nin gerçekten keyifle, mutlulukla, heyecanla yaptığı bir organizasyon. Hepiniz sahip çıkıyorsunuz, buraya geliyorsunuz, Er Meydanı'na ve Er Meydanı'na çıkan yiğitlere gözünüzü açıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Bana Ertuğrul Dağdiviren'de İsmail Balaban'ı mağlup ederek adını finale yazdıran ikinci isim olduğu Kırkpınar finalini izleyemeyeceksiniz ama Ertuğrul Dağdiviren, Yusufcan Zeybek finalini izleyeceksiniz değerli güreşseverler. Bu milletin iradesi için, bu ülkenin demokrasisi için, milletin söylediğinin gerçekleşmesi için yine sokaklara dökülen, aslında o gün çok daha özel Er Meydanı'na çıkan 251 tane şehidimizi anmak için, yine 251 şehidimizle birlikte bu memleket için, bu bayrak için, bu ezan için, bu devlet için, bu toprak için canını feda etmiş on binlerce şehidimizi anmak için aslında buradayız. Bu bağlamda emeği geçen herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii 15 Temmuz bizim için çok kıymetli.
geçmişten bugüne birçok zorluk yaşadık, birçok sıkıntı yaşadık, birçok sıkıntının üstesinden gelmeyi bildi. Bu aziz millet, Türk milleti. O nedenle biz milletimize müteşekkiriz. Ama 15 Temmuz akşamı, yani bu akşam, bu organizasyondan sonra sizleri diğer bir er meydanına, Uçurtma Tepesi'ne, Seka Parkı'na bekliyoruz. Orada da inşallah hep beraber olalım. Hem şehitlerimizi analım, hem demokrasi ve milli birlik günümüzü coşkuyla kutlayalım istiyorum. Ben sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hergeleci İbrahim yağlı güreşleri biz var olduğumuz sürece devam edecektir. Burada bu etkinliği, bu mücadeleyi, bu cesareti ve bu küçük arkadaşlarımızla birlikte sergilemeye devam edeceğiz diyorum. Değerli protokolümüze, değerli müdürlerimize, bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Evet değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar. Kurban olunuz. Bizi yaratan Allah-u Teala'nın yoluna görmüş olduğunuz iki Türk aslanı final yapacaklar büyük orta boyda. Aslı Nesli Kartepe'nin öz evladı. Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman adına güreşiyor. Kartepe'de minik beş... Evet değerli güreş severler, başaltı boyu final özelinde onların abisi oluyor. Başaltı boyu final özelinde sallam atlanırken az önceki konuşmalarını hep birlikte tüm Türkiye'ye izlettik. Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağında. Sayın Başkanım, öncelikle pehlivanlara başarı dileklerini bulundunuz. Evet. Hergeleci İbrahim ismini atfen tertip eden bu organizasyonda çok büyük bir coşku var. Kıran kırana mücadele var. Geleneksel anlamdaki duygularınız nelerdir? Bunu bir paylaşalım. Daha sonra sorularım olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Ya yağlı güreşler, atçılık, binicilik, okçuluk, bunlar bizim atamızdan, dedemizden bize miras kalan sporlar. Bu sporlarda sadece mücadele yok. Bu sporlarda duygu var, merhamet var, yardımlaşma var, dayanışma. Evet de var. Uğreviyat var dediniz. Tabii, evet mi var? Dolayısıyla bunlar bizim özümüzü, karakterimizi, kanımızı, geçmişimizi temsil eden sporlar. Biz istiyoruz ki bu sporlar hiç ölmesin, bu sporlar yaşasın. Bu sporları yapmak kolay değil. Günümüz modern spor branşlarına benzemez. Bu sıcağın altında şu an 40 derece sıcakta burada saatlerce spor yapıyor bu pehlivanlar. Bunlar aslında Türk'ün gücünü temsil eden insanlar. Türk'ün nasıl olduğunu, geçmişten beri bu güçle buraya nasıl geldiğimizi, neler nasıl başardığımızı gösteren sporcular. O nedenle bizim için gerçekten çok kıymetliler. Biz de o nedenle bu sporun ve bu sporcu kardeşlerimizin Kartepe'de olmasını istiyoruz. Tabii güzel bir tevafuk oldu. Aslında bugün Kartepe Kırkpınar'ın rövanşı gibi oldu. Tabii az önce daha deviren İsmail'i devirdi. Evet. İsmail'i devirmeseydi, İsmail kazansaydı hem Kırkpınar'ın finali olacaktı ama daha deviren de bizim Balıkesir Belediye Başkanımız Yücel abi adına yarışıyor. Bence gene güzel bir final olacak. Ben kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bu organizasyonu tamamlarız diyorum. Oradan sonra da hep beraber 15 Temmuz meydanına geçeceğiz. Tam da sorum o noktada. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 85 milyon olarak topyekün dimdik ayakta durdu. Evet. Bunun altını çok vurguladınız. Bu birlikteliği vurguladınız. Bugün de özel bir gün. Bu konuda geniş perspektifte neler var? Bu konunun altını herkes vurgulamalı. Bu konu asla unutturulmamalı. Tabii FETÖ hain darbe girişimi, bu FETÖ denen terör örgütünün milletin iradesine, Cumhurbaşkanımıza ve bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkenin gerçekten sahiplerine karşı yapmaya çalıştığı bir darbe girişimiydi. Basit şeyler değildi bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi bombalandı, milli iradeye bombalandı. Askeriyeler, polis teşkilatlarımıza saldırılar düzenlendi. İnsanlar etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Şu ilçede, şu anda bulunduğumuz Kartepe ilçesinde, Eşme mahallemizde bizim Kartepe'li insanlarımız, Eşmeli insanlarımız tanklara dur dediler ve tankları durdurdular. Bu şehirde bile birçok zorluk ve sıkıntı yaşandı. Bundan sonra yaşanmaması için burada siyasi partilerin adının bir önemi yok. Milletin iradesinin önemi var. Bundan sonra yaşanmaması için biz 15 Temmuz'u unutmamak zorundayız. Yoksa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu ay yıldızlı, ay bayrağın nasıl oluştuğunu biliyoruz. On binlerce şehit verdik. Şu an bu sorunda bulunan herkes vatanı için, milleti için, ezanı için, dini için canını vermeye hazırdır. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Biz canımızı
vergilerini vermediğimiz düşmana vermeye hazırız. Ama vergisini bizim verdiğimiz kurşun bize yönelirse, eğer bizim göreve getirdiğimiz asker kılıklı kişiler bize saldırı yapmaya kalkarsa bu asla unutulmaması gereken bir şeydir. O nedenle bu 251 şehidin ismi de, kimliği de, geçmişi de, yaşantısı da bizim için çok kıymetlidir. Onurumuzdur, gururumuzdur. Aynen öyledir. O nedenle biz 15 Temmuz'u gerçekten önemsiyoruz. 15 Temmuz'u hayatımız boyunca unutturmayacağız. Evet Sayın Başkanım, biraz Kartepe'den bahsetmek istiyorum. Şimdi Kartepe hakikaten Kocaeli'nin yükselen bir yıldızı. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle büyük bir coğrafi noktada önem bulunan Kartepe'yi yönetiyorsunuz. Aynı zamanda hem turistik anlamda, sanatsal anlamda, sportif anlamda projeler yürütüyorsunuz gençleri dinamik tutma adına. Dolayısıyla ben Faruk hocamı aldım. Futbol oynamış tecrübeli hocamı aldım. Dedi ki başkanımız bizim için çok büyük bir şans dedi. Spordan yeni bir başkanımız var. Sadece güreş, sadece futbol değil, bütün branşları destekliyor. Dolayısıyla Kartepe'de sporu biraz konuşalım mı? Ya Kartepe'de sporu konuşalım. Kartepe'de spordan önce Kartepe'yi konuşmamız lazım. Kartepe Türkiye'nin turizm başkentidir. Onu söylüyorum size. Neden turizm başkentidir? Kartepe Türkiye'nin en doğal ve en güzel ilçesi midir? Hayır. Belki çok daha güzel ilçeler var ama Türkiye'nin metropol kenti olan İstanbul'a yakın olan, Türkiye'nin gerçekten Asya'nın kapısı olan, Kocaeli'nin göz bebeği olan, gerçekten doğanın, yeşilin, suyun, kar yağışının, birçok başlığın aslında var olduğu bir ilçe. Çok gerçekten cazibe merkezi. Böyle bir ilçeyle yaşadığınız zaman hem spora dair, hem turizme dair, hem sağlığa dair her şeyin en iyisini yaşamak istiyorsunuz aslında. O nedenle biz Kartepe'de gerçekten sporun çok öne çıkmasını istiyoruz. Burada yalnız mısınız? Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteklerini biraz... Her şeyde var. Tahir Büyükakın, yani Büyükşehir Belediye'miz geçmiş dönemden bugün Tahir Başkanımız bizim yapmış olduğumuz her etkinlikte bizim başrol oyuncumuzdur. Bizim abimizdir. Tesisleşme noktasında. Tabii her şeyde. Yapılan hizmetler olsun, sportif faaliyetler olsun. Neyimiz varsa Tahir Başkan burada organizasyon içerisindedir. Ben az önce kendisiyle görüştüm. Buradan da selamlarını değerli izleyicilerimize iletmek istiyorum. Aslında gelecekti ama bir programı çıktı, son anda gelemedi. 15 Temmuz olduğu Tabii için 15 çok Temmuz yoğun olduğu için yani milletvekillerimiz şu anda Ankara'dalar, meclisteler, çünkü mecliste de bir 15 Temmuz programı. Biz milletvekillerimizin gelemeyeceğini biliyorduk ama bugün böyle özel bir gün olsun istedik. O nedenle burada yaptık. Büyükşehir Belediye'mizin gücü yadsınamaz. Çok güçlü bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var. İlçe belediyeler olarak yaptığımız bu mücadelede Tahir Başkan bizim her daim yanımızda. Hangi etkinliği yapıyorsak. Bakın inanın Kartepe Belediye Başkanı olarak ben şu anda sportif anlamda Kartepe yaptığımız etkinlikleri size saymaya kalksam eksik kalır. Sayamıyorum artık, o kadar çok başlığımız var. Daha dün birlikteydiniz. 4 yılın bir semeresini ortaya koydunuz televizyonda. Evet. Yani orada sportif projeler daha ağırlıklıydı. Bunu fark ettiniz sporcu olarak. Yani Kartepe'de Büyükşehir'in çok imzası var. Bu bizim için çok kıymetli çünkü biz yeni bir kent kuruyoruz aslında Kartepe'de. 10 tane belde belediyesinin kapanmasıyla kurulmuş bir ilçe. Bakın sadece şu son birkaç yıl içerisinde yaptığımız eserleri size sayayım. Kaymakamlık binasını bitirdik. Büyük belediye binasını bitirdik. 35 dönüm kent meydanını bitirdik. Bunun içerisinde Kocaeli'nin en büyük camisini şu an bitirmek üzereyiz. Sanat merkezimizi açtık. 1000 metrekarelik kütüphanemizi bitirmek üzereyiz. Bunun yanında kongre ve kültür merkezimiz hala aşamasına gelmiş durumda. Kocaeli'nin en büyük 7,5 dönümlük kapalı pazarını bitirmek üzereyiz. Teleferimiz bitmek üzere. Ormanya büyüdü. Intertex fuarı 320 dönümlük yeni ticaret merkezimizin satın alınması yapıldı. Kuzuyayla'daki tesisimizin oradaki A tipi nesil alanıyla, yani hem konaklama hem kayak yapma hem restoran, kafe tarzı tesislerimizin şu anda yapım aşaması başladı. Yani inanın kültür merkezlerimizi yapıyoruz. Ekstradan kapalı pazarlarımızı yapıyoruz. İşte müzelerimiz var. Derbent'te bir müze yaptık. Uzuntarla'da bir müze yaptık. Yine Ketenceler Mahallesi'nde bir kültür merkezi. Yani yap bitmiyor. O kadar çok şey yapıyoruz. Ama buna rağmen Kartepe'nin bir gerçek anlamda şehir olması biraz daha zaman alacak. Çok büyük alan tabii. Demenizle olmuyor. Çünkü dağınık bir coğrafi alanımız var. Bir kent merkezi ve kent milli kültürü oluşturuyorsunuz. Kartepe'li kimliği oluşturuyorsunuz. O nedenle bizim şehrimizi yöneten tüm dinamiklerin, tüm kurulların, unsurların buna sahip çıkması gerekiyor. Kocaeli Valiliğimizden başlayarak Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle tüm bürokratlarımızla birlikte bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Şunu çok net söyleyebilirim. Bundan 5 yıl, 10 yıl sonra, hatta 20 yıl sonra sadece Kocaeli'nin değil, belki de Marmara'nın en güzel bir doğal turizm, spor, adrenalin ve huzur merkezi olacak Kartepe. Bunlar hepsi bir yerde olabilir mi? Olur tabii. Yani bir mahallemize gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz inanılmaz kuş sesleri, dere sesleri. Bir mahallemize gidiyorsunuz, adabelerle
geziyorsunuz, zipline atlıyorsunuz, motocross yapıyorsunuz, tırmanma yarışı yapıyorsunuz, yamaç paraşütü yapıyorsunuz, su kayağı yapıyorsunuz, kar kayağı yapıyorsunuz. Bitmiyor, yolu bitmiyor. Bir mahallemize gidiyorsunuz, bakıyorsunuz orada ticaret var. Bir mahallemize gidiyorsunuz, orada sanayi var. Bu bizim Nasıl için... yetiyorsunuz başkanım bu kadar alana? Yani Olaylarınız... şöyle çok güzel bir ekibimiz var. Gerçekten Kartepe Belediyesi'nin çalışma arkadaşlarımla birlikte hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyorum. Güzel bir ekibimiz var. Bize yukarıdan madden ve manen destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu şehrin milletvekilleriyle çok güzel bir uyumumuz vardır bizim. Yani konukların birçoğunu, tabii ben az önce mesela saymayayım, yani aklıma gelmiyor, unutuyorsunuz. Şu an Maşukiye'de muazzam bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Mesela bu kapalı spor salonu için Spor Toto üzerinden Spor Bakanımızın, buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir desteği var. Acusu mahallemizde belki de yani şu an daha başlamadı ama planlamasını yaptık, her şeyimiz hazır. Acusu mahallemizde 2000 metrekare belki de en güzel fitness salonlarından birini yapacağız. Yine çocuklarımız gidecek orada. Yaş skalası var mı? Yoksa nasıl? Yaş skalası var mı? Ya orada mesela fitness salonu, yaş skalası yok ama orada spor yapan gençlerimize öncelik vereceğiz ki çocuklarımızın sağlıklı gelişimi olsun. Spor kulüplerine destek veriyoruz. Hepsine nakdi destek vermeye çalışıyoruz. Malzeme desteği vermeye çalışıyoruz. Sayın Mevlüt Avra yayında bize hep teşekkür etti. Vallahi hep ihtiyaç duyduğumuzda hep yanımızda dedi. Ya şu kadarını söyleyeyim. Biz belediyeyiz. İnsan hayatına dokunan işler yaparız. Yani 3 tane çukur eksik kalsın. Benim çocuklarıma oradan 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon daha fazla para harcayayım. O nedenle bugün baktığınızda Kartepe'de spor yapan çocuk sayısı, spor kulübü sayısında inanılmaz bir artış var. Mesela okullarımıza verdiğimiz inanılmaz destek var. Bu da sadece geçen yıl okullarımızdaki öğrenci çocukların, sporcu çocukların bir noktadan bir noktaya taşınması için, bakın geçen yılın rakamlarından bahsediyorum. Araçlarımızın yaktığı mazot 5,5 milyon TL. Yani o kadar büyük bir destek vermeye, çocuklarımızı sportif başarıları olsun diye uçakla gönderiyorum diğer şehirlere. Çocuklar Diyarbakır'a, Erzurum'a, Antalya'ya, başka bir yere gideceklerse bu çocukların uçak biletlerini alıyorum. Hem havalimanını görsünler, uçakla tanışsınlar, seyahatin nasıl bir şey olduğunu anlasınlar ve riske girmesinler, riskli bir yolculuk yapmasınlar tabii. Dolayısıyla biz her şeyi insan odaklı ve özellikle genç sporcu odaklı bir çerçevede yönetmeye çalışıyoruz. Bunu onunla yapıyoruz. Yani milletvekillerimiz de gerçekten çok sahip çıkıyorlar. Ciddi destek sağlıyorlar bize. Yani 11 senedir bitmeyen bir köprümüz var mesela bundan 2 sene önce. Yine milletvekillerimizin aracılığıyla bu köprünün bitmesini sağladık. Bunlar çok önemli işler. Dolayısıyla bunun mutluluğu ve heyecanı içerisinde. Evet, yaşanılabilir artık üst düzey bir şehir oldu. Dolayısıyla ben dün de buraya geldim. Gün başında da buradaydım. Ben bir güreş spikeri olarak güreş severler hep iç içe olduğum için kendileriyle görüşme olanağımız oldu. Çok memnunlar. Ancak ben ekranlara başındaki değerli güreş severlerime eğer birazcık da hatırım varsa şunu söylemek isterim ki hakikaten Kartepe'de özellikle sportif anlamda ve geleneksel anlamda yapmış olduklarınız ben bildiğim için günü geldiğinde o çok değerli güreş spor severlerimizin de size sahip çıkacaklarını çok iyi eminim, inanıyorum bu doğrultuda sizin bir şans ve kazanım olduğunu bu coğrafyada, bu bölgede geleneksel anlamda ne kadar hassas olduğunuzu da bildiğim için dolayısıyla ben şahsım adına camiamına teşekkür etmek istiyorum. Son sözlerinizi alalım veda edelim. Bu ülke için kazanım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu milletle birlikte onu seven, ona güvenen ve onunla birlikte bu millete hizmet eden insanlarız. İsimlerin bir önemi yok. Onlar doğrusuna zaten sahip çıkarlar ama biz bu imkanları, az önce bahsettiğim konuların hepsi aslında bir noktada Cumhurbaşkanımıza çıkar. O nedenle ben size çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinize çok teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Cumhurbaşkanıma ve onun yakın çalışma arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Yani. Evet, bıkmadan, usanmadan. Aynen. Başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Başpehlivanlar final özelinde şu anda davet edildiler. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Yine siz ve sizin çalışma arkadaşlarınızla ve sizin aracılığınızla bizi izleyen değerli hemşehrilerimizi, güreş severleri Kartepe'ye davet ediyorum. Onları Kartepe'ye bekliyorum inşallah. İnşallah. Evet değerli güreş severler final özelinde anons yapıldı ama konuğumuz Kocaeli Kartepe'nin mimarı, gülen yüzlü ve mütevazı belediye başkanı Sayın Mustafa Kocaman'dı. Çok samimi ve içten açıklamalarında bulundu. Sizler de gördünüz. Ben de hep söylüyorum böyle değerli büyüklerimizin ülke sahtında çoğalmasını arzu edenlerdenim. Geleneksel anlamda. Bir kez daha teşekkür ediyorum ve Sayın Başkanımızı protokole uğurluyoruz. Teşekkür ediyorum.
Evet, büyük orta ve başaltı finalleri sahada, çayırda baş pehlivanlık finali kaldı değerli güreş severler. Arka kadrajda evet başaltı boyunda Yunus Emre Akman Abdülrefik Öner'i mağlup ederek başaltı birincisi oldu değerli güreş severler. Kablolara değmesin, tamam mı? Al kutuyu. Kutuyu al. Hayır hayır, kutuyu al, gel de al. Evet değerli güreş severler, Kocaeli Kartepe Ergeleci İbrahim Er Meydanı'nda başaltı finali nihayete erdi. Tarihi Kırkpınar'da bir orta şampiyonu olan Yunus Emre Yaman, ustası ve abisi Abdülrefik Öner'i mağlup ederek birinci oldu. Ben dilersen önce ustanla başlayayım. Abdülrefik genç çırağına final yaptı. Değildir. Çırağım zaten Kırkpınar'da final yaptı. Bu sene çok iyiydi. Formunu daha aynı şekilde devam ettiriyor. Baş altında da ustasının en iddialı olduğunu göstermiş oldu. Ne görüyorsun buradaki potansiyeli? Sen de kim yaptın? Er Meydanı'nda başaltı önemli. Ali Kırkpınar başaltı mıydı? Ben Yunus Emre Akman'ı hazır baş pehlivan olarak görüyorum. Allah'ın izniyle bu şekilde devam ederse de zaten söylenecek bir şey yok. Boy, poz, her şey Allah vermiş. Allah'ın izniyle baş pehlivan olacağına inanıyorum. Bundan sonra da başarılar diyorum Çırağım'a. İnşallah baş pehlivan olmayı nasip olur. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız hakkında birkaç cümle alabilirim. Gölcük Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Her türlü desteği bizlerden etkileyemiyor. Her istediğimizi, her türlü desteğimi veriyor bize. Desteklerin, vermiş olduğu destekleri de biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sene büyük ortada final çıkardık. 2 tane derecemiz oldu. İnşallah daha çoklarını yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yunus Emre Akman, tebrik ediyorum. Bırakmadan birinci olmaya, zirvede olmaya devam ediyorsun. Bu artık baş pehlivanlara bir gözdağı niteliğinde diyebilirim. Valla öyle diyebiliriz Recep Ustam. Bugün her meydanımızda çok teşekkür ediyorum. Herkes diyebiliriz tabii ki. Çok çalışıyoruz. İnşallah da devamımızı Bunlarla birlikte oldum. Artık yapmak yok. İkinci dünya hedefim artık baş altında antrenmanlara devam, başa çıkana kadar. Kesinlikle. Valla ekibimiz çok iyi. Refik abimle, Şuraya Murat abimle çok iyi sağlık çalışıyoruz. Yani bu en büyük temel zaten belediye başkanı olmak için. Ardından değerli abim Muharrem Sağlam. Evet değerli güreşçiler, bir tarafta Yunus Emre Yaman, bir tarafta Abdülrefik Öner'le yapmış olduğumuz röportajın sonuna geldi. İkinci baş pehlivanların selamatlamasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yine Serik güreşleri ağımız Veli Demir otomotivlerinin sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Aslı Nesli Antalya Merkez Dur Aliler Mahallesi. Alkışlıyorum. Yusuf Can Zeybek Antalya. Başpehlivanlık final müsabakası. Tarihi Kırkpınar Meydan Başhekimi, Kocaeli'mizin gururu, medeni iftiharı, milli hakem Sayın Olgay İnce Hocam yapacaktır arzulu. Değerli güreşseverler, mutfağın arkasındaki gizli kahramanlar var. Gizli kahramanlar. İşte Kartepe'mize Tarihi Kırkpınar'da minik boyundan baş pehlivanlığa kadar altın madalyalar armağan etti. Şu anda Kartepe belediyemizde görev yapıyor. Bu arada çok değerli büyüğüm Alanya'dan, Gökbel'den Mehmet Bossi yayınlar diliyor. 13 Ağustos'ta Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel himayelerinde Kırkpınar'ın
altın kemer kuşanan tüm baş pehlivanlarını Alanya Gökbey Yaylası'nda kol bağlayıp güreş tutturacak diyor Mehmet Boz abimiz Kestelli. Kucak dolusu sevgiler yolluyor değerli büyüğüm. İnşallah Koza TV olarak da orada olacağız. Ekin Türk TV ile birlikte. Dilerim Allah'tan rahmetiniz, bereketiniz yolla. Biz sizlere veda ederken baş pehlivanlara son kez kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreşte onlardan. Ustamız Pele Usta gözlerini yummadan evvel ustamız da yanımızdaydı. Bana 300 minareyi vasiyet etti. Ben de son kez burada baş pehlivanları salmadan evvel bir 300 minare yapalım diyorum. Şöyle eskiyi bir yad edelim. Gün oldu Aliço, gün oldu Mümin, Okyanus'ta Yusuf, Karada Emin. Beklerken katrancıyı Karahmet'im, Pirler Hanesi'nden çıka geldi. Kurt Dereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet. Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Nakkaş, Karaybo, Karahmet. Allah'ım, Rabbim selamımı, Fatiha'mı onlara ilet. 300 minareden ezan seslerini yoksa 40 davulun sesi midir gelen? Kartepe, er meydanı kaynıyor. Adalı mıdır eğlenen? Hey! Bre Ergeneci! Bre Pere Mehmet! Uyuyor musun? Çırağın balıkçı Sebo! Ustam Şükrü Kayabaş! Baş planını çalıyor. Duymuyor musun? Söylediğiniz sözlere birkaç kelime ekleriz. Allah izin verirse seneye tekrar sizleri Kartepe Er Meydanı'nda bekleriz. Allah Allah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlara dualarla alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah devam etsin. Haydi aslanlar, Allah devam etsin. Evet baş pehlivanlar bugün son kez Allah'ın nidalarıyla finalde salavatlandılar ve huzur peşrevindeler. Evet, büyük orta pehlivanları. Birinci, ikinci, üçüncüler. Kürsüye geçin arkadaşlar. Evet, büyük orta. Ardından baş altta. Haydi arkadaşlar. Yusuf Can Zeybek ekranlarda. Türkiye adı güreşinin Mike Tyson'ı sağlı sollu Kasnakçı Paşa güreşlerini yapabilen ender baş pehlivan. Muhammed Emin. Adalet Ünlü Kürsüsü'ne gidiyoruz Muhammed Emin. İlhan Çetin, Liva Çetin, Orhan Çetin. Altın çocuk Yusuf Can Zeybek'e başarı dileklerinde bulunuyorlar. Evet Mustafa Kocaman ekranlarda. Kocaeli Kartepe Belediye Başkanı. Geçin arkadaşlar. Hadi. Tamam. Büyük ortada dereceyi yapmayı olanlarımızın Allah'larını vermek üzere. Kartepe'ye Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın
başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, baş aşağı benim alıyorum. Birinci, ikinci, üçüncüler arkadaşlar gelin alalım. Final mücadelesi başladı değerli güreş severler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Yusufcan Zeybek ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren kapışması. Koza TV ve Ekin TV ortak canlı yayında birlikteyiz. Tekrar ediyorum, 19 Temmuz Çarşamba günü Samsun Alaçam Ziraat Odası düzenlemiş olduğu yağlı pehlivan güreşlerinde olacağız. Hasan Ergin değerli dostum koordine edecek. Yine güreşin kalbi Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızda olacağız. Hemen 3 gün sonra da Ordu Aybastı yağlı pehlivan güreşleri CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabında birlikte olacağız değerli güreş severler. Gebze'den Ahmet Yılmaz, Yusufcan Zeybek'in hakkıyla baş pehlivan olduğunu Kırkpınar'da bugün ispatladı demiş. Güzel bir tespit. Cevdet Çatak bugünün en güzel kapışması Enes Doğan ve Hüseyin Gümüşalan güreşiydi bence demiş. Katılıyorum nispeten. Bakalım final bizleri neler bekliyor. Şerafettin Acar. Selamlar, iyi yayınlar demiş değerli güreş sevdalımız. Serkan Emir, Erol Gülter, Haydi Ertuğrul demiş iki güreş severimiz de. Bursa'dan Erdal Ugun değerli meslektaşım, kazanan Türk güreşi olsun demiş. İbrahim Avcı Ordu'dan, Yusufcan çok formda demiş. Hakikaten çok formda. Bu yıl çok zor yenilir bu adam. Bu çocuk bu yıl bambaşka. Kırkpınar öncesi neden bu kadar iyi değildi sorusu aklınıza gelebilir. Bence iyiydi ama hep zorlu rakiplerle çarpıydı. Form grafiğini de Kırkpınar'a göre belirledi. Zaten CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde son 32'de olacağı aşikar. Onun hedefi Kırkpınar'dı. Bunu da ispatladı. Bu arada benim için çok özel bir mesaj geldi. Koza TV Genel Yayın
yönetmenim Umut Düzer iyi yayınlar diliyor. Güzel bir final olsun. Hak eden kazansın. Yönetmenimiz Fatih Bedir'e de, teknik ekibe de, tüm Koza TV güreşsever izleyicilerine de selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum demiş Umut Düzer. Genç bir isim ama inanılmaz donanımlı. Ben birçok genel yayın yönetmeniyle de çalıştım. Kalbi kurumu için atan, çalışanlarının maaşlarını bir gün bile geciktirmeyen, kanal yönetimiyle çalışanlar için hep köprü olan, güreşsever, spor sever ve kanalda ana haber bültenleri, tüm haber bültenlerinde, tüm haberlerde birebir istişarelerde bulunan çok zengin bir kimliğe sahip Umut Düzer. Tabii ki onu bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli büyüğümüz Sayın Zeydan Karalar, ona genç yaşında inanmış olmasının, güvenmiş olmasının ve onu bu yolda yüreklendirmiş olmasının avantajlarını da bizler yaşıyoruz. Umut Düzer'e kucak dolusu sevgiler yolluyorum Kocaeli Kartepe'den. Ayrıca misafirperverliği için de 2 hafta önce bizi ağırladı, misafir etti. Bu arada tek daldı. İnanılmaz. Öyle bir tek daldı ki 130 kiloluk Ertuğrul Zadegün'ü adeta biraz gökyüzüne doğru yükseltti, sonra toparlandı Ertuğrul Zadegün. O da nereden geldi diye şu anda şaşkın şaşkın etrafa bakıyor. Size söylemiştim final öncesi, bu adam acayip adam. Sağlı sollu kasnaklı paça, sağlı sollu tek dalışları. Çok özel bir başpehlivan Yusuf Can Zeybek. Çok. Dış kasnakta. Toparlanmak istiyor Ertuğrul Dağdeviren. O da dış kasnakta kavramış, toparlanmak istedi. Mücadele ayakta devam edecek. Bahçelere gül lazım, güle bülbül lazım. Kartepe meydanında kıran ötünen müsabakası yapan Ataspor'un yiğitlerine bakın bir anda inanılır gibi geliyor. 30 kiloluk bir baş pehlivanı böyle yerden kesmek kolay değil. Şahali Sarıca iyi yayınlar demiş Korkut elinden. Hamdi Sarıca'nın muhtemel akrabalarındasın Korkut Eli güreş ağamızın. Kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Ömer Yörü'ye de kucak dolu sevgiler. Bu arada Kaan Düz Kazmacı, Umut Yüzer'den çok güzel bahsettin. Tanımıyorum ama işini iyi yapana saygım var demiş. Tabii ki ona inananların da rolü büyük demiş. Tabii ki yani söyledim bunu. Koza TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz da çok inanıyor kendisine. İnanmak, güvenmek çok çok önemli. Herkes her yere yetemeyebilir. Herkesin alanı farklı. Baş pehlivanlar finali güreşirken cazgırlarımız artık bugün için son baş pehlivan anonsunu yapma görevi kaldı. Ama bugün birçok güreşseverimize mesaj geldi. Hem Şükrü Kayabaş, hem Sebahattin Erdoğan, hem de Salih Bozan özelinde övgü dolu mesajlar geldi. Bu da bizi gururlandırıyor. Ayrıca Salih Bozan'ı çok severim çünkü güreşlik altyapısından yetişmiş. Hem eski bir pehlivan, benim gibi sırtımız yerden kalkmazdı ama şimdi de hizmet ediyoruz güreşe. Murat Karabacak, yayında emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık demiş. Tabii ki EBR Yapım prodüktörlüğünde Fatih Bedir, bu işin yükünü omuzlayan, hakikaten tam bir güreş emekçisi diyebilirim. Birçok alanda
yer almasına rağmen güreş onun gönlünde ayrı. Tüm ekibiyle buraya odaklanmış, güreşe odaklanmış. Sivri Enerji Türkiye'yi aldı, güreş liginde olsun, yerel ve mahalli güreşlerde olsun. Bir kez daha tek daldı Yusufcan Zeybek. Ama kurtardı. Tüm organizasyonları severek takip ediyor. Bu arada tek daldı, yine boşluğa düşürdü. Üçüncü kez denedi. Arka arkaya. Abi 75 yaşında babam Eyüp Açıkgöz bütün güreşleri Kozat TV'den gözü kırpmadan izliyor demiş. Yuba kasabamızda Enes Doğan'a selamlar demiş Süleyman Açıkgöz. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Baban Eyüp Açıkgöz'ün. Yan kazık, paça kazıktan yaydıracak. Kol bastından dolanmak istiyor Ertuğrul Dağdeviren. Yaydırdı. Dış kazık yan paçada, sağ ayağına da araya kadar girdi. Yağlı güreş tabiriyle oradan butladı. İç kazığa doğru yönelecek mi? Oradan çevirmesi çok zor, yumuşak. Çünkü fiziğe sahip Ertuğrul Dağdeviren. İç sarmayı da taktı. Karşı tarafa gerdanlama yaparsa aktarabilir diyecektim ve gerdanlamaya doğru yöneldi. Açıyı da iyi kapattı Ertuğrul Dağdeviren. İç kazığa yönelecek mi bakalım. Her şey çözülme noktası orası. Değerli güreş severler, dış kazıktan yaydırmak, açmak çok zor Ertuğrul Dağdeviren'i. İç kazığa bakalım, bir hamlesi olacak mı? Bu arada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek, yakışıklı oğlum gözlerinden öpüyorum, tüm pehlivanlara başarılar diliyorum demiş. Yusuf Canoğlu'ma da başarılar diliyorum demiş. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya Güreş'in babası Muhittin Böcek şu anda canlı yayında izliyor ve Yusufcan Zeybek iç paçada, dış kasnakta yumuşak baş pehlivan, fiziksel olarak çok yumuşak. Ertuğrul Dağdeviren oradan normalde başka biri olsa çevirebilirdi. Ama bunu denedi, en azından ikinci ya da üçüncü hamlesinde sonuca gidebilir. Muhittin Böcek, değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yakışıklı oğlum diyor Yusufcan Zeybek için. Hakikaten tertemiz yüreği var Yusufcan Zeybek'in. Çok mütevazi, çok alçak gönüllü. Hani pehlivanlık cümlesi var ya, ete kemiğe bürünmüş hali Yusufcan Zeybek'in. Ertuğrul Dağdeviren de aynı şekilde. İsmail Koç, aklıma gelen isimleri size sayıyorum. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, adeta su gibiler. Tek kelimeyle hepsine yürekten, gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Atakonumuzu çok iyi temsil ediyorlar. Gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya çalışıyorlar. Gerçek yiğitlerimiz, kahramanlarımız. Sağlı sollu dalışları söz konusu. Yusufcan Zeybek'in Köyceğiz'de Faruk Güngör iyi yayınlar diliyor. Yusuf Taş'tan iyi yayınlar demiş. Değerli büyüğüme kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Kaan Kızılkaya, Kocaeli'de Defkar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı. Nerede bir pehlivanın cemiyeti varsa orada, nerede bir pehlivanın cenazesi varsa, kötü gününde de iyi gününde de bütün pehlivanların yanında. Bir anda tek daldı. Dış kasnakta dağıtmak istedi. İki pehlivan da birbirini açabilirdi. Kaan Kızılkaya, kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Bize de her yıl katkı sağlıyor. Ulaşım noktasında bir sıkıntınız oldu mu beni arayın diyor. Sağ olsun bize can simidi olarak yetişiyor Kaan Kızılkaya. Kocaeli'nin genç iş adamlarından. Güreş aşığı, güreş sevdalısı. Yaptığı hayırları da söyletmiyor. O da Allah'la bizim aramızda kalsın diyor.
Çok değerli büyüme, kucak dolu sevgiler yolluyorum Kaan Kızılkaya'ya. Çok temiz bir final izlediğimizi söyleyebilirim değerli güreş severler. Elense yok açıktan, tırpan yok açıktan, art niyet yok, sertlik yok. Tamamen güreşin içerisinde derken elense geldi ama güreşin içerisinde var olan şekilde açıktan elense vurmadı Ertuğrul. Bunu da belirteyim. Ceyhun Atik iyi yayınlar demiş. Yüreğinize sağlık pehlivanlara. Başarılar demiş. Kocaeli Körfez'den bir kez daha tek kaldı. Arka arkaya ardı ardına dalışlar. Ama sonuca bir türlü yansıtamadı. Bakalım bunun arayışı içerisinde. Yusufcan Zeybek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı. Değerli kardeşim. Dış kazık Yanpaşa'dan bir kez daha yaydırdı. Yine araya girdi. Sağ ayağını yine takacak büyük olasılıkla. Hemen dış kasnakla aparatını aldı Ertuğrul Dağdeviren. Sağ ayağı sarmayı taktı. Yusufcan Zeybek gerdanlama arayışı içerisinde. Dış kasnaktan toparlanıyor Ertuğrul Dağdeviren. Kepsut'tan İbrahim abim iyi yayınlar diliyor. Karşıya sarmadan aktarmak istiyor ama güçlü ve yumuşak fiziğini iyi değerlendiriyor. İç paça uzandı. Dış kasnakta iç kasnağa doğru yönelmesi lazım Ertuğrul çevirebilmek için. Şu anda iç paçada çok güçlü. Sol eliyle de gerdanlama yaparsa belki açabilir. Buradan dış kasnaktan aktarmak çok zor. Ne kadar esnek olduğunu görüyorsunuz değil mi değerli güreş severler? Ertuğrul Dağdeviren bakın inanılır gibi değil. Bir kez daha toparlandı. Ayağı doladı şöyle kalkmak istedi ama dış kasnakta bekliyor. Bir anda dış kasnakta kündeye doğru döndü Ertuğrul Dağdeviren. Toparlanmak istiyor. Yine kündede. Kılçık pozisyonunda Yusufcan Zeybek. Ertuğrul Dağdeviren Yusufcan Zeybek derken kılçık oyunuyla Yusufcan Zeybek. Ertuğrul Dağdeviren'i oyun yapmak istediği birçok oyunu boşa çıkardı. Ama oyun yapmak isteyen, künde atmak isteyen Ertuğrul Dağdeviren'e kılçık oyunuyla karşılık verdi. Ve baş pehlivanla uzandı Ertuğrul Dağdeviren'i yenen Yusufcan Zeybek. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Bakın künde atmak isterken net bir kılçık oyunuyla net bir galibiyetle baş pehlivanlığa uzandı Yusufcan Zeybek. Büyümeye, yükselmeye devam ederken pehlivanlık karakterinden de hiç ödün vermiyor. Elini öpüyorsunun çok örnek bir sporcu, örnek bir baş pehlivan. İnanın onu anlatmak büyük bir keyif, büyük bir heyecan ama yapmış olduğu bakın o davranışlar ben çok net bir dille ifade edebilirim ki güreş sever kitlesini çok büyük bir yelpazede büyütüyor bu çocuk. Allah nazarlardan korusun. Maşallah, barakallah. Yusufcan büyüdükçe küçülüyor, güçlendikçe o gönül naifliğini sergilemekten hiç kaçınmıyor. Örnek oluyor. Helal olsun tek kelimeyle.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gülşen Pehlivanı Yusuf Can Seydi birinci olmuştur. Evet, pehlivanlarımızı kürsüye alıyoruz. Değerli başkanlarımız, başkan yardımcılarımızı, şu an hemen kürsülerine davet ediyorlar. Başkanlarımız. Hadi iyi akşamlar. Çok iyi. Hastacığım geçmiş olsun. Hangisini aldı? Kartal Belediye Başkanımız, Kartal Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman, pehlivanlarımıza madalyalarını takıyorlar. Tarihçiler 2013-2017 yılları başlıyor. Bu yılın tarihçiler başlıyor. Bu istikbal ve ahanlı şimdi. Yine Muratpaşa Belediyesi'nin pehlivanı, avukat Büyük Mustafa'nın pehlivanı, tarihçi Kınar Başaklı birincisi, Enes Doğan üçüncü. Evet, üçüncü kupalarını pehlivanlar. Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman, takdim ediyorlar. Enes Doğan pehlivanımıza başkanımız takdim ediyorlar. Yine güneş yapmayı takdim ediyorlar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman pehlivanı, Ertuğrul Dağdeviren'e kupalarını ve madalyalarını takdim ediyorlar. Mustafa Kocaman başkanımız. Baş pehlivan birincisi Yusufcan Zeybi, ayrıca belediye başkanımız Sayın Mustafa Kocaman 15 adet çeyrek altınla da özel ödülle ödüllendiriyor. Bugün Kartal 17. Geleneksel Kartal Ergenlik Camialı Pehlivan Güreşleri'nde madalyalar birincisi oldu. Başpehlivanlık kutluğunu arkadaşlar elleri havaya kaldırıyoruz. Evet, başkanımızın başpehlivan birincisi 15 tane çeyrek altın aldı. Armağanlarını takdim ediyorlar. Başkanım. Evet. İkinciye 5 tane Ertuğrul'a. Ertuğrul Dağdeviren'e 5 tane çeyrek altın. Evet, 15 adet birinciye, 5 adet ikinciye, üçüncülere de 3'er adet çeyrek altınla ödüllendiriyor Mustafa Kocaman. Değerli Başkanım Sayın Mustafa Kocaman altın armağanlarını takdim ettiler başpehlivanlarımızdan. Evet, altın kemerini takdim ediyor. Başpehlivan Sayın Mustafa Usta gel beraber. Evet, ön tarafa geçelim. Çanakkale Maydos 17. Geleneksel Kartepe Ergeneci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri bitti Faydos. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. 2024 yılında 18. Geleneksel Kartepe Ergeneci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun efendim. Hadi gel çıkalım. Hadi oradan çıkış. Buradan var. Oradan da çıkarsın. Buradan da sorun yok. Güreşiyorum bunu Ekrem abi. Hangisinde? Bu birinciyi mi diyor? Hemen. Güreşçi. Geç tabii. Arada dayanır. Geç. Arada çalışıyor ondan şu an var. Tamam. Murat. Bak röportaj mı var? Röportaj geliyordun oğlum dedim. Vay. Ben onu dün sintili yere getirdim diye. Hadi o. Tamam sen götür bu balığı ya.
Evet, birazdan kapanışı yapacağız. Yusufcan Zeybek yanımıza gelecek. Güreş bitti. Allah yardımcınız olsun. Dönüşte alırsın bizi. Yetiş, antiye geçiyoruz. Geçiyoruz antiye abi. Tamam, ben Muharrem abi. Şuradayız. Tamam. Hayır, ben bir bakayım mı? Daha görüşürüz. Evet, birazdan kapanışı yapacağız. Yusufcan Zeybek'le. Biz de bekliyoruz. Yusuf! Yusuf çok bekledik. Orada şey var mı? Yusuf çok bekledik Yusuf. Evet, Yusufcan Zeybek şu anda kapanış için yanımıza geliyor. Güreş severler de takım arkadaşları yanında. Şu anda canlı yayınımız bitsin. Hatıra fotoğrafı yine çekebilirsiniz. Mustafa Bayram seni de alalım. Yusuf şöyle alalım seni. Batu seni de alalım. Takım arkadaşlarını da alalım. Çünkü onlarda gerçekten çok büyük emek var. Bir gün boyu seni anlattık. Tebrik ediyoruz Yusuf. Ama güreş severlerin şu atmış oldukları mesajları dile getirmek istiyorum. Büyürken küçülüyorsun. Mütevaziliğin ve örnek davranışın genç güreş kardeşlerime ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Ben buradan başlayıp daha sonra şampiyonluğuna geliyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Büyürken küçülmek lazım. Böyle gördük. İnşallah böyle yetiştireceğiz. Evlatlarım da, kendi çocuğumu da böyle yetiştireceğim. Mutluyum böyle olmaktan ama tabii şöyle bir şey var. Bazen biz röportaj etmekten, ben fotoğraf çekilmekten biraz kaçınıyorum. Maç önü biraz... Profesyonelliğin giri. Ya bu mental olarak. Benim mental olarak kendi şeyim. Yani çünkü dikkatimi dağıtıyor, şeyimi bozuyor yani, dikkatimi bozuyor yani, motive olamıyorum güreşe. Tabii güreşten sonra yapalım. Güreş bittikten sonra TRT ailesinin de bütün kameraman hepsine de
özür diledim. Zaten onlar da beni sonra anlayışlı karşıladı. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Muhittin Böcek değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı mesaj yolladı. Göz bebeğim dedi, yakışıklı oğluma başarılar diliyorum. Tüm pehlivanları da gözlerinden öpüyorum dedi. Her gün yanınızda olan, her daim yanınızda olan bir belediye başkanı avantajları da var mutlaka. Neler söylemek istersin Sayın Muhittin Böcek özelliğinde? Başkanımızdan Allah razı olsun. Yani güreşi gönülden ve kalpten seviyor. Yani bizi her zaman, her yerde arkamızda, maddi olsun, manevi olsun, zor günümüzde, iyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman arkamızda duruyor. Allah ondan razı olsun gerçekten. Güreşi Antalya'ya en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyor. Yani çok teşekkür ederim başkanıma. Buradan onun ellerinden öpüyorum. Çok sağ olsun başkanım. Evet, bugün de zirvedesin. Şimdi tarih edine Kırkpınar'da baş pehlivan oldun ve üzerindeki sorumluluk biraz daha fazla. Nedir bu? Altın kemeri bütün sezon boyunca ve Kırkpınar'a kadar onu taşımak durumundasın. Rakiplerin seni yenmek isteyecek, sen ünvanını korumak isteyeceksin. Dolayısıyla bu ağırlığı ve bu baskıyı kaldırabileceğine inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki de. Altın kemer aldık ama biz bir tık daha iyi olacağız artık. Çünkü bütün baş pehlivanlar altın kemerli baş pehlivanı yenmek isteyecek. Elimizden geleni yapacağız. Yani kemeri taşıyabilmek için inşallah en güzel şekilde taşımayı umuyorum. Tabii 3 sene üst üste alıp ebedi sahibi olmak istiyoruz bu kemeri. Çok sağ olun. Evet, değerli güreş severler, artık yavaş yavaş yerimizin sonuna geldik. Mustafa Başdemir, sana teşekkür ediyoruz. Bu kadar büyük yıldızları bir araya getirmek kolay değildi. Birkaç cümle alıp veda edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Burada ter döken bütün güreşçi arkadaşlarımıza, çıraklarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Evet, buradan ben Veli Demir'e de bir selam yollamak ister misin değerli Buradan ağam, biz yörüklükte ağa değil de biraz beylik öndedir. Buradan Veli Bey'ime çok çok teşekkür ederim bana vermiş olduğu maddi, manevi ve en çok psikolojik desteğinden. Allah razı olsun ondan. Çok teşekkür ederim kendisine. Evet, bizlere de teşekkür ediyoruz değerli Veli Demir abimize. Değerli güreş severler, bugün için Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın artık bugün sonuna geldik. 19 Temmuz Çarşamba günü Samsun Ziraat Odası'nın düzenlemiş olduğu Alaçam Geyik Koşan Yağlı Pehlivan güreşlerinde olacağız. Ve hemen haftasında da Pazar günü CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı olan Ordu Aybastı Er Meydanı'nda olacağız. Sana orada da başarılar diliyoruz. Çok yorgunsun belli ki. Mustafa Batu yol arkadaşların da burada. Gizli kahramanlar değil mi onlar? Aynen. Allah onlardan da razı olsun. Her zaman arkamda durdular. Sen iyisin dediler. Sezonun başında biraz şey olduk ama bizim hedefimiz tabii Kırkpınar güreşleriydi. Allah hepsine razı olsun. Mustafa Batu'yu da ekranlara getirmeni isterim. Onlar hakikaten Batu olsun. ekip arkadaşı ruhu aynen, taşıyorsun. aynen. Allah razı olsun ondan, kendilerinden. Her zaman destekler. Başkanım Hasan Başkanımız olsun. Yani koordinatörümüz Ufuk hocamız olsun. Ercan hocamız olsun. Ustam Recep Üstündağ, Mustafa Batu kardeşim gibi. Çıraklarım İbrahim'le İsmail'e de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Allah onlara razı olsun. Ercan'ı unuttun benim devrem. Söyledin mi? Söyledim. Ercan Ustam dedim. Tamam, Ercan Demir'e. Aynen, o Ercan Demir Ustam'a da çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun Yusufcan Zeybek. Çünkü son 10 yılda damganı vuracağım ve başarıdan öte senin efendiliğin ve mütevazinin konuşulacak. Bu çok önemli bir misyonun var şu anda. Güreş sever kitlen oldukça çok büyüdü. Bir sorumluluğun var. Bunu da umarım taşıyabilirsin. İnşallah. Biz büyüdük süre küçüleceğiz. İnşallah bu yolda devam edeceğiz. Evet. Değerli güreş severler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına Çarşamba günü Samsun'da Alaçam'da buluşma günleri. Hoşça kalın, dostça kalın. Güreşin kalbi Koza TV ekranında kalın. Allah'a ısmarladık. Bizi izlemeye devam edin.